İyi pazarlar. Evet. Bir saatlik gecikmeyle geldim dostlar. Öncelikle kocaman bir özür ve sabrınız için teşekkürler. Yeni bir yayın platformu denemeye çalışıyorum. Biraz onunla boğuştum, inat ettim. Bu nedenle geciktim. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Temel sıkıntıları şu an çözdüğüm gibi en azından yayına geldim ama sonrasını bilemiyorum. Belki yeniden eskiye dönüş olacak. Evet, tekrardan hoş geldiniz ve iyi pazarlar. İva Dünya Turu 2025'in bir başka bölümünde birlikteyiz. Bugün Afrika ve Orta Doğu'nun kalbinden geçen iki bacaklık dinamik bir operasyon gerçekleştireceğiz. Hem coğrafya değişecek hem de hava sahalarının karakteri tamamen farklılaşıyor. Ve şu an Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Zvartnos Uluslararası Havalimanı'ndayız. Ve gördüğünüz üzere görüş şartları oldukça düşük. Lav IFR. Evet Erden Kaptanım. Sizin en sevdiğiniz hava. Ne mutlu. Harika. Bu bölümde ayrı Air Cargo renklerinde Polis A320 Neo ile uçuyoruz dostlar ve şu an uçağımız 4 numaralı park pozisyonunda bizleri bekliyor. Teknik aksaklıklardan dolayı 1 saat, 1,5 saatlik bir rotarla kalkış yapacağız. Biz değerli yolcularımızdan özür dileriz. Ancak güvenliği sağlamadan, teknik problemleri gidermeden kalkış yapmamız da mümkün değildi. Önce güvenlik. Kuyruk numaramız Sierra Uniform, Bravo Uniform Tango. Genç bir kuş bize eşlik edecek bugün dostlar. CFM Lig motorları uçağımızın kalbini oluşturuyor. Güçlü yapısı ve orta menzil görevlerde gerçekten harika performans sunan bir motor. İlk bacakta Yerevan'dan kalkıp Mısır'ın kalbi Kahire'ye doğru ilerleyeceğiz. Ardından ikinci bacakta Afrika'ya geçiyor. Kahire'den Uganda'nın eşsiz göl kıyısı şehri Entebbe'ye doğru seyahatimize devam edeceğiz. Uzun bir yol bizi bekler. Ve harika bir meteorolojik koşulla karşı karşıyayız ki Afrika'ya gittiğimizde de açık hava, belki tropikal bir koşul bizi bekleyecek. Hazırsanız dostlar kokpite geçelim ve bugünkü serüveni başlatalım. Evet, muhteşem. Şimdi kokpite geçtiğimiz için burada bir realistik damage rain efekti biraz artıralım. Böyle yağmurun camlara vuruşunu daha iyi hissedelim dostlar. Hemen uçağımızda şu an ground power bağlı. Nav light, spell sense, awesome looking hepsi açık durumda. Hemen bir fire check yapalım. Sonra devam edelim. Evet, up fire. Engine 1 fire test. Engine 1 fire test. Check. Engine 2 fire check. Engine 2 fire check. Evet, motor testlerimizi tamamladık. Ground power bağlı. Şuradan hemen kısaca uçuşla ilgili bir minik briefing vereyim dostlar. Evet dostlar. Uniform Delta Yankee Zulu Yerevan'daki görevimiz ve başlıyoruz. Zvartnos Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştireceğiz. Kafkasya'nın en eski ve görece yoğun havalimanlarından bir tanesi. Dağlık arazilerle çevrili. Tabii ki yaklaşma ve ayrılış prosedürlerine dikkat etmek lazım ki inşallah şu önemli benim için. Kalkışta sol tarafımıza Ağrı Dağı'nı alacağız. Ermenilerin deyimiyle Ararat ve İngilizcesi. Ağrı Dağı'nı alacağız ve gerçekten çok harika bir görüntü. Böyle keyiflendirici, ilham verici bir manzara bizi karşılayabilir. Dilerim o manzarayı hep birlikte
yaşarız. Sabah saatlerinde uçuyoruz şu an. Hatta öğlen oluyor aslında Ermenistan'da. UTC artı 4 diliminde Ermenistan. İlk bacağımızda tabii kalkışı takiben Türkiye hava sahasına gireceğiz hemen kısa bir süre sonra ve Sivas üzerinden burnumuzu güneye çevirip Vesar'dan çıkışı alıp Türk hava sahasından Vesar'dan çıkışı alıp Kıbrıs hava sahasına giriyoruz ve Kıbrıs hava sahasından devam edip daha sonra Mısır hava sahasına girip tekrardan girip alçalmaya başlıyoruz. Yani önce batı istikametine gidip sonra yüzümüzü güneye dönüp Kahire'ye doğru akacağız. Uçağımızı şöyle uzun tandına getirelim. Test dostlar. 4 numaralı park pozisyonundayız. Buradan operasyonel uçuş planımıza bakalım. Step climb'lar bizi bekler. Cost indeksimiz 60 olacak. Kalkış ağırlığımız yaklaşık 68.8 ton. Önce 380'a, ev kitle 390, sonra vesaire 380, sonra tekrar 390 şeklinde step clamp'lar bizleri bekler. Yakıtımıza baktığımızda dostlar 11 ton yakıt yükleyeceğiz. Alternatif hava limanlarımız Alexandra ile Luxor olacak bugün. En route alternatif havalimanımız da Ercan olacak. Şimdi bu bilgiler burada dursun. Biz şöyle yapalım dostlar. Initialize sayfasına gelip uçuş planımızı yükleyelim. Initialize request flight plan data link in progress. Flight planı alalım. Evet. Alternatifimiz şurada tabii çift alternatifimiz var ama aktif yüklenen Luxor Uluslararası Havalimanı. İkinci alternatifimiz Alexandria. En route alternatifimiz de Ercan olduğunu unutmayalım. 380'da olacak uçuşumuz. Temperature eksi 56. Ground temperature 9 derece gösterir ama şu an hemen okuyorum buradan. 3 derece olarak bunu düzeltelim dostlar. Planı ekrana geldi. IRS zaten initialize olmuştu. IRS 1, 2, 3 hepsi tamamdır. Wind'i alalım. Wind request yapalım. Ergün kaptanım günaydınlar. 1 saatlik bir rotaramız oldu. Teknik sıkıntılar. Son 1 numaralı motorda küçük bir arıza vardı. Onun giderilmesini bekledik. Onu giderdik ve tekrardan geldik aynen. Hikayemiz de böyle olsun dostlar izninizle. Troposferimiz 38.480 olacak. Trip time'ımız 2 saat 44 dakika verdi. Route serimiz %60. Alternate time 29 dakika. Final time 30 dakika. Extra time negatif. Şuradan flight plan'a tekrardan akalım. Erhan kaptanım hoş geldin. Yeni bir turdayız. Şuradan wait and balance'a gidip set to current yapalım. Take off performance'a gidelim. Şimdi burada tabii 8 var çünkü FMC'de seçmedik ama şöyle yapalım. MCDU menüden, Atsu'dan, Airline Operation Center'dan metallarımızı alalım dostlar. Metal Receive Messages. Buradan UDYZ bakalım. 078'den son almışız. Saat zaten kaç? 8:11. Çok yeni metarımız. 280'den 2 knot. Bu da 26 numaralı pisti kalkış için müsait duruma getiriyor ki gerçek dünyada dostlar inişler rüzgarın müsaitliğinden dolayı ve tabii ki herhalde runway occupancy time'ı en aşağı düşürüp kalkışları efektif yapmak adına şu an gerçek dünyada inişler 8 numaralı pistten, kalkışlar 26 numaralı pistten operasyon yapılıyor. Flight Radar'dan öyle gördüm. Evet, 26 numaralı pistten kalkacağız. Ayrılış prosedürümüz Indur 3 Eco olacak dostlar. Indur 3 Eco. Mevcut meteorolojik koşula göre şuradan bakalım. Mısır'da rüzgar 190'dan 14 knot. Bu da bizi 2-3 merkez pistine götürecek. Transition'ında Charlie Victor Oscar Cairo Viovar'dan yapacağız.
Bu durumda şuradan gelin hep birlikte şu uçuş planına bakalım. Bir discontinuity var mı yok mu? Evet. Zaten bakın rota üzerinde step climb noktaları, descent noktası. Hepsini evet, şurada mesela Evclik'te step climb'lar her şey otomatik geldi. Yes. Flight discontinuity check'i yaptık. Tekrar return yapalım. Buradan UDYZ'ye bir daha geleyim. Evet, görüş 1 kilometre zaten 8 derecelik bir hava sıcaklığı var. Shower ve rain ve mist, overcast, 3600'de CB'miz varmış. Sıcaklık 3 derece. Runway 08'deki durum 10'da 10.21. Şimdi buradan hemen 10.21 olduğu için evet, ayarlayalım. Uçuşumuz 3.80 olacak. 3.80'i ayarlayalım. 3.80. Hey, 3.80'i ayarladık ve yağmur harika dostlar. Eğer imkanınız varsa Yerevan'da uçuşa başlayın. Yes, şuradan reset yapalım. Flex kalkış uygun. Performansa gidelim. Uplink data. Takeoff data request yapalım. Yes, receive takeoff data. Bu takeoff'ta tabii flex takeoff'a gelelim. Flex takeoff'a. Insert uplink data. Transition altitude 11.500 doğru. Flex temperature'ımız 7.1. Flap 1 ve up 0.4 olacak. Dostlar şuradan flight plan'a gelelim. Buradan progress page'e gelelim. Son kalkışta eğer bir sıkıntı olursa Ağrı'ya yönelebiliriz. En yakın meydan Ağrı görünür. Uçuş istikametimiz boyunca uçuş istikametimizde ya da Iğdır var. En yakın Iğdır. Erhan Kaptanım Iğdır'a gidelim. Dolayısıyla progress page'e Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na ekleyelim. Lima Tango Charlie Tango'yu şurada bulursun. Dostlar bu arada yayını şu an iki platformdan aktarıyorum. Hem Twitch'ten hem de YouTube'dan. Twitch'ten izleyen var mı acaba ya da Twitch'teki yayını bir bakıp hani nedir durum bilgi verebilecek olan var mı? Çok sevinirim. Sonra buradan fix page'imize gelelim. Fix page'imiz, fixleri severiz. Fix information'da Lima Tango Charlie Tango'ya gelelim. Tabii ki Lima Tango Charlie Tango için Tango için bir metar durumuna bakacağım. Orada da Love AFR koşulları hüküm sürüyor. Bakayım ILS'i var mı oranın? Localizer var. RNP'si var. Görüş 1600. Rüzgar 08'den 2 knot olduğuna göre RNP 12 yapılabilir. RNP 12 yapılabilir dostlar. Dolayısıyla onun
girebiliriz. Şuradan da 289 ve 109'u girip 50 millik circle attıralım. Okey. Yere plan bulunsun. Sonra tabii kalkış meydanımıza gelelim. U, D, Y, Z. Kalkış pistimiz tabii ki 26 olacak. 26. Radyalarımızı girelim. Durumsal farkındalığımızı artırmak adına ben bunları unutmadığım sürece yaparım. 25 millik de circle'ı girelim dostlar. Evet, 25 millik circle'ı girdik burada. Iğdır içinde girdik. Biraz fazla olmuş ya, 50. Buradan gidelim Fix Info'ya. Bunu da 25 mil yapalım. Şuradan zaten durum görünüyor. Zaten indur noktası çok yakın Iğdır'a. Bir durum olursa dönüp divert yaparız ki aslında öyle bir şey tabii ki dilemiyoruz. Divertlik bir durum dilemiyoruz. Evet, şu an başka neyimiz kaldı? Initialize yapmıştık zaten. Performans verimizi girdik. Approach performansa daha sonra bakarız. Descent. 0.80'de cruise yapacağız. Nose abatement yok. Dolayısıyla bir thrust reduction ya da acceleration reduction gibi bir ayar yapmamıza da gerek yok. Fuel prediction'a baktığımızda extra time'ımız pek olmayacak mesaf bittikten sonra. Ama tabii ki ilk birinci alternatifimize 3.9 tamamdır. Bir de kalkıştan sonra bakarız. Kalkıştan sonra da onlar aktif hesaplanıp değişecektir tabii. Daha sonra motor çalıştırmaya başladıktan sonra. Şimdi fuel pumplarımızı açalım. Fuel pumplarımızı APU Master Switch'i devreye alalım. Buradan ICCS panelden kapıları kapatalım dostlar artık. Kargo, bütün loading her şey bitti. Biz APU start yapalım. Evet, APU'nun tatlı sesi geliyor. Harika. Ama zemini bu kadar iyi değildir bak. Ya da böyle parlamalar, yansımalar. Evet, upload ve giriyor. Twitch'te Allah Allah. Twitch'te neden göstermez yani? İki kişi var. Tamam dostlar, siz dersiniz. Şimdi ben kendi tarayıcımdan da açıp baktığımda şu an bakıyorum Twitch'e. Bende yayın görünür. Ve şu an konuştukça anlık çok hızlı bir şekilde kendi kendimi de duyuyorum yani.
Yes dostlar, APU avail. Bu durumda external power'ı çıkarıp disconnect and upper bleed on. Jetway'i uzaklaştırıyoruz. Docks and external power remote. Hingamede yapmanın Ground to bir şey cockpit. var mı Tow acaba? is driving up. Uçağımız çok güzel, harika, çok hoşuma gitti dostlar. Live Air hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Evet kaptan, biraz önce de vardı dostlar o uyarı. Onun sebebini öğrendim, bitrate ile ilgiliymiş. Bitrate'i düzenledim yeniden. Bende de çünkü aynı hata vardı. Ben de kendi hesabımdan baktığımda ben de aynı hatayı gördüm. Onu düzenleyince düzeldi. Dostlar ne oluyormuşlar ki? Nasıl kalkacak şimdi? Al işte. Vallahi ya şu işi görürsünüz. Yani bu yağmurlu havada yani uçarlar. Yalnız gelen çok iyi. Evet şuradan alalım bunu. Constraint'e. Şuraya da constraint alalım. Terrain'i açalım. Evet. Şuradan door check yapalım. Hepsi kapalı. Doors lights are closed and armed. Yes, Habitat'a tekrar geri dönelim. Şurayı kapatalım dostlar. Şimdi 2.6 pistine taksi yapacağız. Main'den ilerleyip buradan chartımızı açalım. Evet, şurada main'den ilerleyip 2.6'ya Delta'dan gireceğiz dostlar. Ayrılışımız Indur 3'e koydu. Ona da bakalım. Yeni aslında kalkışı takiben sadece dikkat edilecek olan ki zaten FMS set durumunda Yankee Zulu 455'i max 210 notla geçip sonra Indur'a gideceğiz. Zaten o noktada Türk hava sahasındayız. Bu şekilde kalsın. Şunu da kapatalım. Şöyle dursun dostlar. Yes. Şimdi dostlar kullandığım streaming programıyla ilişkili yeni bir program kullanıyorum. Daha iyi yayın yapabilmek adına ama her yenilik bir kendince bir geçiş süreci, bir sancılı bir süreç yaratabiliyor. Geçen gün test tuşu şurada yaptım ama yine de sorunlar oluyor. Kaptan Verse'deki uçuş terminalinde saatlerde biraz düzenleme ister görünmezler. Kaptanım bana atabilir mi ekran görüntüsü? Merak hani nasıl olduğunu WhatsApp'tan gönderirsen göndereceğim bakalım. Evet dostlar, pushback için iznimizi aldık varsayalım. ATC yok değil mi? ATC yok, bakalım son duruma. Evet, ATC yok. Dolayısıyla biz şu an unicorn frekansındayız. Pushback için iznimizi aldık. Bugün Air Economy 320 Neo'su ile uçuyoruz.
LIP 1A26 her koşulda muhteşem performans sunan etkileyici bir motor. Dolayısıyla en ufak bir sıkıntımız yok. Kendimizi son derece güvende hissediyoruz. Ve Neon'un karakteristik o whine sesini keyifle duyacağız. Yüksek bypass oranı sayesinde sessiz ki bence yine de tabii ses var. Bu kadar da sessiz değil. Pratt & Whitney'e göre. Ve daha verimli bir kalkış profili. Hazırsanız pushback'i başlatalım. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Yüzümüzü Bolu'ya dönecek dostlar. Evet, muhteşem So connected and bypass pin in service. Release parking brake. Okay, parking brake release. Starting pushback. And you may start engines. Gene geldi kuşlar. Okey, şimdi motor çalıştırmaya geçebiliriz. Blade'imiz var. Beacon'ı açalım ve şuradan Radar Train Zero Transponder on konumunda. Engine Distribution Stack konumunda. Welcome aboard this aircraft. We will please do close the doors for and push back and start contact with the run of the departure. We wish you a pleasant flight off the Hemora crew and to the line last today. Ve motor, bir numaralı motor devreye giriyor. Dostlar Twitch yayınını bir kapatıp açtım tekrardan. Bir daha bakabilirsiniz. Operation complete. Set parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Yalnız o kuşlardan kalkış yapamayacak galiba. Çıktı sana. Yalnız arkada yani suyu zeminden geriye doğru püskürtmesi güzel. Bakalım şuradan. Değil olmuştur o. Biz onu kaçırmışıktır. 2 numaralı motoru devreye sokalım ve havalama sesini alalım. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight.
Olsa Twitch yayınlarında refreshlemiştim. Acaba değişen bir şey var mıdır? Olacak. Biraz ben kontrol ettim, benim tarafımda sıkıntı yok Switch'te. Şu an tekrar geldi yayın. Atmosferi görüyor musun şu an? Şimdi doğru. Ben mi görebiliyorum? Allah Allah. Gerçekten çok enteresan. Kendimi görebiliyorum. Size mi gösteremiyorum? Evet, motorlar devreye girdi. Pushback aracımız da ayrıldı. Flap'ımızı açalım. Play Control'dan Upstream 04 yapalım. Şuradan performansı alalım. Up 04. Sıcaklık 3 derece. Kalkışta anti-ice bir soğukluk yok. Anti-ice'da anti-ice'lik bir durum da yok. Zaten bu performans kalkacağız. Upability kapatalım. Upper Master Switch'i de kapatalım. Şimdi şuradan Airport'a bakalım. Şu an zaten Main Taxiway üzerindeyik. Main'den dümdüz Delta'ya doğru ilerleyeceğiz dostlar. Main'den doğrudan Delta'ya doğru ilerleyeceğiz. Olsa bu 2 Max alalım. Kronometri buradan çalıştıralım. 5 dakika ekleriz. O zaman taksiye hazırız. Parking brake, release yapalım. Şuradan hemen flight kontrolleri, full right, left, neutral, up, down, neutral, right, left. Tamamdır, çalıştırayım. Taksiye başladığımız için tiller ve bağımsız değil. New Generation Mafya. Kaptanım hoş geldin. Kaptanım hoş geldin. Buradan Viper'ları açalım dostlar. Kabin kollarımızı atalım. Spoilerimizi arm yapalım. Ve ilerleyelim. Yani buradan bakalım. Güzel görüntü. Bir tane Egypt Air var orada. Buradan görecek. O Egypt Air dostlar tabii İVA trafiği olmayabilir çünkü ki değil. Live trafik diye bir plugin ile test ediyorum bu aralar. Yani o gerçek dünyada. Flight'larından bakarsanız muhtemelen bu uçağı göreceksiniz. Şimdi zaten uçuşta bahsedeceğim. İlk Cairo'nun normalde Yerevan'a seferi var ama Sharm el Sheik'ten var sefer. Tahire'den yok. Yani bir nevi non-scheduled flight charter operasyonu gibi olacak. Çünkü normalde Egypt Air'in var seferleri. Take-off config testi yapalım. Take-off config test on. Weather radarımızı ve predictive wind shear'ımızı açalım. Yes. İlerlemeye devam. New Generation Mafia bu uçuşta kullanmıyorum çünkü kullanmamı gerektirecek bir durum yok. Zaten FPS'e 49-50'de
yoğun bir bölgede değil. Yani hatta şu an bu bulutlar olduğu için biraz böyle normal. Burada açık havada 70-80 alınır. Lost Scaling'i daha çok objenin yoğun olduğu ya da daha çok binanın, daha çok görselliğin, havalimanların daha büyük, daha gelişmiş olduğu yerlerde açıyorum. Daha çok Avrupa uçuşlarında kullanıyorum Lost Scaling'i ve 10 numara çalışır kaptan. 10 numara harikasın. O gün o an yaşanmasaydı denemeyecektim muhtemelen. O geçmişte deneyip de memnun kalmadığım noktada kalacaktım. Sislerin ardından güzel bir kuş geliyor. Hem de nasıl böyle görüntüde de bir kayıp yok yani. Tam lossless hakikaten. Adı 10 numara yakışıyor. Evet dostlar, şehir Kairo 922 sefer sayılı Yerevan Kahire uçuşu resmen başladı. 1 saatlik, 1,5 saatlik bir rotarımız var. Tabii ki yolcularımız oldukça sıkıldı ama yolcularımızın keyfini yerine getirecek içerikler cruise'e oturduktan sonra sunulmaya başlanacak. Parking brake set. Şimdi biz bir realistikte küçük bir ayarlama yapalım yağmurla ilgili. Okey. Sayın yolcularımız, kokpitten kaptanımız konuşuyor. Şu an 2-6 numaralı pist başındayız ve kalkışta 1 numarayız. Yaklaşık 3 dakika içerisinde havalanmış olacağız. İyi bir uçuş dilerim. Bugün yolculuğumuzda Air Cairo'nun Airbus 320 Neo uçağının tüm performansını hep birlikte hissedeceğiz. Cabin crew, take a position. Parking brake list. Return of flights, line take off light, strobe light on. Line up checklist please, take off runway to 6 ECAS TA on and up. RA yapalım. Bu uçuşta Paksar'ı kapatmayacağım. Pax 1, Pax 1 and 2, Pax on. Line up checklist complete. Gerçekten ya da acaba inişte trafik mi var? Bir bakalım da durumuna gelmeyelim uçakla. Evet, şu an gerçekten ya da inişte trafik varmış.
Egypt ondan bekler. Ama da onun gelmesine var ya. Onu göz ardı edelim, biz gidelim. Sonuçta bir yol trafiği değil dostlar. Şu motor üstünden çıkan dumanı çözemedim nedir? Neyse biz gidelim hadi. Buradan. Kapalı uçaklar göstermesi güzel. Tam vizeyle inişte. On runway 26. Engine stable. Manflex 71 SRS transport. Nuts. We want rotate. Positive climb. Europe. Göz gözü görmez. Vakkaro, o Arslan hocam hoş geldiniz, iyi uçuşlar, teşekkür ederim, hep birlikte güzel bir uçuş olsun. Trust Climb. Harika ama ya da CFM engine eksik. Bugün Lib'le uçuyoruz. Evet, AP1 on. Trust Climb. Open Climb değil. Climb ve nav on. Evet, terrain'e pek ihtiyacımız kalmadı. Belli bir seviyeye geçince o yağmur damlacıklarının uçağa çarpma sesi gitti. Yerdeyken var ama Lab Zero. Bizde de böyle işte Erden Kaptan. Yani yerde vardı ama havalanınca gitti o. Normalde olması lazım tabii. Evet. Indur'a doğru gidiyor. Indur'da bir constraint'imiz var. Flight level 140 üstünde geçmemiz lazım ki zaten geçeceğiz. Buradan bakalım. Evet, climb'dayız. Küçük bir sarsıntı. Turbulans normal. In a few moments, the flight attendants will be checking around the cabin to offer you hot and cold drinks, as well as a light meal, a snack. Now, sit back, relax, and enjoy the flight.
10.000 feet geçişle landing light'ları kapatalım. İsmail Kaptanım hoş geldin. Teşekkürler. Göklerde olan dostlara da yürüyüşler olsun. Hava burada da bozuk. Minik sarsıntılarla gidiyoruz. ...11.500 feet'i geçtik. Altimetre standart. Live traffic'inden tekrardan şeyi açalım, aircraft display'i. Bakın şurada çıktı plugin. İsteniyor. Güzel plugin, denemenizi tavsiye ederim. Özellikle offline uçanlar için 10 numara ya da online uçanlar için de dahi. Çünkü yani gerçek dünyadaki kadar haliyle bazı limanlarda yoğun olmuyor. Yani İstanbul ya da mesela Heathrow'da, Watsim'de normal bir zamanda görebileceğiniz uçak sayısı sınırlı. Live trafik açtığınızda gerçek dünya trafiği simülatöre enjekte edilir ve fantastik anlar yaşayabilirsiniz. Onun da handikapı nedir? Sonuçta o an inişte veya kalkışta olan uçaklara müdahale edemiyorsunuz. Yani içinizden geçip gidebilir. Evet, Ağrı Dağı'nı zor görürüz dostlar bu havada. Dış sesimizi azıcık kısalım. Sonra çok güzel. Hoşuma gitti gerçekten bu library. Ülkedir, beğendim. Hocam aşağıdayım, selam vermeden geçme. Zaten biraz önce aslında bir nevi selam verdin kaptanım, seni andım. Bak burada şeyi ekledik zaten, Iğdır Havalimanı burada. Şuradan hemen bakalım. Bulutlar olsa göreceğim seni ama selam olsun. Ben kaptana selam olsun. Nice. Evet, 19.000 fiti geçtik. 19.000 fiti geçtik. 380'a doğru tırmanmaya devam. Ne yazık ki dostlar, Ağrı Dağı'nın güzelliğini göremedik. Büyüleyici bir manzarası var aslında. Görüş olsa görecektik. Şu an tam sol tarafımızda, yani baktığım açıda, ama mümkün değil. Acaba Van'da şu an operasyonlar nasıl? Evet, Indy'den çıkabilir artık ve işte weather geldi. Tamam, sıkıntılı havanın kenarından teğet geçeceğiz. Herhangi bir offset yapmamıza gerek yok.
offset yapacak olsaydık tabii ki buradan ne yapacaktık dostlar? Örneğin işte Eltops'a tabii aktif olan inbound da değil, Biruz'u da değil. Nerede? Bir dakikacık, biz şu an neredeyiz? Eltops'a gideriz. Ama Eltops'a gittiğimiz için bir önceki fix üzerinden, yani Indor'dan buradan offset'i yapabilirdik. Mesela işte 10 mil diyelim, soldan git. Bastığımda zaten şurada bakın ekrana 10 mil soldan offset'i attım. Ama gerek yok. Offset'lik bir durumumuz yok. Kenarından teğet geçecek. Antalya'ya gerek var mı şimdi? Sonuçta motorlar neredeyse %88-89, yani engine Antalya'ya gerek yok ki herhalde. Wing'i de besler. Antalya'ya gerek yok hanımcığım. Evet, Türk Hava Sahası'na çoktan girdik. Indor'dan Eltox'a geçtik. Sonra Erzurum üzerinden geçeceğiz dostlar. Erzurum. Erzurum'dan sonra Erzincan ve Sivas. Zaten Erzurum'un VO varı, Erzincan VO var ve Sivas VO var da rotamızın bir parçası. Buradan ayrılışımızı yaptık. Şu chart'a artık gerek yok. Şu chart'ı kapatalım. Bunu böyle zoom out yapalım ve durumumuzu görelim. Evet. Inbound Berzu. Next Yavuz, Alvar, sonra Erzincan. Yok, Erzurum, pardon, Erzurum. Erzurum mu, Erzincan mı? Erzurum'dur diyebilirim. Evet, Erzurum, tamam. Erzincan, Erzurum bazen karışır. Seatbelt signal'ımız kapalı. Yolcu konforu için şu an kapalı kalması daha iyi. ...21 dakikaya geriye bıraktık dostlar. Pushback'i tamamladıktan sonra 21 dakika. Kahire'de hava nasıl? O BFR koşulları. Güzel.
32.800 fiti geçtik. Hedef 38.000. Bulut tavanı oldukça yüksek bugün. Yani seyir irtifamızda dahi en azından Erzincan'a kadar hava bulutlu olacak dostlar. Erzincan'dan sonra artık açık olacak bizim için. Bakın şu plugincik burada. We reached our cruising altitude and seatbelt signs have been turned on. We do recommend you keep your seatbelts on at all times, just in case of any material, but seatbelt signs have been turned on. Thanks, bye. Evet işte. Şimdi dostlar kullandığım programın yayın için kullandığım yeni sistemin moderatörleriyle chat yaptım. Bu Twitch ile ilgili problem ne olabilir diye. Sorun bitrate ile ilgili. Yani bitrate ayarımla ilgili. Bunu düzelttim teknik olarak. Ama tamamen kopup yeniden bağlanmam gerekirmiş düzelmesi için. Bu nedenle yani aktif bir yayını sonlandırıp yeniden bağlamada bu noktadan sonra pek olmayacağı için Twitch yayını da tek başına kapatamıyorum. Twitch maalesef öyle kalacak ama işin ilginç yanı Twitch'i ben görebiliyorum, siz göremiyorsunuz. Nasıl olacak bilmem. Texture'lar biraz düzenleme ister. Fena değil ya kaptanım yani. Evet yani daha iyi olabilir tabii şüphesiz. Örnekleri var değil. Evet. Yani ben tabii kendi platformum olduğu için görebilirim. Ama yani bana nasıl diyeyim, moderatör olduğum için Twitch bana gösteriyor. Benimki bir nevi yani benim gördüğüm aslında preview oluyor. Ama preview'dan yayını size aktarmıyor. Problem orada. Bunu da öğrenmiş olduk. Tek başına Twitch'i nasıl durdurabilirim bunu da bilmem şu an. Ama sevdim bakın. Yani bir saatte açık canlı birebir yayında adamlar cevap verir.
Maalesef aynı anda ikisini de durduramıyorum. Daha doğrusu sadece Twitch'i durdurup sadece YouTube'dan yayın da yapmaya devam edemem. Dolayısıyla o Twitch'te o karanlık ekran kalmaya devam edecek. Bazen işte böyle acı yoldan öğreniyoruz ha. Twitch'te görüntü hiç gelmeyecek. Ama ses gelecek. Onun da sebebi bitrate. Bitrate'i ben tabii YouTube'a göre ayarladım. 8000 ama Twitch'te 6000'i geçmemek lazımmış. Ve yayına bağlandığım anda bitrate'im 8000 olduğu için haliyle Twitch'e görüntü gitmiyordu. Yani görüntü gitme sebebi oymuş. Yani ben preview olarak görüyorum ama tabii ki son izleyiciye görüntü aktarılmıyor. Ben anlık olarak bitrate'e müdahale edebiliyorum bu kullandığım programdan. Onu düşürdüm. Çektim aslında Twitch limitlerini ama önemli olan ilk bağlantı anındaki bitrate'miş. Yani anlık değişim Twitch'e yansımıyormuş. Bunun düzeltmenin tek yolu tamamen yayından kopmak. Ama yayından kopmak demek hem YouTube'dan hem Twitch'ten kopup yeniden bağlanmak demek. Yani onu da yapmak istemiyorum dostlar. Bugün yani bu şekilde devam edeceğiz. Twitch maalesef kötü bir deneyim olacak bugün Twitch yayını.
Dostlar 2K yayın nasıl? 2K görebiliyor musunuz? Ya da yayın 2K mı? 2K olarak ayarladım bugün ama. ...2K imkanı olan ya da 2K görebilenler için... Tabii ne kadar? Ya da yayın 2K mı? Yayın 1080'da yok, 2K'dır evet, tamam. Bana 2K, ben 2K çektim kaptanım, gayet iyi, güzel ve 2K geliyor ama gözünün hayal edebiliyor mu diye sorarsan hayır. 2K hep bir hasretti bende. Sanırım oturttuk gibi şimdi. Bu yeni platform, aslında bu yeni platforma geçme sebebim oydu zaten. Şimdi bir kanala post geçtim. Özellikle Twitch tarafında gelip bakmak isteyenler için bunu ilettim dostlar, malum. Ama olayı çözdük gibi, öğreneceğiz. İlk bu işe, bu hobiye başladığım zamanları hatırlarım. Orada da neler neler yaşamıştım. Bir öğrenme süreci. Galiba YouTube'dan 2K için latency'yi artırmak lazımmış. Yani ben normal latency tuttum. Biraz araştırdığımda o mevcut biraz sahip olduğum upload hızı, internet hızıyla da ilgili biraz. Evet dostlar, şimdi Arkın. Evet, Ereğli'ni geçtik ama tabii yeri göremedik. Bu arada arkamdan bir takipçim var. Mısır Air. O da Mısır'a gider. 2 kişi giderek aslında. 34.000 fitte o. Evet aynı kanal adıdır. Aynı kanal adıdır ama Twitch'te işte yok. Twitch'te şu an kara bir ekran var. O da benim bitrate ayarımla ilgili. İşte Twitch'te, YouTube'un da kendine özel kurulum ayarları var. İhtiyaçları var. Ben tabii YouTube'a göre düşündüm. 8000 tuttum bitrate'i. Ama Twitch 6000'den fazla olmazmış. Haliyle yayını başlattığımda da 8000 ile başlattığım için Twitch'e dolayısıyla görüntü aktarılıyor. Ben görüyorum preview olarak, ön izleme olarak ama görüntü son izleyiciye gitmiyor. İşte normalde ultralar yapınca çat rank diyor ama bu defa da 2K yapmıyor. Hep bir artı eksi olayı var kaptanım, değil mi? Hep bir artı eksi olayı var.
Siz açıyor musunuz yayın kaptanım, aslan kaptanım? ATC hizmetinde özellikle. Şu an bir tane Ercan İstanbul var. Evet dostlar, bence biraz biraz sinematik yapalım. Bu arada 2 dakika geliyorum dostlar.
back to cockpit. Evet, selam kaptanım. İyi uçuşlar. Neo Sirius Comog. Umarım buradasınız. Selam veremedim size, sorry. Dostlar, geri geldim. Evet, küçük bir işim vardı halletmem gereken. Ama bakalım, hallettik sayılır. Bugün tabii biraz çetrefilli, biraz zor bir gün. Aksiliklerle başladık. Ama ilerliyoruz. Yola devam ediyoruz dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Şu an neredeyiz? Şu an Kayseri'ye çok yakın, geleceğiz doğru. Daha önümüzde görünür. O Erciyes'tir. Şöyle biraz kısayım sesini, yaz. Daha selam hocam, hayat hep zor. Ya ufak tefek zorluklar bunlar da hallolması gerekir dostlar. Hatta bugün bir uçuş kurdum. Malum evde bakmamız gereken başka canlılar var. Ara ara yine böyle ayrılıp onlarla ilgilenmem gerekecek. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Bugün yanmadım çünkü. Evet. Şimdi bu güzel boyamaya, kaplamaya sahip şirket hakkında birazcık konuşalım. Kayseri üzerinden geçerken, hatta bakın şu an Kayseri Erkilet hemen görüş alanımıza girdi. Güzel Erciyes ve Kayseri manzarası eşliğinde. Air Cairo'dan bahsedelim. Air Cairo genç bir hava yolu. 2003 yılında kurulmuş. Mısırlı bir taşıyıcı. Sierra Mike IATA kodu, Mike Sierra Charlie ICAO kodu. Air Cairo call sign'ını kullanıyor. Bugün de biz 992 sefer sayılı uçuşunu yapıyoruz ki normalde aslında bu Konya yoktur ya da Şarm El Şeyh'e kullandığı operasyondur. Mısır'ın son 20 yılda en hızlı gelişen havayolu markalarından bir tanesi. Kuruluşu 2023 ve kuruluş yapısı da enteresan aslında. Şirketin %60'ı Mısır'ın bayrak taşıyıcısı havayolu Egypt Air'a ait, %60'ı. Geri kalan %40'ı ise 360 Investments adlı özel bir yatırım şirketine ait. Yeni bir hibrit sahiplik modeli söz konusu. Ama %60'ının Egypt Air'de olduğunu düşünürsek hem ulusal taşıyıcı gibi bir durumu söz konusu hem de tabii ki çalışma prensibi ya da çalışma felsefesi şirketin düşük maliyetli hava yolu olmasından dolayı da aslında esnek bir yapıya sahip. Esnek özel bir yapıya sahip bir şirket. Yani hem low cost fiyat politikasını uyguluyor hem de Egypt Air ağının getirdiği bağlantı ve know-how avantajına sahip bir şirketten bahsediyoruz. Manzaramız nasıl ama büyüleyici değil mi? Sanırım Egypt Air'ın o rolü üstlenmesi ya da Egypt Air'a bir kendi içinde bir rakip yaratmak istemedi herhalde, bilemiyorum. Olabilirdi ama. Onu Egypt Air'a, o misyon orada. Egypt Air'ın sonuçta kaplaması son derece karakteristik. Merkezi doğal olarak Kahire ki biz de bugün oraya gidiyoruz. Fakat şirket tek bir hap üzerinden çalışmıyor. Operasyonel olarak 3 temel üssü var. Kahire, Hurghada ve Şarm El Şeyh. Yani Mısır turizminin kalbi nerede diyorsak Air Cairo'nun operasyonu da orası dostlar. Özellikle Hurghada ve Şarm El Şeyh uçuşlarında Avrupa pazarına açılımları şirketin büyüme stratejisinde çok kritik bir rol oynuyor. Ve ilginç bir bilgi var dostlar burada. 2021 sonrası dönemde Alman konfederasyon ülkeleri yani Almanya, Avusturya, İsviçre için imzalanan büyük Sun Express satış işbirliği burada da bir sıçrama etkisi yaratmış. Sun Express evet deyince aklımıza tabii hava yolu gelir ama aynı zamanda bir turizm şirketi.
Sun Express'in uçuş planlama, gelir yönetimi ve bilet satışını üstlendiği, Air Cairo'nun ise operasyonu gerçekleştirdiği bir model söz konusu. Haftada 30'a yakın uçuş sadece bu işbirliğiyle pazarlanıyor. Bu da Air Cairo'nun Avrupa'daki görünürlüğünü dramatik bir şekilde artırıyor dostlar. Böyle değiştirelim. Şimdi tabii buralar belki gerçek dünyada karlıdır, yani açıkçası bilemiyorum ama Explain'de sonuçta biliyorsunuz dostlar, doğa yapısı gereği kar görüntüsünü alabilmek için, kar kaplama görüntüsünü alabilmek için karın o an aktif olarak yağıyor olması lazım. Bunun üstesinden gelmek için tabii pluginler var kullanılabilecek ama onlar şu an bende yüklü değil. X-Ray Alpha Snow gibi ya da Noah gibi. Evet, şu küçük detaydan sonra tabii Air Cairo'yu anlatmaya devam edelim. Air Cairo'nun tabii ki bu olumlu özellikleri ya da gelişmeleri dışında elbette bazı yaşadığı sıkıntılar da olmuş. 2018'de Almanya'nın Air Cairo ve Fly Egypt güvenlik ve regülasyon sebepleriyle geçici olarak yasaklaması büyük bir darbe olmuş. Şirkette ciddi bir operasyon kaybı yaşanmış. Çünkü Almanya, özellikle Almanya, Mısır'ın tatil bölgeleri için dev bir turist pazarı. Yasak 21 Aralık'ta kaldırıldı. Yani çok uzun sürmedi ve şirket kısa süre içinde operasyonlarını yeniden başlatmayı başardı. Bu toparlanma kabiliyeti de Air Cairo'nun esnek operasyon modelinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bugün geldiğimiz noktada Air Cairo, Temmuz 2025 verilerine göre dostlar 61 noktaya düzenli uçuş yapıyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve hatta Kafkasya bakın Avrupa pazarlarına yayılan oldukça geniş bir uçuş ağına sahipler. Hatta bizim şu an uçmakta olduğumuz ya da uçuşu başlattığımız Yerevan Zvartnos Havalimanı da şirketin aslında yeni sayılabilecek hatlarından bir tanesi. Lakin burada bağlantı Kahire üzerinden değil, Şarm El Şeyh üzerinden ki şimdi baktım 993 koduyla ve 992 yani gidiş geliş operasyon şeklinde. Şirketin filosuna baktığımızda, görüşürüz Kerden Kaptanım. Şirketin filosuna baktığımızda toplam yani airfleets.net'ten aldığım verilere göre 39 tane aktif toplam uçak var. Toplam 39 tane filoda. Bunların 3 tanesi şu an park halinde, diğerleri aktif. Filonun ağırlığı Airbus 320 ailesinin yine 320 serisi. İşte onlardan bir tanesiyle uçuyoruz şu an. 3 yaşındaki bu yeni kuş. Sierra Uniform, Bravo Uniform, Tango teşkil kodlu. Toplam 17 tane Neo'su var. 11 tane de SEO'su var. 320 Neo ve SEO. Yani filonun omurgasını 320'ler oluşturuyor. Ve çoğunluğu da 320 Neo. Hoş geldin kaptanım. O an geldiğinde ben de yoktum. Şimdi ben de geldim. 321 yok ne yazık ki. Zaten olsaydı 321 ile yapacaktım operasyonu. 321'e uçmaya daha doyamadım. Ama geçmişte olmuş 321 200 SEO'su. Ama şu an yok filoda. 4 tane toplam 5 tane ATR'si var 72. Bunların 4'ü aktif uçuşta, biri park halinde. Şirketin bir tane NG Max'i var dostlar. Bir tane NG Max'i var. Ve bir tane daha bir tane NG Max'i var. 3 tane daha Embraer 190'ı var. Yok, hep dar gövdeler uçaklar. Geniş gövde yok. O iş Egypt Air'de sanırım. Evet, toplam yani 39 3 park halinde, 36 aktif. Bunlara 28'e 320, 4 tane ATR 72, bir tane 737 800 NG, biraz önce max dedim sanırım, düzeltiyorum, 800 NG. 3 tane de Embraer 190'ı var. Embraer 190'ı var dostlar. Yani çok net bir şekilde şirket orta menzil Airbus filotu üzerine kurulmuş. Onlardan biriyle uçuyoruz zaten.
şirket düzenli sefer, yani planlı seferler dışında, tarifeli seferler dışında charter operasyonlar da yapıyor. Uçağımızın şu an bizim 320 Neo'muz 180 koltuk konfigürasyonuna göre uçuyor. Yani şirkette 180 koltuk konfigürasyonu var. Bir low cost airline sistemi tam. Şirket tabii ki %60'ı Egypt Air'ın olunca haliyle Egypt Air'la da bir anlaşması var. Codeshare anlaşması. Bu sayede Kahire üzerinden gelen yolcular Egypt Air'ın uzun menzil uçuşlarına bağlanabiliyor. İşte 787 oraya. Çünkü 787 Egypt Air'ın var diyebilirim. Aynı şekilde Egypt Air yolcuları da Air Cairo'nun bölgesel ağına dağıtılabiliyor dostlar. Ki bu tabii şirketin operasyonu açısından baktığımızda hani Egypt Air'la Codeshare anlaşmaları oldukça sinerjik bir etki yaratıyor. Uçuş ağını bir anda genişletiyor. Daha çok yolcuya hizmet verme imkanı sunuyor. Buna bir de tabii Sun Express'te yapılan satış operasyon ortaklığı da eklenince Avrupa pazarında da erişimi oldukça güçlü bir noktaya geliyor. Neo Sirius kaptanım Allah razı olsun. Sadece bilgisayarımın sorununu düzeltti. Oldu mu? Harika. Süper. CRX. Evet. Bugün sabah demeyelim de gün boyu sorti olacak biraz. Gün boyu sorti olacak dostlar. Evet, bulut geldi gene bir anda değişti işler. Biraz da şöyle gidelim. Şu an neredeyiz dostlar? Hemen onun bilgisini vereyim. Kayseri'yi geçtik şu an. Şu an baktığımızda aktif olarak Uffet noktasında geçtik. Sanırım Niğde oluyor. Niğde tarafındayız. İstikamet Kıbrıs üzerinden geçecek. Sonra Kahire'ye. Destinasyonlarına baktığımızda geniş bir liste var dostlar. Yani Avrupa'da tabi Almanya ve tabi Mısır ve bölgesi ağırlıklı olmak üzere. Yani Amman'a, Riyad'a, Cidde'ye, Küveyt'e ve hatta çok enteresan yani Kafkasya'da bazı destinasyonlara dahi uçuyor. Flightrudder'da zaten destinasyonlarına bakarsanız göreceksiniz. Yani İspanya'da var, Almanya ağırlıklı tabii. Türkiye'de bu arada Gökçen'e uçuyor. Agresifsin çok CRX. Explain tutkun olduğunu hemen belli ediyorsun. Bence de değil zaten. Evet. Tabii şirket yaşamı boyunca ki şu an devam ediyor yani aktif uçuşlarla böyle söyleyince operasyonları durduruldu gibi algılanmasın. Pazar talebine göre hatları da sürekli açıp kapatan esnek ve agresif bir ağ yönetimi uyguluyor. Örneğin bazı İtalyan ve Rus şehirlerini açtıkları hatları daha sonra kapatmışlar. Ama Almanya ve Kuzey Avrupa'ya yönelik Sun Express işbirliğiyle açılan hatlar oldukça dinamik çalışıyor. Yani aslında şirket talebe göre hat açıp kapatabiliyor. Bugün baktığımızda şirkete yani bunu toparladığım bilgilere göre bunlarda elbette ki sapmalar olabilir. 500 civarı çalışanla 36 işte aktif çalışan 3'te park halinde bir filoya sahip. Özellikle şirket CEO'sunun son açıklamalarında Avrupa ve Afrika pazarlarının ana odak noktası olduğu ve burada low cost operasyonlar yapmaları söz konusu olduğu vurgulanmış durumda. Şirket tabii Türkiye'de uçuyor dostlar bu arada. Gökçen'e uçuyor şirket. Hatta Gökçen'e yaptıkları operasyonlarda Embraer 190'ları kullanıyorlar. Belki birer denemek isterseniz Air Cairo Embraer'de varsa olabilir, Airbus'ta olabilir. Bir Gökçen seferi yapılabilir.
Ben MSF'ciyim ama XP görüntüsü olarak daha gerçekçi buluyorum. Az demin bulutlar yol şeklini aldı. Upgrade geldi. Yok. Yani anlık yüklemeler de olur. Bak gene oldu. Bunu bugün yapıyor nedense. Bu ne yeni bulut bilgisi enjekte edildiğinde biraz da açıya göre bak, bu açıda var, bu açıda yok. Bilemedim ne için böyle oldu. Ama muhtemelen bir bug'tır. Düzeldiler. Bu bulutlarla ilgili böyle anormal görüntüler, desenler oluşabiliyor dostlar. Çizgi film. Ama 24 razı değil. Vallahi olsa nerede mutluysanız orada hocam. Bu işte biraz şeyle ilgili. Harcamalarımızla ilgili yani. Her iki simülatörde de harcama yapmak hiç kolay değil. Yani ihtiyaç, beklenti, birçok faktör var elbette. Yani sonuçta X-Plane benim adıma, kendi adıma bana oldukça zevk veriyor. İstediğimi alıyorum. Dolayısıyla yeni bir simülatör, yeni bir maceraya gerek duymuyorum. Evet değerli yolcularımız. 1,5 saatlik rotarla başladığımız uçuşumuz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kokpit ekibi olarak bizimle uçtuğumuz için, bu uçuşlara destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kaptanım çok güzel hava yolu. Böyle orta mesafe low cost firmalarının hastasıyız kesinlikle. Ve low cost deyince tabii herhalde akla önce ne gelir? Ryanair gelir. Sonra Wizz Air gelir. Benim için öyle. Ryanair, Wizz Air. Yani Pegasus da aslında low cost'tur. Ya da işte okuduğumuzda şirket politikalarını o şekilde geçer ama bilemiyorum, siz ne dersiniz? Yani low cost özelliğini gerçekten bir Wizz Air veya Ryanair'da rekabet eder seviyede mi? Yoksa daha çok böyle biraz hibrit mi kaldı? Hani low cost ve flag carrier arasında bir hibrit gibi düşünüyorum. Yes sevgili dostlar. Şimdi uçuş planımıza dönelim çünkü uçuş planımızda bizi bekleyen step climb'lar vardı. Bir bakalım. Evkit noktasında 390'a geçeceğiz ki şu an Evkit'e doğru geliyoruz. Zaten ND üzerinde bakın step climb işareti var. Uyarısını alıyoruz step climb'ı. Evkit demek aynı zamanda dostlar. Sonra Vesar'a döndüğümüzde Vesar'da Kıbrıs hava sahasına girmiş oluyoruz. Burada tabii en route alternate airportumuz Ercan'dır. Dolayısıyla bu fixleri artık silebiliriz dostlar. Buraya Ercan'ı ekleyelim. Şu an tabii Ercan'da aktif pist 2.9'du sanırım. Bakalım bir. O harici ekipmanımdan bakacağım. Daha pratik olsun, hızlı olsun diye. Evet 30'dan 4 knot'tır. Aslında 4 knot ama 11 de yapabiliriz. Önemli değil. 11 sağ yapalım. Rüzgar alabiliriz 4 knot'ta, problem değil. ...288'den 108'e girelim ve 25 millik radius girelim. Evet, Ercan'ı aldık en route. Domsa farkındalığımızı artırmak için fix olarak işaretledik. Sonra ikinci fiximiz tabii ki Kahire olacak. 2.5 merkez pistine inişi planladık dostlar. ...2.5 merkez... 2.3 pardon... 2.3... ...için almadı diye bir an düşündüm... ...2.3... ...Center'a ineceğiz... ...tabii bunun da radyallerini girelim... ...224 ile... ...0.44... ...sonra ILS hattındaki... ...capture noktamızda 5 mil olacak... Yine Mısır'a gidip
2-3 center'ı girelim. Bu sefer radial girmeyeceğim. 9 mil. 9 mil de prosedür turn noktasıdır. Bunları fix olarak işleyelim. Sonra bir fiximiz daha var işlememiz gereken. Hmm, 25 mil atalım. Bu da missed approach diyorum. Sektör altitüdür. Minimum sektör altitüd. Tabii burada constraint'ler var ama şimdilik onları göz ardı edeceğim. O kadar da işlemeyelim. Bu sefer kalabalık olmasın. Vallahi yani Tolis derim, başka bir şey demem Airbus'ta. Flight deneyimi olmadı. Ama kullananlar, sevenler var. Ve Flight Factor onu da geliştiriyor. Çok tabii Flight Factor'un geliştirmeleri belki de X-Plane evreninin de genel bir sorunudur. Bu biraz yavaş oluyor işler. Ama bu yavaşlık aslında günün sonunda da çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Yani inceleyip sık dokuyup detaylı çalışıyorlar. Flight Factor'un zaten Boeing 777'si efsane. Ama biliyorsunuz çıktığı günden bugüne ve işte yeni motor modları, onun üstüne bir de kargo modu, yani neredeyse bir seneyi geçti. Şirket aynı zamanda ya da Flight Factor aynı zamanda 787'yi geliştiriyor. Yeniden 01 uçak olarak. 777'nin tabii ki 300 modu gelecek. A350 versiyon 2'yi geliştiriyorlar. Ve mevcut uçaklarından tabii ki 757, 767'de iyileştirmeler için çalışıyorlar. Ve yine mevcut uçaklarından 320, aslında çok fazla uçak var üzerinde uğraştığı. Ne olur bilemem. Evet, yani ben X-Plane'e geriye dönüp baktığımda, X-Plane'e başladığım zaman da tabii ki Zibo ile başladık her şeye ücretsiz. Sonra iş Airbus uçağı almaya geldiğinde ilk tanıştığım, duyduğum, okuduğum, önüme çıkan herkesin uçtuğu Tolis'ti. Tolis yani. Dolayısıyla Tolisçi oldum. Yani bilmem, uçakla ilgili tecrübem yok. Bir fikrim yok çok fazla. Head-up display olabilir. Ki 330'da var. Tolis'in 339'ünde var head-up display. Ama onu da ben sevmem. Ben bilmiyorum dostlar, yani bu head-up display'i ben sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yolcu uçaklarında. Evet, işte bakın yerde fuel prediction'ımız negatifti, extra time. Şimdi havada ya da motorla çalıştıktan sonra bakmadık gerçi ama aktif uçak harekete başladıktan sonra hesaplanıyor. Extra time'ımız 43, final time 30. Zaten o 30 olmak durumunda final time 30 olmak durumunda root rezervimiz daha %60'da 1.4. Gross Weight Center of Gravity'yi aktif görüyorsunuz. Tropumuzu görüyorsunuz 38.475. Vardığımızda da 4.9 ton yakıt olmaya devam edecek. Birazdan step climb uyarısını alırız. Şu an tabii Kahire'de de görüş düştü dostlar. Marginal VFR limitlerindeyik şu an. Görüş 6 kilometreye kadar düştü. Buradan bakalım. Şuradan görelim. Evet, Kahire'de şu an 07 10 Zulu'da alınmış. 210'dan 13 knot. 6 kilometre görüş. Belirgin bir bulut yok. 18 derecelik bir hava sıcaklığı. Altimetrede 1014.
Evet dostlar, bugün 2K yayın test ediyoruz. Çift platform yayın test etmeye çalıştım ama onunla bir başarısızlık var. Bu işte dolayısıyla kara ekran vuracak. Onu kapatamam. Kapatabilmem için yayını kesmem lazım. Bu sefer YouTube'da da yayın gider. Onunla ilgili zaten Twitch tarafına bir bilgi notu geçtim. Yes, bulutlar eşliğinde ilerliyoruz. Şöyle bakalım. Aradan kara belki görünebilir ama pek de görünmeyecek. Evet, Kıbrıs Adası. Ercan'ı gördük. Terror'ini açarsak zaten. Yes. Ada orada. Ne güzel bir şekli var ya bu adanın. Hastasıyız Kıbrıs'ın. Evet, birazdan Ercan Advisory Airspace'e gireceğiz ama Ercan Advisory maalesef gerçek dünyada olduğu gibi simüle edilemiyor ya da diyeyim. Olsun, bu arada arkamızda bir uçak daha var, yani peş peşe 2 uçağız. O da dünya turu bacağı uçuyor. Demek ki bak, denk geldi. Arkadaşla aynı etaptayız. Mehdi isimli bir arkadaşmış baktığımda. Evet, Twitch tarafında bir takipçi kazandı. Crow Airlines. Teşekkürler. Yani bu karartılmış ekranda dahi takipçi geldi. Biraz daha çalışacağım dostlar. Daha iyisi için çalışacağım. 2026 daha güzel olacak inşallah. Kıbrıs'ta da tabii ki hava kapalı, yağmurlu, çok güzel aslında. Özlediğimiz ve beklediğimiz havalara kavuştuk dostlar. Uzun süre yaşanan o kuraklık, yağmur yağmaması beni çok derinden etkiliyor. Yani sonuçta biliyorsunuz, ben yani profesyonel işim gereği de hep şunu söylerim öğrencilerime. Su hayatın vazgeçilmez faktörüdür. Olsun Bakkaro. Olsun kaptanım hocam. Canım hocam. Sonuçta çok kapkara bir ekranda oldun. Teşekkürler. Evet, nerede kalmıştık? Profesyonel hayatta da hep söylerim öğrencilerime. Su hayatın vazgeçilmez bir faktörüdür. Yani susuz yaşayabilen, hayatta kalabilen, neslini devam ettirebilen herhangi bir canlı yoktur. Dolayısıyla içilebilir, kullanılabilir su kaynaklarına ulaşmamız, o su kaynaklarına sahip olmamız yaşayan bütün canlılar açısından son derece önemli. Ve su döngüsünün de vazgeçilmezi yağmurdur. Yağmursuz bir hayat mümkün değil. Maalesef değil. Bununla ilgili birçok da film var biliyorsunuz. Apokaliptik, böyle uzak gelecekte dünyanın işte şartlarının çok kötü olduğu, suya, enerjiye erişimin olmadığı, kaosun hüküm sürdüğü filmler var malum. Evet, Step Now. Şimdi 39.000'e çıkıyoruz dostlar. Trust Climb. Çok kısa olacak lakin bu. Çünkü şu an uçuş başımızı biz 0 ile 179 arasına alıyoruz. Tek uçmak durumundayız ve sırada tekrardan 380'a çevireceğiz. Şöyle küçük bir zıplama. Kahire'ye gideniniz var mı? Yola düşen. Benim daha nasip olmadı.
Aslında adanın genel olarak güneyine ve doğusuna ait hiçbir ülkeye daha gitmedim. Çok da böyle cezbedici, çekici gelmez bana ama belki burada bir istisna Mısır'la ilgili yapılabilir. Biz 39.000'e çıkana kadar zaten tekrardan 38.000'e geçeceğiz. Yeniden step now dediğim. Neyse biz çıkalım bir 39.000'e. Öyle bir zıplayalım. Burada fuel prediction'la kaldık. Şu anda new cruise altitude 39.000 tamam. Evet. Değiştirdik. Şimdi burada bir step daha olacak. Tekrar 38.000'e düşecek. Zaten step nav. Descent komutu var. Indeed'e. Vesar geçişle tabii tekrardan heading bakın bu sefer 180 ile 359 baş bölgesine doğru burnumuz çevrilecek. Dolayısıyla çift haneli şu seviyelerini takip etmek zorundayız. Yes. Descent yapıyoruz. Open off gibi oldu. Evet, Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten bir parça mıdır? Üzerinden geçeceğiz bakalım. Şimdi tabii bundan sonra artık bir de Stepa'ya gidince 390 yapacağız. Ya da 370 da olabilir Stepa'da. Ama uçuş planını sanırım 390 diye girdik. Öyle olması lazım uçuş planı. Evet, Vesar'da 380. Odelo'ya gidiyoruz şu an. Stepa. Sonra 390. Stepa'da 390. Şu an zaten inbound. Stepa. Yok, önce Odelo. Önce Odelo, sonra bakalım sonra ne gelir. Sonra Stepa. Evet, Karpaz Yarımadası'ndan adaya giriş yapacağız. Bakalım. Görüş yok şu an. Biraz tabii parlak güneşten dolayı. Ama güneş gözlüğümüzü takabiliriz dostlar şöyle.
Bulutlar tatlı değil. Yes, orada bir uçak var. Bir contrail var giden, bakın. Bu IVA trafiği değil. Gerçek dünya trafiği dostlar. Vize'ye bakın. Viz baba gider. Kimmiş bu ya, bakalım. Arkamdan gelen IVA trafiğidir ama o değil. O Vize'yirdir. Ülkedeler ne kadar kalktı gider. Bakalım neymiş. Evet dostlar, Wizz Air 8 Papa Tango Krakow'a gider. Tel Aviv Krakow uçuşuymuş. Wizz Air 8 Papa Tango. Biraz önce gerçek dünya uçağı uçuşunu simülatörümüzde gördük. Selektör atsaydık keşke. Evet, şirketin 321 olsaydı keşke. Aslında onu ben çok isterdim ama neyse. Bu arada tabii 321 hakikaten değişik uçak. Özellikle Flair'da o son touchdown'dan önceki o son anlarda davranışı farklı hakikaten. Yani elim ve zihnim 320, 319 o kadar alışmış ki 320 bile inişlerimde şu an yaptığım uçuşlarda bir problem yaşıyorum. Bilmiyorum 321, 320, 19'da uçarken ya da uçuyorsanız yani bir fark hissediyor musunuz? 320'de hakikaten bir fark var. Daha çok flare'da kalmak istiyor. Böyle burnunu aşağı vermek istemiyor. Evet, Kıbrıs'a geldik aslında şu an. Yani hava sahasındayız ama yes işte. Karpas Yarımadası Kuzey Sahil Şeridi'ni görüyorsunuz dostlar. Abi bir uç sandık rota için sandviçten atılacak mı? Acıktık. Dağıttık. Gelmedi mi sana? Allah Allah. Dur hemen bir pörsörü uyarayım. Bir daha yollasın. Yeni bir servis açsın. İsim mesela şuradan. Saat çok beyaz. Çok beyaz. Biraz şöyle kalalım. Zaten bulut var fazla. Pek zaten karayı da göremiyoruz. O zaman tamam gönderiyorum. Hiç merak etme, tamam gönderiyorum. Yes, Kantara'dan girdik. Şu an İskele Trigomo üzerinden geçip kara alanını nereden olur burası? Ahna üzerinden çıkış yapacak. Bakın şöyle, evet yer gene kara görünür ya. Ama fazla bulut var. Ve şu aradan belki görürüz. Böyle güneş gözlüğü moduna geçeyim ki daha iyi görürüz. Evet sevgili yolcularımız, ve ilk karyoyla olan uçuşunuz devam ediyor. Birazdan kabin ekibimiz ikram servisinde bulunacak. Herkese duble ikram bugün. Rotar nedeniyle herkese duble ikram. Keyfini çıkarın. Yapabilir bence. Duruma bağlı işte. Şimdi şöyle, normalde biliyorsunuz
Larnaka'ya geliş ve gidişlerin bağlantı noktaları belli. Ama acil genelde kuzeyin hava sahası ya da Ercan Advisory'yi aktif olarak acil durumlarda kullandıklarını gördüm. Mesela geçen sene hatırlarım, hem BAF'ta hem Larnaka'da şiddetli fırtınalar vardı mesela. O dönemde kuzey hava sahasında holda alınan uçaklar vardı. Yani bekleme yaptıkları söz konusuydu ama iniş yapmadılar. Herhalde yapmazlar, yaparlarsa başka bir anlama gelebilir, bilemiyorum. Ama tabii burada bahsettiğim hava koşulundan dolayı yapılan beklemeydi. Yani bir arızaya istinaden, yani o noktada artık önemli olan herhalde hayatta kalmaktır, değil mi? Bilemiyorum ama hold yaptıklarını gördüm. Hatta Discord'da paylaşmış olabilir, ben veya sizler paylaşmış olabilirsiniz. Özellikle bu Güzelyurt tarafında, Güzelyurt Alef Boşan'ın olduğu bölgede o arada, hatta Ercan Viyovar üzerinde, bir yanlış hatırlamıyorsam Ercan Viyovar üzerinde de holda alınan Larnaka bağlantılı ya da BAF bağlantılı uçaklar vardı. Manzara efsane dostlar. Sorry ama ben de Microsoft çok yayın izlerim. Yoktur böyle bir manzara. Böyle küçük bir incitme yapalım. Sadece küçük bir incitme. Yes. Ha, tabii onda da be dostlar, doğruyu da söylemek lazım. Yere yaklaştıkça işler biraz daha iyi oluyor. O ihlaldir. İhlaller var. İhlaller olduğu oluyor. Yani Ercan kalkışta biliyorsunuz uçaklar özellikle 29 pistinden kalkışta hemen sağa doğru manevra yapılır. Bazen işte o manevra geç kalabiliyor ya da işte manevra yapmayıp biraz daha düz devam edip küçük bir hava sahası ihlali yapıp yoluna devam edebiliyor. O zaman da tabii şikayet ediyorlar hemen. Yani o farklı bir durum. Ama acil duruma neden olmasın. Yani şimdi Türk Hava Yolları bağlantılı bir uçak, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Yani mesela ne bileyim Tel Aviv aktarmalı değil, Tel Aviv olsun, ne bileyim, ya da işte Kuzey Afrika'dan bir yerden, işte Mısır tarafından olsun, Şarm El Şeyh'ten olsun, işte İstanbul'a gidecek. Tabii Nikosya Afiri kullanıyor, yani hava sahasını kullanıyor, sonuçta hava sahası yasağı yok. Ama bu noktada acil bir şey olur, bir motor arızası olur, hidrolik kaybı olur, bir şey olur. Yani sonuçta en yakın havalimanı da orada, BAF'sa yani binmeyecek mi? Binmeyi denemeyecek mi? BAF yani Antalya'ya gidemiyor, Alanya'ya gidemiyor. Ercan'a ulaşması mümkün değil. Bence deneyecektir yani. İnecektir de belki. Allah göstermesin tabii. Vardır bence onun da protokolleri. Mutlaka düşünülmüştür bunlar. Vardır usulleri. O da duruma göre, her şey duruma göre. Sonuçta bir arızada erişebileceği meydanlar nereleri, yani birçok olasılığı elbette havada gözden geçiriyorlardır. Önce bir durum analizi yapma, arızayla ilgilenme, temas kurma, operasyon merkeziyle, havayolu teknik ekibiyle onu tabii hava trafik kontrolörüne raporlama, olası senaryoları gözden geçirme ve en doğru kararı verme. Yani bir akış vardır, şüphesiz bir akış vardır. Mümkün değil. Öyle bir şey olur mu? Yani düşünmek dahi istemem öyle bir şey. Ne demek? Yani ben acil iniş yaptım. Uçağı kaybedeceğiz. Yani erişebileceğimiz tek liman BAF'tır ve izin vermeyecek. Mümkün mü öyle bir şey? Bence kesinlikle izin verilir. Yani bu insani bir şey arkadaşlar bir noktada. Yani ne demek olmayacak? Aksini de düşünmek dahi istemem. Tam tersi Kıbrıs Hava Yolları için de geçerli. Mesela Güney'in hava yollarının, yani şimdi Türk hava sahasını kullanmıyorlar. Bu tabii rotalarını uzatıyor, hatta biraz sorun oluyor bu yüzden. Yakıt maliyetleri daha fazla. Ama yani sonuçta çok yakın geçtiği oluyor Türk hava sahasına. Yine olası bir durumda Antalya'ya iniş yapması gerekiyorsa ve tek olasılık orasıysa izin verilmeyecek mi? Hiç aksini düşünmem yani.
nereden kaptanım hoş geldin. Yok biraz değişik senaryolar üzerinde konuşurum. Benim en çok bildiğim olan seneler önce Türk Yıldızlar gösteri için gereken Rumlar hikaye şikayet etmiş. 8 tane Türk askeri Türk tane yürüyüş yaptılar diye. Gene yapacaktır. Yani o konulara çok girmek istemem ama adanın siyasi politik durumu malum yani bu tarz şikayetler her zaman oluyor ve olacak da yani. Ta ki bir gün çözülene kadar. Ercan Barçoş şurada çattan Nikos ICC iletişime geçilmesi gerektiği yazıyor ama geçen halde Ercan'a vaziyet temasa geçiliyor. Yok benim bildiğim temas var da olsa benim bildiğim uygulamada bunu bir profesyonelde sormak lazım. Birkaç video izledim. Özellikle gerçek uçuş videoları, böyle gerçek kaptanların operasyon videoları. Bir tanesi de Eurowings'in bir kaptanı var, onun yaptığı yayınlandı. Mesela varışlarına kaydı ama ve tabi Antalya üzerinden giriş yapıldı hava sahasına. Elbette ki operasyon Nicosia Fir üzerinden yürütüldü ama Ercan Advisory Airspace'e de bağlanıp bilgi geçti ve o frekansı da monitör yaptılar. Benim bildiğim benzerini de Türk Hava Yolları ya da Pegasus veya Türk şirketleri yapar. Ercan Advisory'e bağlanıp operasyonu oradan yürütü ama Nicosia Fir'e de bağlanıp bilgi mesajı geçip frekansı monitör yaparlar. Benim bildiğim o şekildedir uygulama. Yani bir frekansla monitoring, diğeri ise varışa göre aktif. Uçuş operasyonunun yürütüldüğü frekans olarak çalışıyorum. Ama profesyonelde bir sormak lazım. Ben öyle bilirim. Evet, bu arada geride bıraktık Kıbrıs'ı. Şu güzel bulutlar bize eşlik ediyor bugün manzaramız. Ve hedefimiz dostlar Kahire. Öyle bir şehir ki yaklaşırken bulutların üstünden bile enerjisini hissedersiniz. Nil'in çevresine yayılan dev bir metropol. Afrika'nın, Orta Doğu'nun kavşak noktası. Havalimanına doğru inerken şehrin kuzeydoğu hattında o sonsuz gibi görünen yerleşim dokusu bir anda karşımıza çıkacak. Hava izin verirse. Düzensiz ama kendine özgü bir ritme sahip bir şehir örgüsü, otoyollar, alışveriş merkezleri, sonrasında da Heliopolis'in daha planlı yapısı. Doğuya doğru açıldıkça yerleşim azalır ve havalimanının bulunduğu o geniş plato kendini hissettirmeye başlar. Kahire içinden Nil geçen bir şehir olsa da yaklaşma hattında aslında çok daha farklı bir coğrafya göreceğiz dostlar. Havalimanı 116 metre rakımda, hafif yükselen bir düzlük üzerinde yer alıyor. Kum rengi tonların hakim olduğu bu plato özellikle gün doğumunda müthiş bir görünüm yaratır ki biz onu kaçırdık tabii ki. Atmosfer ise genelde kuru fakat sıcaklık farklarına bağlı olarak zaman zaman tozlu bir pus kalkabilir. Bu pus yaklaşımlarda tabii ki görsel referansları biraz hitleştirilir ki son metalada vardı bu. Haliyle IFR o noktasında Kahire'nin kendine özgü bir zorluk nedeni ya da Kahire'ye özgü bir zorluk yaratabiliyor bu durum. Şehir kendisi devasa, yani 20 milyona yakın insan yaşadığı bir şehirden bahsederiz. Yani merkezde 8 milyon, banliyölerle birlikte 20 milyonu bulan bir nüfustan bahsediyoruz ki Mısır'da zaten yaklaşık 109-110 milyonluk bir nüfusa sahip. Oldukça büyük. Tabii ki Kahire Havalimanı IATA kodu KAI, Charlie Alpha India ve IATA kodu K kodu Hector Echo Sierra Echo Charlie Alpha HECA. Burası sadece Mısır'ın değil tüm Afrika kıtasının en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Egypt Air'ın ana üssü, Air Cairo için de önemli bir üs. Şehrin merkezine yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda Heliopolis bölgesinde komşu geniş bir alana kuruldu. Yaklaşık 37 kilometre karelik devasa bir yerleşim alanından bahsediyoruz. Piramitler var mı hocam? Görüş alanımıza uzakta girecek. İstanbul ve Ankara kalkış uçuşlarda bizim şirketlerde durum böyle, eğer değişmediyse ki zannetmiyorum. Sektörün içinden bildiriyorum. Ercan Gidekan Nicosia ACC ile konuşulmuyor. Anladım ekonomik kaptanım. Teşekkürler. En azından Nikosiya'yı dinliyorlarmış. Arkadaşım söylemiş ki ne konuşmuyoruz ama mutlaka dinleriz diye. Evet, yani işte monitoring.
Yani monitoring. Ama Eurowings'in uçuşunda, Larnaca uçuşunda internetten aradığın bağlantı yani bulursunuz YouTube'dan. Bir kanaldır. İsmini şu an unutmadım. Stable Approach'ta galiba kanalın adı. Orada özellikle yani Eurowings Antalya üzerinden geçtiğinde Nicosia Fire'de bağlanır. Uçuş operasyonunu oradan yürütür. Ercan Advisory Airspace'e da bağlanıp pozisyon bilgisi verip daha sonra frekansı monitör eder. Yani Eurowings bir videoda bu zaten görürsünüz. Çıplak bir şekilde, net bir şekilde o Eurowings'in videosunda bu var dostlar. Bir önceki uçuşu atmış ama Türk operatörlerinin uygulaması belki konuşmuyor, sadece monitördür, onu bilemiyorum. Ama zaten sektörün içinden Ecowings teşekkürler. Bilgiyi aldık. Ki Türk operatörler sonuçta Nicosia Fir'i kullanır. Yani sonuçta Tel Aviv uçuşlarında, Kahire uçuşlarında kullanır. Sadece Ercan'a özel olurum. Sonuçta eğer Kahire'ye gidişte Nicosia Fir'den gider. Nicosia Fir'le kontak kurulur. Zaten giriş çıkış noktaları farklıdır Ercan Advisory Airspace'in. Ercan bağlantıları hep Doren, genelde o Doren üzerinden. Diğerleri işte Vesar'dır, Tombi'dir. Biraz daha farklı. Ama değil mi, Avrupa'da operatörlerde durum öyle değil. Hatta Kıbrıs'ta operatörler Türk Hava Sahası'nı hiç kullanmaz. Approach and landing videos. Yes, orada var kaptanım. Orada var. Benzin piramitler iyi gözüküyor. Yani uzakta kalır biraz meydana göre, onu demek istediğim. Yoksa var yani, görünür. Ama uzakta kalır, ne kadar görürük bilmiyorum ama tabii teleskopik kameramız var, zoom yapacağız. Approach and departure, o da olabilir. Bir önceki yayında paylaşmıştım linkini. Bence fark etmez, iki türlü de çıkacaktır. Eurowings'in Larnaca uçuşları var. Hatta 2-3 tane video var o kanalda. Bir tanesinde tam da ona denk gelir yani. Birebir anlık izlersiniz böyle. Hem Ercan'a bağlandığını, hatta bir kadın ATC bir frekansta, onu çok iyi hatırlarım, böyle kulaklarında şu an çınlıyor sesi. Kadın ATC o an görevde olan herhalde, çünkü kadın sesiydi. Kaptan bağlandığında bilgisini geçer. Orada da anladım zaten operasyonun nasıl yapılacağını. Evet, biz de monitör yapıyoruz. Biz neyi monitör yapıyoruz? 121.500'üm. Dostlar, kapı zili çaldı, geliyorum.
Back to cockpit. Yes dostlar, geldim. Erden kaptanım, linki WhatsApp'tan atabilirim bana, oradan alıp koyarım buraya. Şimdi Step'a doğru gidelim. Orada yeni bir Step Climb bizi karşılayacak. Kahire'den havalimanından bahsedelim. Devam edelim havalimanından bahsetmeye. Enteresan bir bilgi var. Ki bunu aslında çok sık bu tarz bir bilgi alıyoruz ya da şöyle karşımıza çok sık çıkıyor. Çünkü birçok havalimanının geçmişine baktığımızda ortak bir karakteristik özellikleri var bu bölgede. Avrupa'da da öyle. İşte bir zaman nasıl bir ifade? Şöyle bir ifade geçiyor. İşte 2. Dünya Savaşı döneminde burası bir hava üssüydü gibi. Benzer bir durum Kahire içinde var. 2. Dünya Savaşı döneminde Amerikalılar burada Painfield adlı bir hava üssü kurmuş. Şu an Kahire Havalimanı'nın olduğu bölgede. Ve Mısır'ın doğusundaki bu plato savaş boyunca müttefik lojistiğinin ana merkezlerinden biriydi. Savaş bitince bu üs sivil havacılığa devrediliyor. 1963'te modern Kahire Havalimanı resmen açılıyor. Yani burası sivil havacılığa dönüşmüş bir askeri miras aslında. Birbirine paralel 3 tane pist var. 05 ve 23 şeklinde konumlandırılmış yani headingler. Yani o zaman ne oluyor? İşte left right center'lar şeklinde 05 left 2-3 sağ, 05 merkez ve 2-3 merkez, 05 sağ ve 2-3 merkez. Ki merkez ve 05 merkez 23 merkezde 05 sağ ve 23 sol daha uzun. 4000 metreye varan uzunlukları var dostlar. Ve pistler de birbirine uzun yani mesafeli yani çok yakın değiller. Hatta biri 05 sol ile 2-3 sağ apronun kuzeyinde, diğerleri apronun güneyinde kalır. Hatta merkez 05 merkezde 05 sağda birbirine oldukça uzak sayılır. Yani üçlü operasyon kapasitesi mevcut havalimanında. Üçlü operasyon kapasitesi. Hocam yeni başkent yapıyorlarmış Mısır'a Kahire'nin yoğunluğundan dolayı. Yeni başkent mi yoksa yeni yerleşim yeri mi? Başkent değişmez bence Mısır, Kahire. Yani Mısır için sonuçta tarihi ve kültürel olarak çok önemli bir noktada. Ama neden olmasın? Değişmenin tek şey değişimin kendisi demişler değil mi? Operasyon olarak da havalimanı hem bölgesel anlamda yani Mısır'ın iç hatları anlamında bir merkezi noktaya sahip ve kıtalar arası da bir aktarma noktası. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'nın buluştuğu bir kesişim noktası olduğu için hava sahası her zaman hareketli. Kim? Flight Radar'da da ne zaman baksam hakikaten o hareketi görürüz dostlar. Şimdi Stepa 3.9 dedi ama teknik olarak 3.8'de devam etmemiz lazım. Niçin oraya 3.9 verdi? Airway'e özel bir durum mu var? Bilemedim. Neden rotorda Stepa'dan sonra 3.9 verdi? Şu an kafama takıldı.
Yoğun saatlerde yaklaşma ve kalkış sekanslarının ritmi tabii daha güçlü hissedilir meydan tarafından. Ama tabii Ivo'dayız ki network'te sakin, durumlar sakin şu an. Ama vardığımızda tabii ki live trafik nedeniyle ne olur bilmem. Şu an baktığımda Kahire'ye inbound olan 5 tane uçak var ki biz şu an 3 kişi yakınık, denk gelebilirdik hatta. Separasyon yapmamız gerekecek. Yes, bugün biz de Kahire'ye doğru Air Cairo 992 ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bakalım nasıl bir alçalma ve iniş bizleri bekliyor. Şu an Stepa'dayız. Navigraph tableti tarayıcıdan açtım. Tarayıcı penceresine gelip buraya charts.navigraph.com, şuradan daha da zoom yapayım. chartsnavigraph.com'dan açıp kullanıcı adı ve şifrenizi girince açılıyor. Ama bunun için Avita Browser pluginini kullanmanız gerekiyor dostlar. Oldu mu CRX? Cevap. Vallahi Stepa'da öyle dedi ama onu yapmayacağım dostlar. Çünkü zaten heading doğru ama Stepa'ya özel bir durum olabilir. Onu bakmadım doğrusu. Şimdi zaten bizim top of descend'imizde daha var. Meldo'yu geçince aslında tekrar geçmemiz lazım. Şuradan bir bakalım step clients var mı? Ha, delayed oldu zaten. Tamam, otomatik delayed oldu. Delayed de kalsın. Biz heading'imize göre yapalım ama Airway'e özel bir şey varsa ona bakmadım. CRX ne oldu ki, ne bakı çıkardı, üzüldüm. Dostlar, kanala gönderdiğim linkten videoya bakabilirsiniz. Bu Nick Eurowings'in Erden Kaptan sağ olsun paylaştı bana. Ben de sizlere gönderiyorum. Ben özellikle Türkiye hava sahasından Nikosya geçişteki durumu birebir izleyebilirsiniz. Benzer videolar çok var bu kanalda. Kanal uzun süredir dışa açık değil, membership esaslı yürüyor artık ne yazık ki.
Geçme. Ne için geçeceğim Microsoft'a? Yapma. Bir plugin sorunu olduğunda, crash yaptığında gelir şuraya şu plugin admin'e. Bunların hepsini disable yap. Sonra able yapa git. Ya da bütün pluginleri çıkar. Sonra her birini tek tek ekleyerek devam et. Veya tam tersi. Pluginleri birer birer çıkararak devam et. Bul hangisi olduğunu. Ha ikincisi zaten log'a baktım. Log text'te genelde problem yazar. Nereden kaptanım? Kaybetmeyelim ya bir XPG ha? Kaybetmeyelim. Tamam yaz. Yaz. Elim görünce ve fırsat bulur bulmaz. Hemen bakalım ne durum. İlgilenelim. Şefkat gösterelim. Bazen bunlar şefkat ister.
Video nasıl ama CRX harika değil. Vallahi o şirketi değişir bence. Şimdi Eurowings o kanal tabii pilotundur. Oradaki kaptanım. Belki de artık vermiyor. Çünkü bakın canlı yayınlarına uzun zaman ya da video yüklemesi yok çok uzun zamandır. Sadece membership var. Mesela membershiplerde de öyle çok daha farklı videolar var. Anlık uçuş videosu değil. Mesela British Airways hiç görmezsiniz. O şirketi değişiyor. Bir de şey var tabii. Çekimin kimin yaptığı. Şimdi Just Planes, mesela Air Clips de var, severim. Flight Radar'ın mesela kanalı var. Orada sonuçta bir ekip var gelen. Belli anlaşmalı, belli kriterlere göre oluyor. Ama Eurowings, o kanal Eurowings'in değil ya da Just Planes'da değil, profesyonel. Bizzat pilotun kendi çeker. Hani aktif pilotun ya da pilotların çekmesiyle profesyonel bir ekibin gelip belli şartlarda çekim yapması da herhalde farklı oluyor. Bu dikkat edin, genelde bayrak taşıyıcısı hava yollarının pek görmezsiniz. British'in, işte Pegasus'un, Türk'ün, Amerika'nın, United'ın pek yoktu. Just Planes'de genelde daha farklı. Mesela A-Jet'in var mesela. Just Planes'de A-Jet, o zaman Anadolu Jet'i var. Onun var. Hatta bir Antalya git geldi. Round trip'ti galiba. Da Avrupa bağlantılı. Yani o duruma göre değişiyor. Türk Hava Yolları da var. Yok değil yani eskiden aslında. Hepten yok değil. Ama pilotların kendilerinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmalarıdır esas problem. Çünkü orada kontrollü olmuyor. Ama diğeri, çekim yapacak firma kimse, profesyonel ekip, sonuçta hava yoluyla gidip muhtemelen belli başlı sözleşmeler imzalıyorlar. Ben ikisi arasında ayrımı vurgulamaya çalışıyorum. Bilmem anlatabildim. Yani pilotun bireysel olarak kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı olayla ya da yapacağı bir yayın veya bir çekimle şirketin profesyonel bir yayıncıyla anlaşma yapıp onun üzerine yapacağı bir çekim çok farklı bir şey. Zaten olay o. Ama diğeri serbest bırakırsa artık iş çığırından çıkabilir. Kontrol edemez ki. Hangi pilotun, hangi işte kabin ekibi çalışanının ne yaptığı, nasıl paylaştığı, neyi paylaştığını nasıl takip edecek? Kontrolden çıkarır. Bazı hava yolları çok katı. Fotoğraf bile paylaşmayacaksın diyor. Bırak videoyu. Şimdi dostlar, Kahire'ye doğru artık döndük. Ve tabii alçalma noktasına geliyoruz. Enter Destination dataya girelim. 10-13'müş şey. Up of the center çok az kaldı. Biz 10.000 fiti alçalmayı verelim. O arada da dataya girelim. Geç kalmayalım alçalmakta. Görüş 6 km. No significant clock. Güzel. 210'dan 17 knot. Yani 2-3 pistine inişe devam. 19 derecelik hava sıcaklığımız var. Buradan bakalım. Transition'ımıza 4500'dür. Onu 6 diye girdi. Tamam, onu değiştirmeyeceğim. Uygundur. 1000-1500 fit üstü.
Minimum descent'i girelim. 625. Kat 3 ineceğiz. Ve kat 1 ineceğiz daha doğrusu. O zaman baroyu kullanalım. 2-3 yapacaksak radyoyu kullanmamız lazım. Dostlar ben size şeyi tavsiye ederim ya. KLM'in yani şirketin kendi YouTube sayfasını takip edip orada içerikleri izlemenizi vallahi tavsiye ederim. Çok güzel içerikler yaparlar. Uçak teslimatı videosu vardı son gördüğüm Emre'nin, bayıldım ya, ona bayıldım. Ladies and gentlemen, as we start our destination, Yes, Mısır. Mısır deyince aklıma bir tekerleme gelir ama burada söylemeyeyim. O Hollandalı kız Airbus'a geçti galiba kaptanım. O 737 idi, bilirim onu. Şimdi sanırım Airbus'a geçiyor. Ya da geçtim. İşte Mısır'da beni en etkileyen manzaralardan bir tanesi. Çünkü aslında Kuzey Afrika'nın çok büyük bir kısmı çöl ve kurak ama işte Nil Nehri deltası, havzasının beslediği alanlar bakın yemyeşil. Tarıma elverişli işte bu alanlar. Ki aslında kalkış Entepe'ye giderken göreceğiz. Havalimanının güney tarafı çöllük arazidir. Bak Kara hocam, yani bu yazdığını al, dön, bizim siyasilere uyarla. Beğenmene sevindim CRX. Rimons hoş geldin. Teşekkürler.
Evet, kokpite geri geçelim. Evet, alçalma hattında mis gibi ilerliyoruz. Şuradan bakalım. Şimdi tabii yaklaşma çartı yok Mısır'da. Hold noktaları var. Olay radar vektör ve Kahire VOR bağlantılı yaklaşmalarla yapılıyor ki şu anda biz tabii radar yok. Dolayısıyla radar vektörlük durumda yok. Kahire üzerinden bağlanacağız. Yani burada aslında Kahire üzerinden outbound yapıp ILS frekansı üzerinden daha sonra 089 track, onunla bir prosedür turn 269 ve inbound establish ve landing şeklinde planladık dostlar. Burada tabii hız kısıtlamalarımız var. Bu önemli burada. 4506 220 knot, sonra 210 180 ve 5 mile kadar 160 knot'u muhafaza ediyor. 5 mile kadar threshold'da. Progress page'e runway threshold'u girelim. Evet. Evet, tam da burada işte kaptanım. Cairo Outer Fixes Holding Procedures. Yes, bununla işimiz yok. Bizim işimiz bununla. Kat 2 varmış ama kat 2'lik bir durum yok. Görüş 6 kilometreydi zaten. Bakın minimalar belli burada. Runway visual range'ler 550 metre, 600 metre. ALS outsa 1200, 1500 gibi. Sadece localizer'sa 1100, 1800 ki bakın 6 marjinal bir yapar var ama gene de 6 kilometre görüş. Öyle mi yapsak? Full establish olacağımız 2000 fitte 5.1 mil kala 4500 fitte tırmanacak. Pist doğrultusunda pist istikametinde 2500 fitte kadar tırmanıp soldan dönüşle VOR'da 4500 fitte hold'a giriliyor. Stop-loss prosedürümüz de bu şekilde. Artık dostlar iş ciddiye binmeye başladı. Yaklaşmaya geldik. Evet, 15.000 fiti daha geçtik. Alçalırken manzara tabii biraz denizden çıktık ve bakın işte yemyeşil araziler ama ileride havalimanı şu an saat 11 yönünde. Bakın çöl iklimi bizi karşılayacak, bir anda dramatik bir değişim var. Biz şu an Nil Deltası çevresindeki yeşil tarım alanlarını görüyoruz ve gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Havalimanıyla birlikte sarı toprak tonlar bizi karşılayacak. Evet, hava durumumuz iyi. Görüş 6 kilometre. Hafif pus var ama problemi yok ki. Explain'den şu an ufukta hafif pusu zaten görüyorsunuz. Ali Eren, hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet dostlar, Kahire.
Nil Deltası'nın beslediği yeşil tarım arazilerinden çıkıp o sarı tonlardaki toprak dokusunun ördüğü çöl iklimine doğru alçalıyoruz. Görüş açık. Performans ayarlarımız. Bir check yapalım son kez. Bir hesap yapalım. 134. Rüzgar 17 olduğu için 9 knot ekleyelim. 134, 9 daha 143 knot daha inelim. QNH 1013. Bunlar tamam. 2-3 merkeze 625 baromuz. Okey. Trajöl'de 6 mil kalana kadar da 160 knotlık hızımızı koruyacağız. Şu an Diesel'deyiz. Sayın yolcularımız, kokpitten kaptanlarımız konuşuyor. İniş için yaklaşmaya başladık. Birazdan Kahire Uluslararası Havalimanı üzerinden geçip final hattına yerleşmek için ilerleyeceğiz. Bugün inişte 1 numarayız. Önümüzde herhangi bir trafik yok. Bizimle uçmayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Evet, kullanırım. Profili 4500'e çekiyorum. We are clear to descend 4500 feet. Hey, my friend. Welcome on board. Ejder, hoş geldin. Teşekkürler kanala. Welcome on board my friend. Thank you for subscribing. Thank you for your support. Teşekkürler dostum. Evet. ...10.000 fiti geçişle birlikte landing light'larımızı açalım ve Kahire üzerinde o bahsettiğimiz puslu hava bizi şu an karşıladı. Business yok. Low cost airline'dır bu. No business. Ama bu uçuşu bir nevi business uçuş diye sayabiliriz. Bu uçuşta siz değerli dostları business class konforunda taşıyoruz. Evet, X-Plane o puslu bize yansıttı şu an. Hava durumu konusunda son güncellemelerden sonra özellikle weather update ile birlikte daha iyi oldu dostlar. Gerçekten daha iyi oldu. Zaten biz simülatör pilotlarının beklediği bence üç temel şey var. Biri uçağın simülasyon seviyesi, gerçek dünya olan uyumu. 2. Uçulan simülatör platformunun fizik özellikleri, gerçek dünya olan uyumu yani. 3. Simülatöre enjekte edilen hava durumunun yine gerçek dünya olan uyumu. 3 temel özellik. Bu üçü de X-Plane tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla X-Plane'cim. Diğeri karşılamıyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Diğeri başka bir simülatör ortamı aramaya ihtiyacı duymuyorum. Yes dostlar. Kamera açımız nasıl? Bu arada güzel bir rüzgar var. 17 knot. Erden kaptanıma soralım. Lap 3 mü yapsak acaba? 17 knot kafa rüzgar var Erden kaptan. Neden? Lap 3 inelim. Gelin konfigürasyonu flap 3 yapalım. 141 knot, 9 knot ekleyelim. Yani 150 knotla inecek. 17 knot kafa rüzgarı var. O zaman overheat'ten de şuradan landing flap şu açalım. Yes, buradan da upper ECAS'tan bakın Ground Proximity Warning sistemi flap 3 olarak aktif ettiğimiz indication'ını aldık. Harika.
Yes, chartımıza gidelim tekrar. Kuleden uyarı aldık şu an. Ne uyarısı aldık? Lokal altimetre çekelim dostlar. 10-13 lokal altimetre 1013. Auto brake love. Big brake armed. Birazdan localizer'ı yakalayacağız. Landing system on. Manzara güzel. Severim böyle. Vallahi kış geldi. Geleli. Şeyler gerçekten çok iyi olmaya başladı. Aksiyonlar. Aksiyonlu uçuşlar olmaya başladı. Düşük görüş. Sert rüzgarlar. Değişken rüzgarlar. Yağmurlu hava. Kar. Hepsini yaşamaya başladık. Harika. Yes, continue descent. ...2100'dı bakalım şey bir... ...profile... No, 2000, okay. 2000. Missed approach'u unutmayın, hep 1500, işte bustan çıktık. Haydi bakalım. İyi inişler olsun. CRX takip ettim. Takip ettiğim Girne'de sağlam yağmurlar, dolular, aksiyon dolu. Aksiyon da çok. Evet, localizer ve glide slope işaretçileri geldi PF diye. Approach is activated. Flap 1. Turning for final. Air Cairo 922 turning for final. İşte bazen işte yapmak lazım dememek lazım. Yapacaksın kaptanım. Flap 2 hızımı düşürelim çünkü önümde trafik var. Şuradan normale alayım. %60'a çekelim. Approach localizer captured. Cairo traffic, Air Cairo 922 on localizer runway 23 center, 11 nautical miles, Cairo traffic. We wish you a pleasant stay, and we hope to see you again very soon. On behalf of all of our crew, thank you for choosing our company as your airline today. Cairo traffic, translate on Juliet Victor, establish on the localizer runway 23 left. Evet, 2-3 left'miş o, okey. Bu arada neymiş şirket? Yunus'muş adı. Transavia. O 2-3 sola iniyor, problem yok yani. Harika. Travel Videos hoş geldin. Kat 1, kat 1, kat 3'e gerek yok. 6 kilometrelik görüş var. ...6 mile kadar 160 knot'u koruyacağız. Zaten daha full establish olmadık. Zaten 5 milde full establish olacağız. 2500 checked. Radar altimetre bize 2500 uyarısını verdiğim. Yöneticimiz 1013. Localizer yakalandı. Rüzgar 16 knot kafadan flap 3 iniyoruz. Glide slow'u yakalamaya az kaldı.
5.1 milde yakalayacağız glide slope'u. Teşekkürler. Kısmetimizde ne varsa artık o anlık biliyorsunuz. Bir anlık her şey. Yes, full establish. Gear down. Speed managed. Lap 3. Full config. Değil tabii ki. Lap 3. Full config for landing diyelim. Landing config okay. Cairo traffic, Cairo 9022, full established runway 23, center 5 miles, Cairo traffic. Cabin checked, runway turn off lights, nose light, take off. Full established, missed approach altitude, 2500 feet, set. Landing checklist please. Landing no blue. Cabin ready. Landing checklist completed. Pozitif dinleme lazım. Evet. Şöyle yapıyorum siz değerli dostlar. Bugün siz değerli yolcularımıza özel kokpit kapısını açtım. İnişi öyle yapalım. Özellikle koridorda oturan yolcular inişi görsün. 1000 radar altimeter checked. Continue. Stabilized. Approaching 2-3 center. Checked. 900. Baromuz baro 65. 500. Yes, runway inside. 400. Autopilot off. My control. 100 above. Continue. 300. Land. Minimum. Minimum check. Continue. 200. $100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 yards, 10, 5, Reverses. Diesel. Eighty knots. Reversal release. Auto brake release. Manual brake. Six thousand feet remaining. Five thousand remaining. Ladies and gentlemen, Welcome to Cairo. For the safety and comfort, please remain seated in your seatbelt. Passengers also Cairo traffic. Cairo 922. Vakit runway 23 center via Tango 3. indicated that we have parked at the gate and Lock clean. Air traffic for Tulane at Juliet Victor, crossing runway 05 center. Stop lights off. Landing lights off. Nose lights. Taxi. Tarafa gidelim dostlar. Haydi bakalım geldik. Geçmiş olsun hepimize.
Güzel. Comfortable bir iniş yaptık. CRX arkada nasıl hissedildi iniş? Şu an herhangi bir yere gidip park edeceğim dostlar. Sonra da diğer uçuşa hazırlanacağız. Yolumuz Entebbe'de bitecek bugün. İleriden Transavia gelir. Tam paralel landing yaptık sanırım. Kaptanı vallahi hissetmedik arkada. Tütün kaçakçısı Mısırlı abiyle. Travel Videos bu ayki uçuş programı gün ve saatleri dışında hangi bacakların yapılacağını yayınladım web sitesinde. Orada var. Orada var. Şu an tam ezberimde değil ama oradan bakabilirsin kaptanım. CRX şimdi Entebbe'ye geliyorsun değil mi? Ön tarafa alayım seni. Afiyet olsun. Afiyet olsun Hasan hocam. Birazdan uyarsa gene bekleriz. Entebbe'ye devam edeceğiz. Hemen şuraya park edelim uçağımızı. EasyJet sevenler el kaldırsın. Ali Kaptan iyi uçuşlar. Adana'ya. Süper. Oradan da Antalya. Harika. Regional. Bölgesel operasyon. Severiz. 2026'da bol bol bölgesel operasyon yapacağım dostlar. 2026'yı Türk operatör yılı olarak ilan ediyorum. Fucking brake set. APU master switch açalım. Evet bence gayet comfortable bir touchdown yaptık dostlar. Birazcık sarstı ama bir sağa sola böyle sendeleme oldu. Burun kaçış oldu. Neyse toparladık daha sonra. Yani orta hatta kalmaya çalıştım. Taksimizi yaptık ve park pozisyonumuza da geldik. Şimdi APU devreye alalım. Daha sonra motor kapatıp diğer uçuşa hazırlanacağız. Ben seni ön tarafa alacağım CRX. O Transavia kanka yanımıza geldi. APU avail olsun. Evet 3 saat 3 dakika. Hayırlı olsun 3 saat 3 dakika yaptık. EasyJet. Yes, APU avail oldu. Bolidimizi açalım. Weather radarımızı kapatalım. Predictive wind shear'ımızı da kapatalım. Rudder trimimizi sıfırlayalım. Yes. Jetway'imizi bağlayalım. Süper. Jetway'imiz geliyor. Shocks'umuzu bağlayalım. External power alalım uçağımıza. Sonra buradan gelip uçuşumuzu kapatalım dostlar. ICCS panele gidip kapıları açalım. Catering'leri de yapmamız için açmamız gerekiyor. Okay. Şuradan bakalım. Yes. Her şey gelmeye başladı.
Tolis Baba. Ya şu EasyJet'le bir kare alalım beraber. Ne oldu gitti bunlar hemen? Burada bir yanlışlık var. Otomatikteydi ya. Transavia nereye gitti? Disconnect oldu herhalde Transavia. Biz açınca otomatik geldiydi herhalde. Tamam, şimdi tekrar gelirler. Evet, motor kapattık, tamamdır. Şimdi dostlar gelin diğer uçuşu için hemen hazırlık yapalım. Bunu da buradan yapalım. Gelin browser'dan. Simbrief'e gidelim. Birlikte yapalım. Evet, ikinci bacakta dostlar Entepe'ye gidiyoruz. İkinci bacak Entepe. Gayet bu uçuşlara gidelim. Evet. Hep Hotel Echo Charlie Alpha'dan Hotel Uniform Echo November'e load yapalım. Load. Ben yeni pis bulalım. Aa bakın çok sıcak. Çok yeni update olmuş. Close message diyelim. Burada invalid route dedi ama bir şey değil o. Şuradan bakalım. Tabii bu ne kadar izin verirse dostlar. Şu an Zulu saatimiz kaç? 11.41, biz 12-15 gibi kalkarız. Ona izin vermeyecek galiba şuna. Yok. Şuradan bakayım. Saati görebilmem lazım. 12 çeyrek gibi kalkarız Zulu olarak. Yes. 837 şu an kalkışımız. Tolis ile yine 320 Neo'yla yine aynı uçak, aynı fin numarası. 2-3 sol pistini bize kalkış verdi. Şuradan Love EFR, IFR alalım. 2-3 sol tabura gideceğim. Oldu canım. 2-3 center yapıyoruz. Zaten ATC de yok. Tam arrival 17 oldu. Sıkıntı yok. Sit start yoktur. Kalkışta Charlie Victor Oscar üzerinden ki aslında hemen zaten üstünden geçip döneceğiz. Şimdi CRS malum IVAO'nun dünya turu uçuşlarını yapıyoruz. Dünya turu 2025. Orada 50 tane uçuş var. 50 bacak var. İşte 40.sını yaptık. Şu anda 41.sindeyiz. 41.si Kahire'den Uganda Entepe'ye, öyle yani pek gittiğimiz bir yer değil. Belki Türk Hava Yolları'nın operasyonu var mı yok mu bilmem, bakarız ona da. Ama Entepe tavsiye ederim. Havalimanı olarak güzel. Victoria Gölü'nün kıyısında. Yani su, ormanlık alan ve terrain üçlüsünü bize sunan bir meydan. Alternatiflere bakalım. 2 tane alternatifimiz var. Enroute bulalım bir tane. Adidas Ababa'yı vermiş bize Enroute'da. Tamam. Şimdi sorun Generate'e gitmekte. Generate'e gideriz birazdan. Bence tamamdır. Bu arada bu uçuş planlarını web sitesinde eklediğim butondan da alabilirsiniz. Otomatik simbrief'e aktarır. Daha sonra tabii uçak tipini, kullanacağınız çağrı kodu neyse onları değiştirip gerekeni yapabilirsiniz. Yani uçuşunuzu yapabilirsiniz dostlar. Şimdi evet, network'ten koptuk. Uçuş planımızı oluşturduk. Geriye ne kaldı? Uçuş planını IVAO'ya göndermek kaldı ama onu buradan yapamam. Şimdi tarayıcıya geçtim dışarıda. Onu IVAO'ya gönderebilmem için dostlar dışarıdan yapmam lazım. Refile on network IVAO Light plan geldik. Alternate'lerimiz ikisi de geldi. Tamam. Ve submit'e ettik. Tamam. Uçuş planımız IVAO'ya gitti.
Şimdi dostlar Navigrap'a tekrar geçelim. Onu buraya yazacağız. Olmadı. Onu kapatalım o zaman. Şuradan yazalım. Charts.navigraph.com. Evet. Import flight diyelim. Evet, Hekahuen geldi. Çok tatlı. Sevdim bu özelliği. Peki, network'a da bağlanalım. 837 olarak. Network'e da gittik. Hocam tütünleri doldurduk Mısırlı reisiyle kaçak sokacağız Uganda'ya. Tamamdır. Evet, dünyayı şu an görüyorsunuz. Düşük boyutlu, ne güzel, ne güzel. Afrika. Tabii Sudan hava sahası Hector Sierra, Hector derim ya, Hotel Sierra Sierra Sierra'yı kullanamıyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan Cidde üzerinden Etiyopya, Eritre Etiyopya şeklinde rotamız olacak. Evet, departure'ımız 2-3 center. Şimdi şu an uçağımızda ground'a alalım. Apu'yu kapatalım. Daha fazla Apu harcamayalım. Evet, yeni operasyonu da fetch yaptık. Neden yaptım onu? Burada gözüksün diye, bakın. Birazdan buraya gelecek sanırım kanalımda. Çalışması lazım. Şimdi initialize'a gelelim. Yeni plan gelelim dostlar. Initialize. İkinci bacak için kokpitte hazırlıklarımız başlıyor. İlk uçuşumuzu Kahire'ye başarıyla tamamladık. Yerevan'dan kısa bir zaman geçirdikten sonra yolcular deboard oldu. Yeni yolcuları almaya birazdan hazırız. Ve buradan Afrika'nın kalbine doğru devam edeceğiz. Bu uçuş bir önceki bacaktan biraz daha uzun olacak. Orta Doğu'dan çıkıp Eritre, Etiyopya üzerinden Uganda'ya varacağız dostlar. Yine böyle coğrafi olarak çöl iklimlerinden ya da çöl manzaralarından yeşille dolu, yeşilliğe doyacağımız manzaralara geçiş olacak. Evet, Tata Link'in Preference Performance IRS'imiz zaten inittir. Rüzgar bilgisini alalım. O arada Wake Summary, Weight and Balance'a gidelim. Şuradan Set to Current diyelim. 15.8 tonluk yakıt alıyoruz. 155 yolcu taşıyoruz bugün. Ve bu yolcularımızın bazıları siz değerli dostlar. Sizler ön tarafta Low Cost Airline'da uçuş olmasına rağmen bir flag carrier daha business class servisi sizlere sunmaya çalışacağız. Yemeği füze, merak etme. Füze gelirse de yaparız kaçış manevrası, ne kadar olursa artık. Yes, return yapalım burada. Troposferimiz 54.200, çok yüksek. Troposferine işimiz pek olmaz. Ground temperature'ımız 19 derece. Kalkış pistimiz gene 2-3 center olacak dostlar. Biraz pist doğrultusunda gideceğiz. Ondan sonra dönüşümüzü yapalım. Şöyle bir varsayım yapalım. Radar vektörünü alalım işte. 8 mile kadar değilim mesela. O zaman ne olacak? HK diyeceğiz. Şuradan. Onu bu şekilde ekleyebilecek miyim? Şu an merak ettim ha. HK23 Center. Dan sonra pist doğrultusu. Kaçtı pist? Airport'a gidelim. Kaçtı şeyi? 224. Bu şekilde olacak mı acaba? 224 8 mil. Vallahi da oldu. Bunu eklediğimizde rotaya bakın, şuradan Light Plan'a gidelim. Range 20'ye alalım. Bakın pist doğrultusunda 8 mil hattı kodu.
Daha sonra Charlie Victor Oscar der ama Charlie Victor Oscar yapmayacağız. Çok saçma olur o dönüş. Direkt sola mı yapacağız? Rotayı bu şekilde edit yapalım. ATC'den de bu izni aldık dostlar. Evet. Gördüğünüz üzere şu an rota geldi. Şimdi bu noktadan sonra buradan bakalım yakıt bilgisi. Trip time'ımız 4.44, 32, final time 10, ekstra negatif. Motor çalışınca o zaten hesaplanacak. Bu ene ise şu an bize ne verdi şey burada? 17 pisti verdi iniş olarak. Approach ne olabilir? Yani ALS Zulu olur. İmtat üzerinden. Keyifli olur bu yaklaşma. Ormanlık alan, arada bir böyle bir körfez koy. Sonra havalimanı. Havalimanı böyle bir yarımada üzerinde ama küçük bir yarımada. Böyle sanki sadece havalimanını sağan bir yarımada gibi. Gerçekten keyifli. IMVIP 2 alfa olacak ha. Tamam. When arrival. ALS kaçtı? Yankee miydi o? Yankee değil, Zulu. ALS Zulu. IMVIP 2 arrival. Approach veya da imtat enter. Tamam, bunu da şimdiden ayarlamış olduk. O zaman geriye ne kaldı? Performans kaldı. Pickup performansa gidelim. 23 center runway condition dry. Paksları kapatmayalım. Yolcularımız klimatik hizmeti alsın. 156 flex 1. Take off data request diyelim. Receive takeoff data. Flex takeoff. Insert. Evet, transition altitude 5000. 4500'dür. 4500. Thrust reduction yok. Flap 1 up 07. Hocam bu IVA turlarının tamamlanınca ödül olarak ne veriliyor? Apolet. Hesabınıza bir apolet işleniyor. 156, 156, 158. Şimdi şurada flight direktörlerimizi açalım. Ve bir kontrol yapalım gelin. Discontinuity. Şimdi bu rota bizi birazdan şeyden abigrafı da açarım, öyle bakarız. Evet, Cidde'den geçtik. Step climb'larımız var. Git babam git. Evet, uzun bir rota bizi bekle. Bu da missed approach. Yes, bunu kapatalım. Yes, rotaya şöyle bakalım dostlar. Evet, yani Afrika'nın neredeyse yarısını kat edeceğiz. Bu rota bizi önce Kahire'nin güneyine, Nil boyunca ilerleyeceğiz ve gerçekten o dramatik değişimleri göreceğiz. Nil havzasına yakın bölgeler ve uzak bölgeler arasındaki kontrast muazzam görünür. Afrika omurgasını takip edip daha sonra Cidde üzerinden Suudi Arabistan'a böyle hani bilardo topunun banttan sekmesi gibi Cidde'ye böyle bir deyip oradan tekrardan yönümüzü Afrika ana karaya çevireceğiz. Eritre'den gelip Etiyopya, Addis Ababa üzerinden geçip sonra Kenya'dan da geçeceğiz. Kenya'nın böyle çok küçük bir bölümünden böyle kuzey batısından geçip Uganda'ya gireceğiz. Yani çöl tonlarından yemyeşil yoğun bitki örtüsüne sahip bir iklime geçiş yapacağız dostlar. Ve gerçekten Victoria Gölü, ki o bölge, o havza için çok çok önemli bir göl. Onun yaklaşmada görmek büyüleyici anlar bize yaratacak diye düşünüyorum. Yani büyüleyici anlar yaşamayı umuyorum. Şimdi burada son uçuş nereye olacak acaba? Son uçuşumuz, şimdi turun başladığı yerde biter genelde turlar. Başladığımız yer Bangkok'tu. Bangkok Suvarnabhi'ydi. Orada bitireceğiz. Benim web sitemizde Global Map'te orada aslında filtreleyebilin. IVA turlarına ayrı bir sekmesi var. Bir filtreleyip bugüne kadar yaptığımız bütün bacakları adım adım oradan görebilirsiniz. Uçuşumuz yaklaşık 4,5 saat sürecek. Komok.
Şimdi bir Sim Operation Flight Plan'a bakalım. Cost indeksimiz 60. Evet 370. Raska'da bir 380'a geçeceğiz. Step climb'ımız var. Şimdi bunu follow alalım. Yine trafiği açalım. Ve şöyle zoom yapalım. İşte. İşte Vakkaro Arslan hocamın bahsettiği sektör. Koronavirüse benzeyen. O zaman dostlar bence artık hazırız. Efendim ise rotamızı girdik. Hava durumunu aldık. Artık kokpiti kapatıp ilerlemeye doğru yaklaşıyoruz. Şu an gelin yine app'ımızı çalıştıralım. Master switch'i açtık. Kapıları kapatalım artık. Boarding tamam. Epius Master switch'i çalıştıralım. APU'muz çalışsın dostlar. Evet APU'muz çalışmaya başladı. Böyle uçağın dışından bir fotoğraf alalım. Evet EasyJet dostumuzu bekleyeceğiz. Şeyi devreden çıkaralım, Jetway'i detach yapalım. Hocam ben daha kafe... Hocam gelmedi mi? Ben gördüm seni biraz önce. Yapma şaka yapan bana böyle heyecanlandırın beni. Seni almadan gider miyim? Hiç gördüm seni. Bu arada nasıl bir istasyon, nasıl bir iskele. Maşallah. Kaç tane körük var farklı konfigürasyona göre. Evet. Eko 1-1'de bekliyoruz. Yes, Apple devrede dedik. Bleed'imizi açalım dostlar. Apple bleed'imizi açalım. Power'ı disconnect yapalım. Çok suda kaldıralım. Pushback aracımızı çağıralım. Ground to cockpit. Tow is driving up. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Gerçek dünyada Kahire'den kalkışlar genelde yoğundur dostlar. Afrika'nın en işlek meydanı malum. Apro'nun dinamizmini gerçek dünyada olsak tabii ki hissederdik. En başta da Egypt Air'ın bir sürü uçuşuna denk gelirdik mutlaka. Yes. Bakalım şu arkadaş hala orada. Transavya'mız geri geldi. Transavya'mız da oradaymış. Yaşa Transavya. Bu arada şimdi bir endişe buldum yine. O EasyJet orada gerçekten var mı? Yoksa şey trafiği mi?
Live Air trafik de olabilir ha. Vallahi de Live Air trafiktir galiba. Yoksa yok EasyJet'tir. Tamam. O da dünya turu yapacak. Bekliyoruz. AD San. Thank you my friend. Welcome. Cargo traffic, Air Cargo 837, stand Echo 11, ready for pushback and startup, and will start after passing EasyJet traffic from left to right, cargo traffic. İsteyelim şeyimizi. Hey, Captain, let me know where you want this thing. Transavia'da devam edecek. O Transavia'da benimle devam ediyor galiba. Hey, AD-san, welcome my friend again, and so... Welcome aboard, The Captain. aircraft Toes connected, just close bypass to me, bends my inserted. right Go side, and kill the to parking brake when you're ready to Transavia. go. Is it you my friend, ha? Vallahi benim aynı uçuşu yapacak galiba o da. Bakayım. Yok, değil. Pardon, ben şeyle karıştırdım. Arkamdan gelen inci tüyene karıştırdım. Tamam düzeltiyorum. Bir an öyle şey düşündüm. O şeyden geldi. Marsilya'dan geldi. Şu an bir yere gidecek değil. Şu an EasyJet'i bekliyoruz dostlar. EasyJet o da bir tur uçar. Ne turu uçar o? O da dünya turu uçar ama tamam, EasyJet'tir benimle beraber uçacak olan Muhammed Royat Zidani. O arkadaş da o da bu arkadaş da şeye gidecek. Nedir adı? Kahire'ye. Şiman Entebbe'ye. Motor çalıştırıp taksisi için bekliyoruz beyefendiyi. Yerde. Şeyle ilgili, yani şu an ekrana gelen toplam obje sayısıyla ilgili ve onun tabii ki onların grafikleriyle ilişkili bir durum. Gökyüzünde tabii bu kadar şey yok. Yes, we are waiting for the EasyJet traffic, my friends, and now finally he's moving. Sonunda hareket etmeye başladı. O zaman we are ready. Yes, now starting the pushback. Parking brake release. Gate Here comes the leave pushback. left Light 'em up. at 12:3. Bir posta checkliste baktığımızda Windows close, beacon açalım, evet, beacon açık zaten, tamam. Light them up dedi bize. Engine ignite switch'i set start. Evet bayanlar ve baylar, Air Cairo'nun 9837 sayılı numaralı Kahire Entebbe seferine hoş geldiniz. Şu an pushback'teyiz. Kalkışta 2 numara olacağız. Bizimle uçmayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Uçuş boyunca sizlere bilgi aktaracağım. S1 numaralı motoru çalıştıralım.
Tamam mı Siyaris, kızma hemen gitti. Ama bu söylediğin oluyor gerçek hayatta. Hatta onun bir tane kepsi var. Bir tane pilot diğerinden şikayetçi olur. Çok yavaş taksi yapar diye. Tanıdığım Atlas Jet'le ilgili. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. Yes, parking brake set. And engine 1 And we're avail. disconnecting the tow. Engine Give me just a 2 moment. is starting. And hearing the wonderful parking sound, ha? Hızlı geçti, geçiş oldu ama. İki üç merkez pistinde taksi yapacağız. Evet, belli ki kalkışta bir numara olacak. Çünkü arkadaş gitti bile. Evet, 2 numaralı motor çalışıyor. Kalkışımız 2-3 merkez. And we're disconnected. Signal and pin on the left. Take it easy and have a safe flight. Okay, tow is moving out. Moving away. Yes, Atlas TY tartışmasıydı. Waiting for engine 2 to be avail. Okay. Engine 2 will be avail soon. Yes, engine 2 is avail soon. Lap 1. Performance page. Up 07, huh? Up 07. Yes, checking flight controls. Roll left, roll right, and neutral. Elevator up, elevator down, neutral. Rudder left, right, neutral. Okay, flight control'da kontrol yaptık. Uçuş kontrol yüzeylerini check ettik. Auto brake max. EPU goes bleed off. Master switch off. Runway turn off lights on. Taxi lights. Nose light set. Taxi. Parking brake release and starting taxi. Evet, buradan Sierra'ya gidip oradan Tango'ya geçeceğiz. Bu arada live trafikten ne bulalım izleyelim, ne bulalım dinleyelim bilemedim. Çünkü Afrika kıtasında pek live ATC yok. En yakın Gökçen'e bakalım. Gökçen de çalışmaz. İstanbul çalışmaz. Eskiden vardı bunlar ama artık yok, beslemezler. Yani arka fan olsun diye gene son uçuşta bakarım, artık bir şey buluruz. Yani arkada bir ATC sesi gelsin maksat. Transavia, my friend, goodbye. Cabin calls. Speed brake on. Takeoff config. Radar on. Ready to ensure on. Taxi checklist. Flight controls checked. Checked.
flap setting config 1F, radar impeded the wind shear on, ACAM memo, takeoff number, and cabin is ready. Taxi checklist completed. EasyJet, goodbye. Siyaris, kendine iyi bak. Evet, buradan Tango'ya çıkalım. Bu arada Kühneç bilgimizi tekrardan bir kontrol edelim. Kaç olduğunu da şuradan bakacağım şimdi dostlar. Düzlüğe çıkalım. Onun işte tamamdır. Sayın yolcularımız, kaptanınız konuşuyor. Şu an pist başına doğru ilerliyoruz ve artık kalkışta 1 numarayız. Yaklaşık 5 dakika içerisinde havalanmış olacağız. En tepeye doğru keyifli bir uçuş dileriz. Cabin crew, take off position. Benim için keyifli uçuş olacak. Yarısında uyuyacağım. İyi istirahatler. Bu uçuşumuzda tabii ki küçük bir istirahat vereceğim an benimle olacak. Daha ara olabilir. 4,5 saat malum. İnsani ihtiyaçlar söz konusu. Zaten bir ara verdiğimde mutlaka bunu sizlere hem söyleyeceğim hem de tabii ki yayına anlık gelenler için, biliyorsunuz her zaman overlay'ler kullanıyorum. Ve uçuş boyunca bahsedeceğim bazı konular olacak. MCU'da bir şeyler üzerinde konuşmak istiyorum.
bir şeyler denemek istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım. Cruise aşamasına geçer geçmez böyle bir uçuş akışımız olacak. Cruise aşamasından geçince kısa bir mola, dönüşte bazı konular var aktaracağım ve birlikte işte üzerinde konuşup bir şeyler deneyebiliriz. Daha sonra yine bir mola ve artık alçalmadan önce kokpitte yerimi alacağım. Evet, pist başına geldik. Şöyle küçük küçük break yapalım. 12 knot iyiydi dönüşlerde. 10 knot ve 6 olmak en ideali. Tabi dönüşün çapına bağlı. Malum sonuçta run pist çıkışlarında yüksek terk ediş taksi yollarında 30-35 knot'a kadar hız muhafaza edebiliriz high speed exitlerde. Evet, şeye geldik. Line-up checklist. Evet, clearance'ımızı aldığımızı varsayalım. Biz de frekansa bilgi atalım. Cairo Traffic, Cairo 837, line-up and take-off runway 23, center, Cairo Traffic. Evet, kanala mesajımızı geçtik. Stop light'ımızı açtık. Line-up, landing light'ları ve taxi light, nose light'ları take-off aldık. Piste girerken line-up checklistimizi yapıyoruz. Take off runway 23 center. 23 center. TCAS'ımızı şuradan açıyoruz. On ve up 2000'deyiz. Ignition'ı normale alıyoruz. Weather radarımız devrede. Taklarımız da on olacak. Line-up checklist completed. Güneş gözlüğü şart. Güneş gözlüğümüzü taktık. Fotoğrafımızı çekelim. On runway 2, 3, Haydi kalkışlar center. olsun. Konstat. Yolcularımıza güveniyoruz. Koordinat. Black 68. SOS runway auto thrust blue. 8 knot. 100. Positive climb. Autopilot on. Thrust set climb.
Transpeller disarmed. Vaknin teşekkürler kaptanım. Passing for 400 bit altitude altimeter standart ve işte bakın çöl havası, çöl iklimi, toprak, o yeşillikler yok. Kahire ana merkezinde. Görüntü efsane ama. Hop. Görüntümüz gitti. Şu an yönümüzü güneye verdik. Güney, doğuya. ...7600 feet'e geçiş. Artık şehir arkamızda kaldı dostlar. Bayağı arkamızda kaldı. 10.000 feet'e geçiriyoruz. Landing light'ları da kapatalım. Artık yeşillik değil, çöl tonları baskın bir hal aldı. Ve ilerlerken tabii ki bu coğrafyalar değişecek. Hep çölden sarıdan yeşile doğru geçiş yapacağız. Görüşürüz kaptanım. İyi istirahatler. Biraz kısalım dış sesi. ...12.000 feet. Hedef 37.000 feet'e ulaşmak dostlar. Climb'dayız.
Cidde'ye gideceğimiz için Cidde'den geçiş yapacağız. Orası bir nevi en route alternatiftir bize. Onu fix olarak işaretleyelim 50 mile. Sonra Addis o da bizim için bir alternatif. Bunları fix olarak işaretleyelim dostlar. Zaten rotalarda göreceğiz. Evet. Rota büyük olunca tabii olmuyor. Gaz indeksimiz kaçtı? Gaz indeksimiz 60. Okey, tamam, bebeğimiz iyi. Artık airport'a alalım. Burayı da Bora alalım. Yes, bakın uzakta işte Nil Havzası görünür. Yeşil ve çöl geçişi. Şu görüntü gerçekten güzel. Nil boyunca durum bu şekilde. Bu taraf ise bakın çöl. Biraz kısıp müzik açalım.
Evet dostlar, kruz aşamasına geldik. Kahire Entebbe. Gerçekçi bir rotadan uçuyoruz. Çünkü Sudan hava sahasını kullanamıyoruz dostlar. Bunun yerine Suudi Arabistan'ın batı kıyısı, Eritre sahili, Etiyopya yaylası, Kenya'nın kuzey koridoru, Uganda güzergahını takip edeceğiz. Bu özellikle Kızıldeniz geçişlerinde yoğun kullanılan uluslararası bir hava yolu. Kahire'den tırmanışı tamamladıktan sonra önce Sinay Yarımadası'nın güneyine doğru, daha doğrusu daha çok güneyine değilim, ilerliyoruz. Coğrafya oldukça çarpıcı görüyorsunuz dostlar. Sert dağ sırtları, kırmızı granit kütleler, derin vadiler ve çok geniş gölge kontrast geçişleri var, izliyorsunuz zaten. Hakikaten çok değişik, yani keyifli, keyiflendirici görüntüler bize eşlik ediyor. Bu hattı takip ettikten sonra Kızıldeniz'in batı kıyısı boyunca güneye doğru süzüleceğiz. Ve sağ tarafımıza Suudi Arabistan'ın kıyı şeridini alıp devam edeceğiz dostlar. Ve sizleri sinematik görüntülerle baş başa bırakıp 45 dakikalık bir molaya çıkıyorum dostlar. 45 dakika sonra buradayım.
work hard or live at my pace. You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. It's all I want, and I pray, I believe in the better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. It's all I want, and I pray, I believe in the better days. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running pricey. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that shit fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go that we spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a bad loss, just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic.
every day that I would pray for you. I go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, man. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity and I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions.
on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone.
yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play it, but you never. Evet, cockpit'e geri döndüm dostlar. Welcome again back to cockpit and what's our situation now? Durumumuz ne dostlar? Evet, ciddiye doğru ilerledik Tangas. Orada bir arkadaş var. Bize yetişip geçecek bize herhalde. Güzergahının başka bir yer. Film 359'da uçar ya normal. Bizi geçmesi normal. Seviyesi neymiş? 107.700. Tabii orada alt gösterir. O kadar da yakın değil diyeceğim ama işte. Şurada uzakta gelir. Gele dursun bakalım. Şu an Cidde'ye doğru, Suudi Arabistan'a doğru ilerliyoruz. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no.
I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I wore a flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through.
Evet, artık Arabistan topraklarını görüyoruz dostlar. Suudi Arabistan'ın kıyı şeridi, dümdüz çöl, uzun kıyı şeritleri, arada liman şehirleri ve sağımızda yine açık deniz. Kızıldeniz bölgesi özellikle yüksek seviyelerde zaman zaman hafif türbülans verebilir. Çünkü iki büyük kara kütlesi arasına sıkışmış sıcak hava bantları mevcuttur. Yani onlardan birine denk gelip küçük türbülanslar yaşamamız olasıdır. Evet, Cidde'nin büyük havalimanı, bir mega liman ve altımızda Cidde Tower. Şu an galiba yapımı devam eder ama Isplain de bitti. Kedim beni rahatsız eder biraz şu an. Güzelliği nerede? Orada. Herhalde birazdan yolumuz ayrılacak belki de. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
life, have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, push hand to the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think
Kızıldeniz'deki yolculuğumuz devam ediyor. Birazcık kamera açılarıyla oynayıp arkamızda seyreden 359. Airbus 359 ile ilgili küçük fotoğraflar aldık. Bir Mauritius'tur anladığım arkadaş. Mauritius'a gider zaten. Buradan Progress Page'e bakalım. Ojen'i geçtik. Gidelim şuraya. 686 Android olarak. Max 38 Operational 350, Cruise 37. Max 38 zaten bizde. Step Climber'ımız var Raska'dan. Şu an Raska'ya doğru gidelim dostlar. Şimdi arkamdan gelen arkadaş 8 olduğu için 8 değil 3.6'ya gidecek galiba. Altı 0 olarak yapalım, değiştirelim Step Climber'ı.
Şimdi Raska'da step climb yapacağız. Ama diyelim ki daha 360'a düşeceğiz ya. Diyelim ki biz Raska'ya geçelim. 20.000 sonra 380'a çıkalım. Bunu yapabilir miyiz? Ya da yolu var. Step Clump'la oynayabiliriz. Yolcular için çok 10 numara olmayabilir ama restoran olarak nelerimiz var onlara bakalım. Birazdan bakalım. Zaten 350 bizi geçti gider. Erdem kaptanım hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Bak bir tane 350 geçti, seversin sen 350'yi. Bak geçti gider bizi. Bak şöyle. Uzun yapalım ha. Şimdi Raska'da step climb'ımız olacak. .360'a inecektik ama biz onu gene değiştirelim. Fakat şöyle yapalım. Şimdi dostlar biz diyelim ki ya, trafik konjesyonu var. Yoğun trafik var Airway'de. Diyelim ki ATC bize Raska'da 360'a geç. Ve Raska'ya geçtikten diyelim ki ne kadar sonra şöyle bir bakayım uygun olsun. Şimdi step nav'ı zaten verdi bize. Buradan geçelim 36'ya. Raska'yı 360'da geçeceğiz. Step nav'ı verdi. Raska'dan sonra ne gelir? Raska'dan sonra 50 mil sonra Dulap gelir. Diyelim ki Raska'yı geç. Oradan bir uçak mı geçti ya? Ne oldu burada? Orada bir şey oldu. Herhalde bir hat network'te bir şey oldu. Raska'yı geç. Raska'dan sonra tekrar 20 mil sonra örneğin 380 açık. Bunu pratik olarak FMC'den nasıl yapalım diye bir soru gelebilir zihnimize. Yani evet buradan Raska'ya geçtikten sonra 20 mili buradaki ringlerden tabii ki takip edebiliriz ama bunu FMC yaptırmanın bir yolu da var dostlar. O da nedir? Raska'dan sonra 20 mil. Dulap'a kaç var? 58. Yani Dulap'a 38 mil gala. O zaman gelirik buradan flight plan'a. Fix info dedik. Bir tane fix girelim. Dulap diye. ...58'de 20... 38...
Bunu girdik. Şimdi circle'ı attı bak. Şimdi Raska'yı geçince bir işlem yapacağım. Bu arada 350 önümüzde gidiyor hala. Raska'nın geçişini bekleyelim. Evet, Ulab'a geldik. Şimdi burada bakın Radius'un yanında bir ok çıktı. Bunu lateral select key'den bakın hemen buraya bir tane waypoint olarak ekledim. Yeni bir waypoint'imiz var. Buradan. Tabii bunu işleyebilmek için bunu kaldıralım. Insert diyelim ve tekrardan koydum rotaya. Artık yeni bir waypoint'imiz var. Onunla waypoint'in yanına gidelim. Şuraya. Buradan step diyelim. Böyle 380 yapalım. Sonra D030 800 doldu. Bakın ekledik. Step climb'ımızı ekledik buraya. Böylelikle Raska sonrası 20 milde 380 için step climb'ımızı eklemiş olduk. Alçalmada da bunun bir başka türlüsünü yaparız. Mesela bir fix'e diyelim alçalma aldık, descent aldık. Önümüzde bir fix var. Ve ATC mesela bize dedi ki o fix'e 30 mil kala şu yeri tipada ol, level yap. Onu da gene benzer mantıkla FMC'ye işleyip yaptırabiliriz. Örneğin mesela Ercan Biyovar'a doğru giderik. İşte Ercan Biyovar için 4000 inbound Ercan Biyovar'ık işte 10.000'deyik 4000'e alçalma izni aldık. Ama bize dedi ki Ercan Biyovar'a 15 mil gala 5000'de ol. Bunu yine FMC'ye benzer şekilde yaptırabiliriz ama bu sefer altitude constraint koyarak yaptıracağız. Burada müzik paketini hiç beğenmedim. Müzik paketi buldum. Şimdi tabii güzel müzik paketleri var ama işte telif sorunumuz var malum. Yes, climb yapalım. Kızıldeniz'in ortasındayız. Bak yani tam ortasındayız ve ne sağımızda ne solumuzda karayla görsel temasımız yok. Ama çok kısa bir süre sonra dostlar Eritre hava sahasına gireceğiz ve Eritre'ye görüş alanımızda olacak. Tabi buraya entry yaptıktan sonra onu silebilirik. Durmasına gerek yok. CRX Asıl Uyku hoş geldin. Evet yolcularımız kokpitte seyrede uçmaya devam ediyor. Geldim baktım sana bir ara burada uyurdun. Dedim incitmeyin şimdi.
Manzaramız güzel. CFM'ler çatır çatır çalışır. Hoş kalktın. Hoş kalktın CRX. Air Mauritius geçti bizi gider. Ama TCAS'ta niye görmeyi bilmiyorum. Normal alalım. TAR değil. Bunlar tamam 2000'deyiz. Burada görmeyi beklerdim aslında ama göremedik. Evet, 38'e geliyoruz. Son şimdi Field Prediction sayfasında duruma bakalım. Şimdi Nhuen Entepe'de saat 17.02'de orada olacağız ve 5.4 ton yakıt olacak indiğimizde. Alternatif meydanımız dostlar Hotel Romeo Yankee Romeo Kigali. Kigali Uluslararası Havalimanı'dır, Ruanda. 32 dakikalık bir mesafe var eğer oraya inemezsek. Oradan oraya gitmemiz için 32 dakika. O tabii ki toplam süredir. İlk Huen için ise verilen varış süresidir. Ve orada da 4.1 olacak. O bizim tabii ki ilk satır varış destinasyonu. İkinci satır ise alternatif destinasyon için meydan yakıtını bize veriyor. Bu yana diyelim ki hava kötüleşti. Oraya gidersek gitmememiz lazım. Olmaması gerek böyle inşallah da olmaz. O zaman 32 dakika gideceğiz ve toplam 4.1 yakıtımız kalacak. Onunla şu an işte gross weight ve center of gravity yine fuel on board verisini görüyorsunuz. 10.6 ton. Sonra 3. satırda route rezerv var ve yani rotanın rezerv yakıtı ve onun işte yüzde oranı ton cinsinden 3.2. Bu tabii biraz da şirketle ilgili yani operatör politikasına göre değişebilir. Tabii gerçek dünya verisine ulaşmak pek mümkün değil burada. Final time dediği ise 1 ve 30 dakika veriyor. O da ICAO'nun istediği minimum yakıt miktarıdır holding için. Aslında bildiğim kadarıyla da o hiç dokunulmayacak yakıt miktarıdır bir nevi. Yani o
Ryanair'ın olay geldi ama şimdi hani indiklerinde 3 dakikalık yakıt kaldıydı. Aslında dokundular işte oraya. Airbus genelde burayı, bu final rezervi above ground level 1500 feet ve config 1 ile maksimum endurance speed'e göre hesaplar. Yani meydan üstü 1500 turda hold'da olup 30 dakika kalabiliriz. Ve kalmamızı sağlayacak yakıt gibi düşünebiliriz. Ve orada cruise temperature ile tropo yüksekliğini görüyorsunuz. Şu an 54.000. Burada gördüğüm tek sayfa var. Yani Phoenix kullanan arkadaşlar için burası biraz daha farklı olabilir. Phoenix'te sanırım anladığım kadarıyla bazı MacDeus sayfaları biraz daha detaylı. Biraz daha detaylı. Neredeyik? İşte Eritre'ye doğru giriyoruz CRX. Yani daha yolu yaralamadık aslında şu an. İşte durumumuz bu. EQ time point'e bile daha gelmedik aslında. Bakalım. Ya da geçtik mi acaba? Ben farkında değilim. Şuradan bakalım gene EQ time point'e. Buradan Delta'ya gidelim. EQ time point. Yes. Bearing distance. Distance EQ yok. Daha gelmedik. EQ time point'e daha gelmedik. Şu an 38.000 feet'teyiz. Step climb yaptık. Bir step descent de yaparız. Yani sonuç olarak rüzgara bağlı olmak. Rüzgar, hava sıcaklığı, uçağın ağırlığı, olası yolda bizi bekleyen türbülanslar, hava trafiğine bağlı olarak, yani birçok değişkene bağlı olarak irtifa değişikliği yapmamız gerekebilir. Ve çok değişik talimatlar alabiliriz. Evet. Mauritius A350. Arkadaş Mauritius'a gider. A350 ama uçak 330 gösterir. Ivo'da şu an bir canlılık var. Kızıldeniz'den çıkmamıza çok az kaldı ve işte Eritre göründü dostlar. Buğra'nın teşekkür ederim kaptanım. Hoş geldin. Kanala yapmış olduğum bu cömert destekten dolayı ayrıca teşekkürler. Hoş geldin. Ve Eritre. Dünyanın o karakteristik kıvrımı da görülüyor.
Eritre üzerinde çok kalmayacağız tabii. Hemen daha büyük bir coğrafya olan Etiyopya'ya geçip Addis Ababa'ya doğru ilerleyeceğiz. Vallahi dostlar, yani ben her ne kadar Boeing'cimle desem siz de fark etmişsinizdir. Kanalda çoğunlukla Airbus açıyorum. Onun da temel nedenlerinden bir tanesi, ki Airbus'ı severim tabii, sevmem demem. Bir tanesi tabii gerçek dünya operasyonları yönelik. Gerçek dünya operasyonları yapmaya çalışıyorum. Yani gerçek uçuş planları, gerçek rotalar, gerçekten o hatta uçan şirketler kimler, hangi uçakla uçuyor, onlara bakıyorum. Nedense de hep Airbus'çılar denk geliyor ya da işte şirket ve Airbus'la operasyon denk geliyor. İster istemez de çoğunlukla Airbus'la uçmuş oluyoruz. Çünkü hep öyle denk gelir. Tabii ki yönetim dünyasından mesela seksüel falan Airbus'tan çok uçuluyor. Vallahi gerçek dünyada da öylesi ya sanki. Zaten biliyorsunuz Airbus'lar teslimatta 320 ailesi artık tüm zamanların en çok satılan uçağı oldu. Bir de tabii biraz da uçtuğumuz bölgeyle ilgili. Yani bu Avrupa'da özellikle tabii operatörler doğal olarak Airbus yoğun fil olarak sahipler. Biz de daha çok Avrupa bölgesinde uçuşlar yapıyoruz. Zaten ülke şirketlerinin de haliyle Avrupa'da oluşu nedeniyle ağır olarak Airbus filoya sahipler. Zaten bir şekilde Airbus'a denk geliyor. Yani Pegasus full Airbus neredeyse. Değil mi? 7-8 tane Boeing var. Tabii değişecek bu. Değişmez değil. Ben şu an böyle ama. Türk Hava Yolları'nda hepsi var ama yani Türk Hava Yolları'nın tabii yaptığımız operasyonlarda artık neye denk gelirse onunla uçuyoruz orada. Belki zaten herhalde Türk Hava Yolları simülasyonların, Türk Hava Yolları esaslı simülasyonlarının çoğu da galiba Boeing'de bakacak olursak. Ama Pegasus full Airbus. Çok nadir. 1-2 tane Boeing var. Şimdi dünya turunda da öyle yaparım. Bakarım bu rotaları kimler uçar ya da kimlerle uçabilirim. Hangi şirketler daha akla yatkın olur. Filolarında ne var? Bir bakıyoruz. Çoğu Airbus'a denk geldi. Yes, Eritre. Yani buralarda yaşam olduğuna inanmak çok zor. Zaten yoktur bu bölgede ama yani bakın kocaman bir kütle yani çöl. Çöl. Yağmur lazım dostlar. Bol yağmur. Ülkemiz içinde bol yağmur lazım. Çölleşmeyelim. Biz Perşembe uğrattık. 2028'e kadar o kadar çok sipariş var ki. Vay be. Bak bunu bilmez de masaya doğru.
Peki şeye baktın mı hiç? Yani mesela ortalama teslimat sürelerine, yani mesela işte imalattan bir 320 ne kadar sürede çıkar, hazır olur? Yani belki 300-400 tane sipariş var ama bunların tabii teslimatı herhalde 3-4 seneye yayılır. O da her şey yolunda giderse. Ki Airbus'ta da galiba şu an üretim hattında var bazı sıkıntılar 320 ailesinde. Ben çok sevdim ya bu şirketin uçak kaplamasını dostlar. Hakikaten ninja stili. Renklere de bayıldım, böyle çok çekici. Kuyruk deseni de güzel. O da bir kuştan galiba feyz alınıyor. Karakteristik bir kuştan sanırım. Yani o mor, turuncu, sarı ve beyaz Mısır'ı temsil eder. Ha, tamam, bu daha mantıklı oldu. Şimdi kuş değilmiş. O üçgen formlu desenlerin her biri Giza piramitleri temsil ediyormuş. Turuncu tonlar da Sahra çölünün kumlarını ve tepelerini temsil edermiş. Güzel, yani bir anlam yüklemişler bakın. Hani üçgenler piramitleri, turuncu renkler ise Sahra çölü ve kumlarını. 2017'de şirket yeniden markalaşmaya gitmiş ve bu kapsamda kaplamasını değiştirmiş dostlar. Burhan, tekrardan teşekkürler dostum. Burhan'a kocaman bir alkış ve teşekkürler kanalımıza yaptığı cömert destek için. Hoş geldin Neo Series. Şimdi evet, Eritre'ye gidiyoruz. Olabilir 4 sene ama bir uçak için değildir o bence CRX. Vatsim'e döneceğiz dostlar. İBA dünya turu bitsin. Şimdi bitene kadar İBA'da daha çok bulunuyoruz tabii ki ama biliyorsunuz başlıca platform Vatsim'dir uçtuğum. Ama elbette İBA'ya uçup burada destek vermeye yine devam edeceğiz. Fakat dünya turu ya da başka bir tur yapar mıyım bilmem. Çok bağlıyor. Çok da bağlanmayı seven biri değilim. Bu ay Vatsim'de uçuşlarımız var tabii. Sadece günler ve saatler belli değil. Biraz peyderpeye gideceğim dostlar. Duruma göre karar vereceğim. Yok estağfurullah. Olur mu ne söylüyoruz? Şimdi Eritre hava sahasında istikametimiz tabii ki Etiyopya hava sahasına girmek. Eritre, o da Afrika ülkelerinden bir tanesi. Hocam sen bilirsin de bence İBA uçuşları 2026'da devam etsin. Bölgesel Türkiye rotlarının için. CRS doğru söylen zaten. Yani ben hani dünya turu anlamında bunu değiştirelim, ifadeyi toparlayalım. Yani dünya turu yapar mıyım yapmaz mıyım bilmem. Evet, ağırlıklı platformum Vatsim'dir.
Öyle de kalacaktır ama İvo'da uçmaya devam ederiz ve hatta özellikle tam da söylediğin gibi Siyaris bölgesel uçuşlarda ve özellikle İVO'nun online day günlerini, İVO Türkiye Divizyonu online day günlerini değerlendirebiliriz. Zaten Arslan hocam da bak Garo bilmiyorum şu an bizimle mi yayında. Onun da orada varlığı bize Kıbrıs operasyonları yaptırabilir. Hatta o operasyonlara hep birlikte inşallah gelin dostlar hep beraber uçarız. Böyle ekipçe kalkarız. Kıbrıs Türk Hava Yolları operasyonu yaparız. Türk Hava Yolları yaparız. Pegasus yaparız. İsteyen istediğiyle gelsin. Her iki platformlara da uçarız. Olabilir, niye olmaz? Connect'le birlikte Etiyopya'ya gireceğiz dostlar. Olur hatta şey yapabilirik. Historik bir operasyon yapabiliriz mesela. Ercan Çıkışlı. İstanbul Atatürk'e giderik. 05 pistine ineriz. Ya da 23'e. İstanbul Atatürk yaparız. Oradan da geri gelirik ha. Bir round trip yaparız. Ercan İstanbul. Ya da Ankara'da olabilir. Ercan Ankara, Ankara Ercan şeklinde. Efsane olabilir o uçuşumuz. Mausa uçağını severiz. Ben de onunla gelebilirim. Ercan Esen muhakkak efsane olur kaptanım. Buğrahan kaptanım tabii ki olur. Niye olmasın? Dostlar bir alkış daha Buğrahan kaptana. Olur, olur. Ercan Esenboğa olur. Tamam, notumu alıyorum. Uçuşları planladığım bir dosyam var. Oraya hemen notumu alıyorum dostlar. O zaman Ercan Ankara, Ankara Ercan yaparız. Bunu da bir pazartesi gün yaparız. İVA online nedir pazartesi? Bomba olur.
Vallahi şu an yeni yılın ilk uçuşu planlandı bile. Harika. Süper dostlar. Yeni yılın ilk uçuşunu planladık. Ama online ne biliyorsunuz pazartesidir. Yani bu da muhtemelen 5 Ocak pazartesi olur. Yeni yılın ilk uçuşu olmayabilir ama onu söyleyeyim. Çünkü İVA online değil olacağı için 5 Ocak pazartesini atmak durumundayım. 4 Ocak günü ya da belki 3 Ocak günü şey olabilir yine. İVA uçuşu olabilir. Bilmiyorum, duruma bağlı. Konuş bakacağız. Ama yeni yılın ilk pazartesi 5 Ocak günü Kıbrıs Türk Hava Yolları bir historik yapacağız. Ercan Ankara, Ankara Ercan. Yes, EQTime Point'e işte şimdi geldik dostlar. Yes, zaten burada hesaplamalar yapıldı, bakın Konet. Zaten bakın Kahire ile Entebbe arasında mesafe tam yarılanıyor şu an. Eşit uzaklıktayız her iki noktaya da. Ve Konet'le birlikte sevgili arkadaşlar, Etiyopya. Welcome to Etiyopya yaylası. Evet, Etiyopya Flight Information Region'a giriş yapıyoruz. Yüksek yaylalar, derin vadiler, lav akıntısı izleri, volkanik krater gölleri ve Addis Ababa çevresindeki 2300-2500 metre rakımlı geniş plato. Özellikle Addis Ababa çevresi Afrika'nın en yüksek başkentlerinden biri olduğu için dağlık hava akımları hissedilir ya da hissedebilirik. Cruise seviyesinde bile yükselen sıcak hava sütunları hafif oynama verebilir. Endişelenecek bir durum yok. Tamamen normal ve kontrol altında olacak. Hiç merak etmeyin. Bakalım. Bakalım X-Pen'de böyle bir şey yaşayacak mıyız? Şu an merak ederim. Abi hiç hoş gelmedi. Deme öyle ya. Ben severim dostlar. Ben Afrika'yı severim. Afrika'ya karşı bir romantik duygularım var. Afrika severim. Kara kıtayı severim. Demek öyle. Demek ki için gitmek durumundasın. Ben hiç daha gitmedim hayatımda. Ama bir gün gideceğim. Ama yani geçmişi, şu anki durumu, ülkeler, hikayeleri, doğal yaşamı hep her zaman ilgimi çeker. Ve yani insanları da bence yani şöyle söyleyeyim, en azından tanıdıklarım, öğrencilerim var. Çok saygılı çocuklar. Ha, bu arada Afrika deyince tabii bir şey ayırmak lazım. Yani benim Afrika'dan kastım aslında Orta ve Güney'idir. Orta ve Güney. Yani Kuzey Afrika aslında Afrika'nın işte Orta, Güneyi, Batısına göre çok farklı. Yani kültür, anlayış, yaşam çok farklı. Yani benim Afrika'dan kastım, ben Afrika deyince aklıma gelen Orta ve Güney'dir. Buğran. Ne dostum bugün kanalımızı coşturuyorsun, harikasın. Vallahi yolu yarıladık. Daha yeni yarıladık yolu. Uzun. Bundan sonra uzun bacaklarımız var dostlar. Bu turu yetiştirip bir an önce bitirmek için de çift bacak uçuyorum. Birazcık süreler uzun tabii.
Kuzey daha çok Müslümanla var, atlaşmış biraz ama güneyde Hristiyanlar, o güneyde daha zengin hayvan çeşitliliği, bitki çeşitliliği var. Evet öyle öyle. Yok yani güneyde de var Müslümanlar, Orta Afrika'da da var Müslüman. Hani dinen değil aslında en büyük ayrım. Yani ırksal çok farklı bir ayrım var işte bahsettiğim. Yani o bir taraf kuzeyi neredeyse yani Arap ki ben eminim sorsanız belki de onlar daha farklı tanımlayabilir yani. Ama diğer kıtaya baktığımızda hani kara kıta denmesinin en büyük sebebi sonuçta siyah insan ırkı dominant bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve tabii geçmişleri, kökenleri, yani yaşam tarzları, işte acılar, siyasi politik diğer olaylar girmeyelim oralara. İşi çok farklı noktalara getiriyor. Okey, şimdi bakalım şuradan öyle olursun. Güney Afrika sanılanın aksine medeni bir yer kaptanım. Yani Güney Afrika'dan kastın, bu arada tekrar sağ ol Boran. Güney Afrika'dan kastın Güney Afrika Cumhuriyeti mi? Yani medeniyet anlamında şüphesiz öyledir. Hayat görüşleri ama sosyoekonomik durumları iyi değil birçoğundan. Yani zaten herhalde en iyisi Kuzey Afrika ülkeleriyle en iyi durumda olanları Güney Afrika Cumhuriyeti. Belki Kenya iyi. Kenya biraz daha iyi olabilir ama çok uç noktada yaşamlar var sosyoekonomik olarak. Hatta çok ikonik bir fotoğraf var Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bile. Bir fotoğraf var böyle havadan çekilmiş, bir taraf böyle zenginlerin yaşadığı işte villalar, havuzlu villalar ve arada çok keskin bir ayrımla diğer tarafta işte gettolar. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Yani çok keskin ayrımlar var. Bugün de yani bizim şanssızlığımıza hava hep kapalı, bulutlu. Halbuki Etiyopya'da gerçekten güzel o platoların keyfine varabildik platoları izleyerek. Ama bulutlar bize izin vermiyor. Yani bulut tavanı da yüksek şu an. Bakalım bir. Yani şuradan Navigraf'tan bakalım bir. Doğru söylen yani ben de öyle benzer şeyleri okuyorum, duyuyorum. Güney Afrika'da bile yani gidildiğinde gidilecek mahalle var, gidilmeyecek mahalleler var. Sonuçta bizim ülkemiz gibi ya da bir Avrupa ülkesi gibi yüksek rahatlıkla, keyifle gezebileceğin bir yer değil yani. Nereye, ne zaman gidilmesi ya da gidilmemesi gerektiğini iyi bilmek lazım. Belki de bir yerli biriyle bir diyalog halinde olmak lazım. Şuradan layer'a gelelim. Cloud layer neredeydi ya? Cloud cover. Biz şu an 38.000'deyiz. Evet yani görünen o ki dostlar Avuni'ye kadar bulut var. O 32.000'lere düşersek daha da kötü. Yani 26.000'e kadar bulut coverage var. Bakın cloud coverage var. 4.000'e çıkarsak rahatlarız. Daha doğrusu rahatlamayık yani bulutlardan kurtulmayık. Şu an bulunduğumuz seviyede de
Yani sonuçta 44 bine çıksak da evet, bu an çok üstünde olur belki ama sonuçta karayı yine göremeyiz. Sonuçta bulut var. 38 bin. Evet, yoğun bir bulut kaplama var ki zaten görüyoruz. Burası 38 bin. Ya tamam, doğru, CRS İngiltere'de de vardır ama gene de birçok yerine rahatlıkla gidip gezersin yani, çok büyük bir endişe duymadan. Ha, bana kalırsa hiçbir ülke Kıbrıs kadar güvenli değil. Yani memleket burada gecenin, günün herhangi bir saatinde herhangi bir noktasına gidebilin yani. Kimisinin deyimiyle hani surlar içine bile gidebilin yani bence. Düşük bir ihtimaldir bir şey yaşaman ya da olasılığın çok düşüktür. En güvenli yer sanırım şeydir, Singapur. Orada hiçbir şey olmaz. İşte aradan bakın böyle, ben bunlara bulut pencereleri derim. Böyle bulut pencereleri, of, şu çöl renginin güzelliğine bak nasıl parlar. Güneş ışınlarının alttan vurmasıyla harika. This is X-Plane. Kuzey Kore hocam en güvenli, öyle mi? Yani güvenlidir tabii, mutlak itaat varsa güvenlidir. Buğra'nın dostum, bugün kanalı gerçekten coşturdun. Artık kelime bulamıyorum, ne diyeyim. Sağ ol, var ol. Kesine bereket. İşte o bahsettiğim görüntüler dostlar, şu an gerçekten güzel. Bulut pencerelerinden bunu gördük. Evet, yine pencere kapandı ama bence yine bulut pencereleri gelecek. İşte bir bulut penceresi de bu tarafta. Şöyle gidelim. İşte platolar bakın, uzakta görünür. Çok iyi şu görüntü. Afrika. Evet dostlar, uçuşumuz tam gaz devam ediyor. Abone olmayan varsa şöyle bir hatırlatma yapalım. Bence de öyle. Sayenizde dostlar. Bulut pencereleri kapandı ve o işte bu. Hastasıyım bu X-Plane'in görüntüsünün, bakın. Hafif puslu bir hava ve ardından muhteşem bir manzara dostlar.
manzara harika. Dağlar. Ve altımızda Tekeze Nehri. Kocaman kalpler Uğurhan Kaptan'a. Tekeze Nehri'nin görüntüsü bakın böyle keçibaşı ve boynuzları gibi iki yola ayrılıyor. Hocam bu dünya turları programında hangi hava yoluyla ve uçak ile uçacağınızı siz mi belirliyorsunuz? Evet. Şimdi orada her turun çok tur var dostlar. Gelin bahsedelim onlardan. Şöyle yapalım hatta. Şurayı ayarlayacağım bir saniye. Pencereye sığdırayım. Bunlar aslında ayarlamıştım ama kaç bozmuşum tekrar. Şöyle nice gözüküyor. Evet, şimdi güzel oldu. Ama o arada şöyle yapalım. Tabii uçağımızın görüntüsünü de çok bloke etmesin bize. Böyle gidelim. Burhan Kaptan, sağ ol var ol. Kendine iyi bak. Yalnız şu görüntülere bayıldım ya. Tekeze Nehri ve bir dakikacık şöyle ha. Almıyorsunuz. Öyle bir görüntü ayarlayın ki keyifli olsun. Bak böyle güzel, tamam. Ya hem uçağımız görünsün hem ekranımız gözüksün ve dünya turlarından bahsedeyim biraz. Dünya turu desem de adına aslında birçok turlar var dostlar. İBA'nın bünyesinde bakın. Fly with Governor turu var. Kendine iyi bak Orhan Kaptanım. Uyduğunda yine bekleriz. Hatta birlikte uçmaya beklerim. Bakın helikopter dünya turu var. VFR Caribbean dünya turu var. 25. yıl Amerikas turu var. Yani aslında birçok turlar var. Bazısı dünya turudur, bazısı bölgesel turdur. Burada tabii olay nedir? O turun genel kurallarına uygun uçmak ve tabii ki turun içeriğindeki uçuş bacaklarının da her birinin kendine özel kurallarına uyum sağlamaktır esas. O kurallara uygun uçtuğumuzda tur bacağı geçerli oluyor ve logbook'umuza işleniyor. Eğer kurala aykırı olursa sayılmaz. Uçuş bacağı sayılmaz. Şimdi dünya turu kapsamında bakalım mesela. Dünya turu kapsamında bakalım. Yok ODTÜ'de çalışmam Siyaris. Nerede bizim tur? Boş ver çalıştığım yeri ama araştırırsan da bulun yani önemli değil. Bunu burada almayalım. Evet şimdi dünya turu kapsamına geldiğimizde burada description'a gidelim. Dünya turu işte burada tasarım logosu. Turu kim yaratmış ki bizim İVA Türkiye Divizyon'dan Emre Hoca var. Mustafa Emre Ergenç Hoca.
Abdülkarim Hölyenö ve Daniel Hasselhoff. Bunlar yaratmış bu tür bacaklarını. İşte burada bak kurallar var. Bir kere zaten bakın genel kurallar var. Şuraya tıklayayım. Bu IVAO'nun genel tur kuralları. Bu bütün turlar için kapsayıcıdır. Bütün turlar için. Onun dışında her turun kendine özel kuralı var ve bir de tabii ki tur bacaklarının kendi içinde bazı uymamız gereken kurallar ya da kısıtlamalar var. Şimdi benim uçtuğum turdan bahsedeyim. Zaten en başta ne yazar? Bakın diyor ki genel kurallara uy. Buna uygun olarak aşağıdaki kurallara da uy. Mesela ne diyor? Bu turdaki maksimum seyir irtifası uçağın servis tavanıyla sınırlıdır. Yani gerçeğe uygun olmayan bir servis tavanında uçma. Yani 41.000 sa 44.000 uçma yani. Çünkü uçulabilir mi dostlar? Simülasyonda siz de denemişsinizdir. Yani bir şekilde çıkılabiliyor oralara simülasyonda. Ama tabii gerçekte böyle bir şey yok. Sonra ne diyor? You are required to use an appropriate aircraft. Uygun uçak kullan. Her bir tur bacağı için. Biz size diyor herhangi bir uçak tipi listelemeyeceğiz. Ama bak ne diyor burada? Legs will be restricted up to the maximum approach category allowed in published chart. Yani yayınlanmış chartlarda belirtilen maksimum yaklaşma kategorisini da geçme. Yani turda uçulan bir meydana A380 veya 747 ile operasyon yapılmayacaksa sen de yapma diyor. Yaparsan sayılmayacak. Validators ki biz her uçuştan sonra o uçuşu gönderiyoruz, report yapıyoruz. Onu onaylayan kişiler bu kuralı karşılayıp karşılamadığımızı doğrulayacaktır. Doğrulamazsa zaten uçuş bacağını saymaz. Bakın önemli bir uyarı ne diyor? Süpersonik uçaklar kullanılamaz. Yani Concorde'da bu turda uçuş yapamazsın. Yaparsın da tur bacağı sayılmayacaktır sonra. Sonra bir diğer tur zaten turun adına uygun. Tüm uçuşlar IFR kurallarına uygun gerçekleşecek. Yani IFR uçuş planı oluşturacaksınız. Ve diğerleri hepsini okumayayım. Burada kırmızı var mesela yine. Askeri uçak ve uçuş planı yapılamaz. Yapılamaz. Bir alkış da Münir kaptanımıza. Jacobo kaptan, welcome on Twitch. Yes, Münir kaptanım. Teşekkürler dostlar. Münir kaptana bir kocaman sevgi, kalp, emoji ne varsa kaptanım sağ ol, var ol. Kanalımızın kadim destekçisi. Kadim dostum. Teşekkür ederim. Sonra burada bakın ne diyor? Two destinations alternates are suggested for each leg. You may choose your own alternative plan the flight plan. Şimdi burada tur uçuşlarında iki tane alternatif meydan belirleyip uçuş planında belirtmemiz gerekiyor. IVAO'nun sistemi buna uygundur. Mesela VATSIM'de alternatif sadece tek gönderebiliyorsunuz. Bir tane çift alternatif meydan uçuş planına ekleyip gönderemezsiniz IVAO'dan. VATSIM'de. Tabii belirtilebilir bunlar remark kısmında ama IVAO'da bunu direkt dosyalayabiliyorsunuz. Yani submit flight plan'da direkt iki tane alternatif gönderebiliyorsunuz ki göndermek durumundasınız turlarda. Diyor ki burada işin tercümesi her bir uçuş bacağında iki alternatif size önerilir ama bunu uçmak zorunda değilsin. Yani farklı alternatifler belirleyebilirsiniz kısacası. Aynısı olmak durumunda değil.
Sonra ne var burada? In the leg description, you will find the real life operator, call sign and type of aircraft used. Her bir uçuş bacağını tıkladığımızda bize uçuş rotası, o uçuşu gerçek dünyada opera eden şirket bilgisi, uçak tipi ve çağrı kodu öneriliyor. Yani var, bulabileceğiz bu bilgileri. Ama diyor, it's not required. Yani bunu kullanmak durumunda değilsin. Gerekli değil. Yani teknik olarak sen farklı bir uçuş planı, yani rota, farklı bir uçak tipi ve farklı bir şirketle operasyon yapabilirsin. Ama biz sana yine de öneriyoruz derken şu an ben şu an kalbim böyle heyecanlandı şu renkleri görünce, şu geçişleri görünce. Aman tanrım. Aman tanrım dostlar, bir dakika. Lütfen şöyle 2 dakika şu görüntünün tadını çıkaralım. İnanılmaz, inanılmaz. Nasıl ama? Manyak vallahi, manyak. Şimdi tekrardan geri dönelim. Evet, sonra burada zaten kırmızı diyor yani. Bu kurallara uyum yoksa uçtuğunuz bacak reddedilecektir. Reddi uçuş bacağına maruz kalacaksınız yani eğer bu kurallara uymazsanız. Pastel renkleri yok be kaptanım, pastel değil bunlar. Baksana parıl parıl canlı. Ama şunu unutmayın yani benim birebir burada gördüğüm size yansıyor mu ondan emin değilim. Yansımayabilir. Mutlaka belli kayıplar olur dostlar. Görüntü aktarılırken. Yani benim ekranda zaten birebir gördüğüm hiçbir yani herhangi bir yayıncıda zaten mümkün değil. Mutlaka fark eder. Evet. Her turun bu hanımına bakmak lazım. Bir dakika. Şuradan home'a gidelim. Yani mesela başka bir tur açayım burada. Mesela neyi açalım? Mesela 25. yıl Oceania Asya turu. Ya da mesela şuna bakalım. Airline World Tour. Tabii biz biraz önce içine girmeden önce unuttum söylemeyi. Bir de ne var dostlar? Bir de ne var tabii ki. Bakın her turun bir bitiş zamanı var. Örneğin mesela bu tur ne zaman bitecekmiş? 31 Mart 2027. Yani her ne kadar 2024 yılında oluşturulmuş olsa da bu tur uzun bir tur. 31 Mart 2020'ye kadar bu uçuşu tamamlayabilirsiniz. Ama benim uçtuğum uçuş IFR 2025 bakın 31 Ocak 2026'da tamamlanacak. Ve Spirit kaptanıma büyük bir tebrikler iletelim çünkü o bu turu tamamladı. Spirit kaptanımız bu turu tamamladı. Bravo kaptan. 50 tur 50 bacak var. Bakın toplam tursa 50 bacak. Ben 40'ını işte tamamladım. Şu an 41.sini uçuyorum. Tekrardan Airliner'a dönersek 31 bacak varmış ve henüz başlamamış. Demek ki bu uçmadım. Açıkçası uçmayı da pek düşünmem bunu. Şimdi tıkladım. Bekliyoruz. Biraz yavaş. Evet. Şimdi turun bacakları tabii bir primer olarak geldi, ilk olarak önümüze geldi ama ona geçmeden tanımına bakalım neler var. İşte bu tur bitince ne olur diye bir soru. İşte burada ödülü var. Bu sizin roster'ınıza işler. Yani bir apolet almış olursunuz her tur bittiğinde. Mesela bu tur Airline World Tour diyor ama hemen detayda ne diyor? South America Edition. Benzer kurallar burada da var. Benzer kurallar burada da var. Ama burada ekstra ne var? Yani benim dikkatimi çektiği şu. Bakın. Flights must be performed only with aircraft type in the leg description. Dünya turunda böyle bir kriter yoktu. Önerilirdi ama yapmak durumunda değilsin derdi. Ama bu turda mesela sadece ve sadece her uçuş bacağında belirtilen uçak tipiyle uçmak zorundasın. Yes kaptanım az kaldı vallahi. Hep birlikte tamamlayacağız. Burada bu kural önemli dostlar.
Bakalım Mustafa Emre Ergenç Hoca gene burada tamam var her işin içinde. Bak İVAO Türkiye Divizyonu İVAO totalinde de yani genelinde yani ana organizasyonda da oldukça faal ve etkili. Aktif. Şimdi benim turlarıma gidelim. Ben daha önce tamamladığım bir tur var mesela 25. yıl Europe Afrika diye. Bu da yayın yapmadım vakti zamanında zaten 2025'te bitmiş tur. Ben tabi tamamlayalı çok oldu. Bizim devam eden turumuz bu. Şimdi bunu inceleyelim. Evet bakın burada bütün bacaklar var işte. Dikkat et diyor. Yani bir bilgilendirme hani şurada aşağı yukarı oklara basarak her bacağın detaylarına erişiyorsunuz. Olabilir Seyaris. İVAO Türkiye Division'da kimler var nedir ne değildi tam bilmiyorum ama Haluk Hoca'yı şeyden bilirim. Mustafa Ergenç Hoca'yı işte burada sürekli isminin adım karşıma çıkıyor ondan bilirim. Haluk Hoca'yı da ATC'liğinden bilirim. Bakın 50 tane bacak var. Bir kere her bir bacak sırayla uçulmalı. Zaten her bir bacağın sonu bir sonraki bacağa bağlar aslında. Yani birbirinden bağımsız değil. Bir noktadan başlayıp bir noktaya gidiyorsunuz. İşte Suvarnami'den başlıyoruz burada. Kuala Lumpur'a. İkinci bacak Kuala Lumpur, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta Christmas Pet derken ki bu arada bu ilk uçuşlarda böyle kanalda kısa videolar halinde bulabilirsiniz. Canlı yayın değildi onlar. Sonradan işi canlı yayına çevirdik. Ve son bacak gene Suvarnami'de bitecek. Yani dünya tarafında bir tur atıp Suvarnami'ye gelmiş olacağız. Burada ne var bilgiler, distans ve bakın burada Simbrief ikonu var. İşte benim E001 web sitemizde de var bu. Özellikle şu an bizimle mi bilmiyorum. Selam olsun. Gavani ve tabii ki Spirit Kaptanımın önerileriyle bunu kendi web sitemize de ekledik dostlar. Şuradan E001'de de artık biliyorsunuz. Şurada şu butona basarak uçacağım bacağın uçuş planını otomatik kendi Simbrief platformunuza atıp oradan gerekli değişiklikleri yapıp uçabilirsiniz. Planda çünkü call sign olmayacak ama uçak tipi olacak tabii. Uçak tipini değiştirebilirsiniz. Onunla bir engel yok. Şimdi her tur için şurada aşağı yukarı oklara tıkladığımızda o turun özel bilgileri açılıyor dostlar. Özel bilgileri. Şimdi diyor ki mesela burada bize Suvarnami'den Kuala Lumpur'a yaptığımız bacakta bakın suggested. Bakın suggested ne demek? Önerilen. Uymak zorunda değilsin. Ama niye uymak zorundasın? Mesela A380 ile uçamazsın. Pardon uçabilirsin. Burada izin verilir. Dur. Burada izin verilir. İzin verilmeyenine bakacağız. Hop, geri gittim çünkü bir kayma var sitede. Şunu açalım. Mesela bakın burada izin yok. Yani bir uçak tipiyle izin var mıdır yok mudur bakmamız gerekir. Genelde birçok uçak tipinde zaten kullanılabiliyor bu turda. Ama bazı bacaklarda işte 380 mesela kullanılamaz. Onu özellikle belirtmişler. Hazırlaşmışken burada kalalım. Mesela Soekarno-Hatta'dan Christmas Island'a giderken yine bir suggested route, suggested alternate, yaklaşık uçuş süresi, süper kategori için bir bilgi, is not allowed ve burada bakın yine bir bilgi var. Ne diyor? Oceanic prosedürlere hakim olmalısın diyor. Yani Oceanic prosedürleri çalış. Ve daha sonra yine bu bacağı gerçekleştiren gerçek dünya şirketi call sign'ı ve uçak tipini bulursun. Bu tur tabii planlandığı tarihle sizin uçtuğunuz tarih arasında şirket belki de operasyonu sonlandırmış olabilir ki ben buna çok denk geldim. Bilmiyorum Münir Kaptanım hiç denk geldiniz mi siz böyle? Ben buna çok denk geldim. Yani mesela burada bir tur operatörü var. Uçuş çağrı kodu var ama Flight Radar'dan ya da Air Nav Radar'dan baktığımda o operasyonun olmadığını gördüm. Yani muhtemelen plan oluşturulduğu dönemde vardı. Sonradan
belki sonradan iptal oldu ya da belki sezonluk bir uçuştur. Plan organizasyonunun yapıldığı dönemde uçuş vardı ama ben sezon dışı ana denk geldiğim için gerçek dünyada o uçuşu bulamamış olabilirim. Yes, biz şu an neredeyiz? Kahire'deyiz. Bir tur durumu var burada. Tur statüs. Burada kadar görüyorsunuz. Bakın burada yaptığım bir uçuşun uçuşu onaylarken mesela Mustafa Emre Ergenç Hoca burada bakın yorum atmış. Atlas Global Virtual'a davet etti beni. Sağ olsun. Ama biliyorsunuz herhangi bir veya bünyesinde uçmam. Bugün yaptığımız uçuşun ilk bacağını da gönderdim. Sebastian Butre isimli kişi onaylamış. Validatörümüz Sebastian Butre. Eğer ATC varsa uçuşlarda ben onları da yazarım. Mesela işte yazmışım geçen bir önceki uçuşumuzda İstanbul Minsk bacağında mesela Power ve Approach'tan gerçekten çok güzel hizmet almıştık. Onu burada mesela belirttim. Hani onları etmek adına. Böyle küçük notları da iletiyorum. Tur durumum bu. Rapor göndereceğimizde de pilot reporting yapıyoruz. Şu an uçuştayız. Uçuştan sonra buraya gelip dolduracağız. Eskiden doldururduk gerçekten ama artık otomatik geliyor. Onu geliştirdiler. Gerçekten büyük bir pratiklik oldu. Şu an uçtuğumuz bacağa bakalım. Kahire Entebbe. Burada mesela bilgi. Gerçek dünyada bunu Egypt Air uçar ama ben bugün Egypt Air'in call sign'ını çaldım. Air Cairo olarak uçuyorum. Çünkü Airbus'la uçmak istedim. Çıkış noktam orada Yerevan'da aslında. Ama teknik olarak Yerevan'dan Kahire'ye, yani Erivan'dan Kahire Entebbe'yi Egypt Air'la da yapabilirdik ama yani Egypt Air'ın layvaresine gerçi çok sempatim yok doğrusu. Çok cezbedici gelmiyor bana. Ama bu şirketin layvaresine bayıldım. Hoşuma gitti kaplaması. Onun için bu şirketi seçtim. İşte burada mesela enteresan bilgiler var. Mesela restriction var. İşte cruising level odd, Nebraska, then even. İşte ona uyduk mesela şu an. Yani validatör buna bakar. Eğer uymadıysanız buna uçuş bacağını saymayabilir. Airbus rehberi. Hoş geldin. Ne için öyle yaptın gibi o ya? Önerilen alternatifler var. Yani zaten bunlara şu an uymadık. Estimated flight time'ımız vermiş. 380 yine olmaz. Burada radar servis var. Zaten dedik. Departure ve arrival prosedürü yok Kahire'de. Dolayısıyla vektör hep. Bunu vektör beklemek lazım. Ve özellikle şeyi vurguladı. Uçuş planını gönderirken Charlie Victor Oscar'ı uçuş planından silmiyor. Biz de silmedik ama pratik uygulamada doğrusu sildim onu. Ama uçuş planında vardı. Uçuş planından silmedim. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani her bacakta böyle kısıtlama var mı? Ya da yasaklı bir nokta var mı? Ya da dikkat edilmesi gereken bir nokta var mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Keza mesela neydi o? Hangi uçuştu? Port Moresby bak. Mesela Macao'ydu sanırım. Macao uçuşu mesela. Orada da farklı bir şey vardı. İşte burada mesela kısıtlamalar vardı. Bakın ne diyor? Macao'ya uçuşlarda Hong Kong Free'ni A583 yolunda Sapno üzerinden giriş olacaksa Sapno'yu mesela 340'tan geçecek şekilde planda. Hani bunlara dikkat etmek lazım. Bacak bacak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, Airbus rehberi. Neden İbo için öyle söyledin? Ben de Vatsimciyim ama yani öyle bir ifade de kullanmam hiçbir zaman. Yani dünya turuyla ilgili durum bu şekilde. Burada tabii turla ilgili staffları görüyorsunuz ki Türk arkadaşlar da var. Advisor'lar, Director, Assistant Director Mustafa Emre Ergenç Hoca. Advisor'lardan Gökhan Peker var. Sebastian Butre zaten. Benim uçuş bacaklarımı en çok onaylayandı. Bunlar aynı zamanda validatörler. Çağlayan Çimen var, bilen bilir. Galiba yayıncıdır da, yayın da yapar galiba. Güzel. Neredeyiz şu an? Şu an buradayız dostlar.
Bizim uçağımız Etiyopya. Addis Ababa'ya çok az kaldı. Birazdan Addis Ababa üzerinde olacağız. Evet. Günü batırıyoruz. Demek ki iniş gece olacak. Tabii bu 1,5 saat aslında böyle gün batımını yakalayacak şekilde iniş planlamıştım. Lakin Erivan'da yaşadığımız teknik aksaklık ve buna bağlı olarak 1,5 saatlik gecikme nedeniyle maalesef gece inişi olacak. Manzaramız güzel. Buralarda live ATC de yok açalım maalesef. Değerli yolcularımız, İVA Dünya Turu kapsamında gerçekleştirdiğimiz Air Cairo'nun 837 sefer sayılı Kahire Entebbe uçuşu sorunsuz şekilde devam ediyor. Desteğiniz için kokpit ekibi olarak teşekkür ederiz. Addis Ababa biraz sonra görüş alanımıza girecek. Ondan sonra da artık zaten güneşi tamamen batıracağız. Peki bir sonraki bacakta nereye gidiyoruz? Bir sonraki bacakta dostlar önce Cidde'ye gideceğiz. Bugün üzerinden geçtiğimiz Cidde'ye önce Mogadishu'ya gideceğiz. Mogadishu'dan sonra Cidde'ye gideceğiz. Yani bugün üzerinden teğet geçtiğimiz Cidde bir sonraki yayınımızda son durağımız olacak. Entebbe Mogadishu Somali ve sonra Cidde Suudi Arabistan. Oradan da Bahreyn'e geçip Bahreyn üzerinden sanırım Pakistan'a gideceğiz. İki bacaklık uçuşlar planladım. Erkenden bitirelim. Çok uzatmayalım. Ocağın 31'ine evet zaman var ama ocağın ilk haftalarında açıkçası uçuşu bitirmeyi planlıyorum. Diyet bulutlar gene geldi ama çok bir bulut tabakası yok. Çünkü Addis Ababa'yı görelim isterim. Addis Ababa'yı görelim. Ondan sonra artık geceye geçiyoruz. Gece karanlığındayız. Etiyopya deyince benim aklıma olimpiyat uzun mesafe koşuları gelir dostlar. Var sever misiniz olimpiyat bilmiyorum ama etizm tabii ki olimpiyatın göz bebeği spor dalı. Diğer spor dallarının yanında bence yani ayrı bir yere sahip en azından benim için. Hani en çok izlemeyi sevdiğim yüzme. Yüzme yarışlarını çok seviyorum izlemeyi. Ve daha sonra atletizm yarışları. Bence olimpiyatın en iki baba dalı. Tabii atletizm deyince de elbette koşular daha çok ilgimi çekiyor. Gerek kısa mesafe sprint tarzı olsun, gerek orta ya da uzun mesafe koşular. Uzun mesafe koşularda biliyorsunuz özellikle Afrikalı, Kenyalı ve Etiyopyalı atletler başı çekiyor. Tabii arada başka ülkelerden de olur ama Kenya ve Etiyopya çok yarışırlar ki İşte 5000 ve 10.000'in kralı Hayri Kaplı Selassie işte Etiyopyalı. Şimdi onun memleketinden geçiyoruz. Selam olsun büyük şampiyona.
geçiyorum ya böyle. Nerede bu? Addis Ababa, evet işte. Hotel Alfa Bravo. Fonetik alfabe biliyorsunuz hepimizin en iyi bilmesi gereken alfabe. Yani işte alfa ile başlayıp Zulu'yla biten. Ama bazen bazı harflerde yanlış takıntılarım var ya. Mesela işte otel yerine bazen Hector diye isim gelir. Ağzından Hector çıkar. Sizde de oluyor mu hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ya da Mike'a bazen Michael diye isim gelir. Hoş geldik Siyaris. Ne demek, rica ederim. Ama Airbus rehberinin neden İVA'ya karşı böyle bir tepkisel emoji attığını anlayamadım doğrusu. Dostum, izliyorsan açıkla bize nedenini. Nasıl telaffuz edeyim? Onlarda sıkıntı yok. Cubic Victor. Onlarda problem yok. Hatta Q çok beğenirim. Quebec. Hoşuma gidiyor ama hani hotel yerine Hector diye isim çok olur. Hatta bazen ağzımdan çıkar. Otelde çok takılırım. Hani Mike da o kadar değil aslında. Yani evet, bazen Michael diye isim gelir ama çok da değil yani, problem değil ama otelle ilgili ciddi bir sıkıntım var. Hector diye isim gelir çoğunlukla. Quebec'i severim. Juliet telaffuz böyle hoşuma gider. Tango'ya bayılırım. November hoşuma gider. Oscar ATC'ler için tehlikeli. Oscar. Ben mesela ne zaman bir call sign belirlesem ve içinde Oscar olsa, onu bir kere de ya da ilk kez daha ilk telaffuzda Oscar'ı anlayıp da Oscar olarak telaffuz eden ATC çok nadir oluyor. Anlaşılmıyor. O arada kayboluyor. Hatta bir kere bir uçuşta ısrarla uçuş boyunca Oscar yerine Zero dedi ATC. Ben Oscar derim, o Zero der. Ben Oscar derim, o Zero der. Israrla Zero der. Şimdi hatırlamam tam ama mesela işte 3-5 Oscar diye belirledim uçuş çağrı kodusunu. Muhtemelen gerçek dünya çağrı kodu aldım ama o ısrarla 3-5-0 dedi. Ha, kilo ve vektör. Tamam, K ile karışır o zaman. K ses harfiyle kilo. Yes. Addis Ababa'ya üstünden geçecek. Ve geldi dostlar, işte Addis Ababa. Deniz seviyesinden gerçekten oldukça yukarıda bir meydan. Ve etrafı burada çok belli değil ama hakikaten tepelik ve yüksek irtifalı araziyle çevrili. Deniz seviyesinden yükseklik 7625 fit dostlar. 7625 fit. En iyisi Alfa Tango Charlie çağrı kopar ama ben hiçbirini kullanmam. 951 candır. Ha tamam işte. Aslında hepimizin böyle sevdiği, ikonikleştirdiği çağrı kodları var. Hani reload yapmıyorsak, reload kapsamında bir uçuş gerçekleştiriyorsak hepimizin sıklıkla tercih ettiği bir çağrı kodu oluyor. Benimki de dostlar 3 Charlie Papa'dır. 3 Charlie Papa'yı çok sık kullanırım. Özellikle büyük etkinliklerde reloads yapmıyorsam ya da reloads kapsamına alamıyorsam o büyük etkinliği 3 Charlie Papa'yı çok kullanırım. Yes, Addis Ababa geçtik. 7625 fit yüksekliğinde bir meydana sahip. Buradan bir etkinliğe katılmıştık. Şimdi hatırlayamadım ne olduğunu ama kanalda yayını var. Turkish Shops yapmıştık galiba, evet. Buradan şeye gitmiştik. Krakow'a gitmiştik. Şeydi sanırım, Cross the Lance etkinliğiydi. Europe Edition. Addis Ababa'dan Polonya Krakow'a Boeing 777 Türk Hava Yolları
kaplamasıyla operasyon yapmıştık. Bir de call sign'larda mesela 4 rakam ya da işte 4 haneli olan call sign'lar beni biraz zorlar. Hele Amerika'da operatörlerin sıklıkla 4 haneli call sign kullandığını görürsünüz. Hakikaten onların telaffuzu biraz değişik olur. Biraz hatta Amerikan telaffuzları da farklı. Yani bir Avrupa ekolünde her biri tek tek söylenirken mesela eğer rakamsa Amerika'da çifter çifter söylersin. Örneğin işte 1515 olsun. O zaman işte Avrupa'da ne dedik? 1515. Amerikan tarzında 1515 diye telaffuz ediyorsun. 951'a 951. Anladım. Güzel. EQ time point tabii ki yeniden sequence. Artık EQ time point'i geçtik dostlar. Bu arada tabii datadan EQ time point'e girince şeyi merak ettim. Acaba burada meydan değiştirebiliyor muyuz? Değiştirelim meydanı. Mesela ne yapalım? Alternatif meydanımız Kilimanjaro'ydu. Kilimanjaro. Hotel Tango Kilo Juliet. Gidebiliyor muyuz? Girdik mesela. Şimdi biz ve şimdi neyi girelim bir daha? Huen'i girelim. Tamam. Yani şu an tabii hesapladım. Evet işte şu an hesapladı bakın. Eğer Huen'den Hotel Tango Kilo Juliet'e gidecek olursak, divert yapacak olursak ki çok yakın olduğunu görüyorsunuz. ...735 mil gibi bir şey. 259, 1654, 1707. EQ time point'i da ek dolu olacak. Güzel ya, bunlar vallahi bize verir. Bulunduğumuz tabii konuma göre bunu ölçü. Biz divert yaptığımızda iş değişecek. Şimdi flight plan'a gidelim tekrardan ve fix page'imize gidelim. Fix page'imize. Şimdi Huen 50 mil dedik. Abim. Hop. Geçtik artık ve fix'e gelelim tekrar. Huen hala 1.7'ye inecek. 1.7'ye girelim dostlar. Huen 1.7'ye girelim. ALS yapacağız. ALS yaklaşma. Tabii ki aslında böyle bir V formasyonunda 2 tane pisti var ama biz 11.991 fit olan pisti kullanacağız. Yeri kısa bir pist. Belki numaralı terminale bağlanıyor. Aslında iki terminal birbirinden ayrı noktada ve ikisi arasında da bu V formunun orta noktasında bir tepe var. Batgal 170 ile 350 olacak. Ve burasında biz 11 mil 5.6'da full establish olacağız. Yani 6 mil yapalım. Ve 12 mil. O da bizim ANVAP denen initial fix olacak. Okey. Evet. Bu kolay değildi. Yani işte 3 saat ilk bacak. Bu da işte 4,5 saat günü bitiriyoruz. Airport hala. Hacım. Yes, şuradan artık bulut yok. Onu kapatabilirim, şu telemetreyi. Bu weather'ı da kapatalım. Buradan flight'a gidelim ve Huen 17 olacak. IMVIP 2 alfa ile imdat transition hele sulu 1.7 yapacağız. Airport chartımız burada dostlar.
3784 fit yükseklikte deniz seviyesinden. Yani aslında deniz seviyesinin bayağı üstündeyiz. Afrika içlerine doğru kaydığımız bu noktadaki Victoria Gölü de, göl derim ama yani küçük bir deniz gibi söyleyebiliriz. Oldukça büyük, devasa bir göl. Havalimanı etrafından kuşlar, ilklerinde kuşlar var dostlar, hatırlayın Yerevan'ı sabah. Kuşlar bize merhaba demiştim. Uganda'nın zaten tek uluslararası dünyaya açılan havalimanıdır. Burada Atis, Grand ve Tower frekanslarını görüyorsunuz. ATC olsa bağlanırdık. İşte bakın R formunda 2 tane terminal var. Bence de öyle CRX, bence de öyle. Tolis'in kokpiti gece tamamdır. Gündüzünden iyidir o kesin. Tabii kesiş yollar 12.30'la 17.35. Bizim operasyonumuz için uygulanan 17.35. Bu terminal 2'ye gider. Genelde genel havacılık uçakları. Ana terminal uluslararası, terminal 1. Bakın ne diyor? All surface movements of the aircraft on the maneuvering area is subject to ATC. ATC'den izin almadan manevra yok diyor. Ee, 12.30 pistinde bakın pist ışığı yok. 17'de Papiler, Hill ve Hills'lar var. Burada Mills var. 3 derecelik Papi var. Papiler soldaymış. Landing beyond threshold mesafe işte 1700 metre. Burada 2167 metre. Bizim landing performansa baktığımızda zaten compute yaparsak ihtiyaç duyduğumuz predictive landing distance 1972 1370 required 1372 metre ki bakın burada 2167 bu tam sınırda mesela 12'de bizim istediğimiz 17'dir. 17'de 2167 ve glide slope'la 3340. Burada oldukça yeterli mesafemiz var. Genişlikte 45 metre. Low visibility prosedürler var. Take off'ta runway visual range var. Limitasyonlar. Şimdi Uganda köyünde bir atıcı online olsa bizi yaklaştırsa. Keşke. Şimdi benim bildiğim Aslan Hoca burada olsa o daha iyi cevaplardı. Belli seviyedeki ATC'ler başka yerlerde de belki açabilir. Misafir ATC gibi. Ki oluyor bu etkinliklerde. Batsim'de olur en azından. Şimdi tabii katı kurallara bağlı. Bir kere o divizyonun bir üyesi olman lazım. Ama etkinliklere özel oluyor. Mesela Krusty Pond'da olduydu işte. Mesela Oceanic bölgeleri kontrol için ATC çağrısı yaptıydı. Hani illa oralarda olmana gerek yok. Başka divizyonda olup da orada gidip görev alabilin. Çağrı yapmışlar. Hatta briefing, küçük bir eğitim vereceklerdi. Yes, biz İmt'ten geleceğiz. İmtat 6600. Minimaları görüyorsunuz burada. Sonra ILS Zulu yapacağız ki burada tabii Mist Approach da bizi aslında bir nevi meydan turu atıp Unpon'a getirip buradan Anlop'a bağlayıp indirir. Ama biz İmtat'tan geleceğiz transition ki İmtat'ta bakın bir hold noktası var. Ki İmtat'ın bakın 261.081 burada 5700'ün altında olmamak lazım. Ama tabii ATC'nin iznine tabi bunlar biraz. ATC yoksa zaten karar bize ait. Bir de neye dikkat etmemiz lazım? Eğer işte IVAO'da tur bacağında, uçuş bacağında belirtilen bir kısıtlama, bir limit varsa ona dikkat etmemiz gerekir. Yes, Echo November 705 glide slope yakalayacağımız 5600 feet, final approach 471, localizer da 110.7, decision altitude 4000 feet. Girelim onun performansa.
Geri geldim dostlar. Yayından koptuk. Çünkü internet gitti geldi. Evet, buradan 10-13'müş. 10-13'müş orada şeyimiz. Temperature'ümüz 26. Rüzgar 200'den 10 knot. Transition 13.000 level. Altitude 12'dir. Onu 13 yapalım. Allah Allah. Ya bizim herhalde memlekette bir sıkıntı olur. Bir şey olur. At gider gelir. Landing'i kaç vermişti? 136. Ama rüzgar 10 knot. 5 ekleyelim. 141. Yanlış yere ekledik. 141. 12.000 transition'dır. Altitude. Transition level'ı da 13.000 ekleyelim. Full flap ineceğiz. Tamam, şimdiden bu ayarı yaptık. Tabi uçuş sırasında alçalmaya başlamadan önce yeniden kontrol ederiz dostlar. Bu arada tabii doğal olarak koptuğum için acaba Twitch düzeldi mi dostlar? Bir Twitch tarafına bakabilecek olan var mı? Yani acaba yayın var mı Twitch'te, merak ettim. Şimdi bir koptuk geldik ya. Belki düzeldi orası. İstemeden, çünkü o kopukluk oldu. Yok. Orası düzelmedi ya gene. Herhalde total bir kopma ister. Neyse dostlar, orayı da çözeceğiz. Orayı kullanan arkadaşlar da var çünkü aktif. Oralara daha aktif olan. İnternet ve olanaklarım imkan veriyor. Neden orada da yayın yapmaydım? Evet, ne tatlı şu görüntü. Gün batımı çok tatlı. Yes. Şimdi dostlar, Top of Descent'e doğru ilerliyoruz. Ne zaman Top of Descent? 16.42'de. Yani kaç dakikamız var? Yaklaşık 1 saatimiz var. Sevgili arkadaşlar, bu Descent'ten önce bir mola yapalım. Gelin hep beraber gidelim, bir kahve, çay, belki bir şeyler atıştıralım. Böyle bir auramızı değiştirelim ve tekrardan gelip konsantre olup alçalmayı başlatıp inişimizi gerçekleştirelim. Anladım Siyari. Sanırım devam eder sonra. Neyse, çözeceğiz. Teşekkürler kaptanım. Teşekkürler. O zaman dostlar, bir daha bakayım, doğru mu baktım? Bir daha kontrol edeyim. Top of Descent'e. Top of Descent 16.42'de Top of Descent diyor. Saat şu an 15.45.
O zaman biz gelin 45 dakikalık bir mola yapalım. Şuraya da böyle ayarlayayım. Yes. O zaman 45 dakika sonra görüşürüz dostlar.
A0001 back to cockpit. Kaptanlarım yeniden kokpitte sizlerleyim. Oh, yani şu an 3-4 tane uçak var. Bir tanesi indim. Camera saved. Evet. Kokpite geri geldik. Alçalma noktamıza az kaldı. Up of Descent'e artık güneşi de batırdık. İçerisi faydalı aydınlık. Biraz loş yapalım. Anca böyle daha iyi. Son durum ne? Evet, önümde bir uçak var şu an ilerleyen. Bir de arkamdan gelen var. 10-14 olmuş. Metar bilgimiz 10-14. Sıcaklığımız kaç derece? Tabi biraz düşmüştü. 1 derece düştü. 25 derece. Rüzgarda 200'den 10 knot. Rüzgarda değişiklik yok. Transition level ve baromuz 4000 miydi? Bir check edelim baromuzu. ILS Zulu 17. Decision altitude, evet 4000, baromuz 4000 dostlar, tamam. Şimdi farzı mihal bir senaryo yapalım. Descent ile ilgili. Mesela diyelim ki şu an biz Napro'ya giderik. Yaklaşık 40 mil var. Mesela IMVIP'ten, ki IMVIP ve Napro arası 44 mil. Şöyle yapalım, fix diyelim. Boşta fix yok ama tamam, bunu silebilirik. IMVIP, afiyet olsun, iyi kargo hizmeti. Biz değerli yolcularını memnun etmek için daha da çok çalışacak. IMVIP daha çok memnun etmek için daha da çok çalışacak diyeyim. IMVIP 44 demişti. Mesela 34 mil diyelim. Radius. Sonra buraya gelelim. Bakın bir tane fixler ama biz onu bir saniyecik erase'leyelim. Tekrardan gidelim fix'e. Biraz daha geriye alalım biz onu. IMVIP ...60 desek... ...ya da... ...70 diyelim... ...tamam... ...bunu fix diye ekleyelim oraya mesela... ...sonra flight plan'a gelelim... ...buraya gelelim... ...burayı diyelim ki... ...360'da geç... ...yani IMVIP'ten işte 60 mil kala... ...360'a gel... ...geldi... Altitude error verdi. 370 diyelim. Hepsinde altitude error verdi. Çünkü bu da top of descent noktası verir orayı. Insert diyelim. 370'a girdi. Yani şu an hesaplama ve örnek biraz ters oldu ama sonuçta şurada esas olay nedir? Bir noktaya şu kadar gala, şu noktadan şu kadar önce şu yükseklikte ol gibi bir şey derse bunu FMC'den bu şekilde yapabilirsiniz. Onu gelip fix diye gelip fix olarak tanımlayıp girebilirsiniz. Şimdi tabii ben orayı clear yapacağım.
ve rotamızı yeniden düzenleyelim dostlar. Evet, top of descent'i çektik. Ya da işte Napro'da 3-6 geç derken şuradan mesela gelip altitude constraint yapıp deneyebilirsiniz. Veya bunu ne için yapalım? Bir başka nokta için yapalım. Mesela ok molu 1.70'da geç der. Ama biz bunu buradan altitude constraint'ten, speed constraint'ten ekleyip eğer bir restriction alırsak buradan halledebiliriz. Katanın bu arada bu hafta yüksek ihtimalle PMDC'si çıkacak. Evet, PMDC 737 24 versiyonu yakındır. Eli kulağındadır bence de. Çünkü pre-release'leri yaptılar. Büyük yayıncılara da verdiler. Takip etmedim ama nasıl gider bilmiyorum. Sorunsuz gibiyse zaten hazır olduğunu teyit ederseler yayıncılardan gelen feedbacklerle muhtemelen kaptanın dediğin gibi çıkacak. Yani PMDC bir nevi Phoenix ne ise Microsoft'ta Airbus ayağında, PMDC de Boeing ayağında herhalde öyledir. Ama tabii orada iFly da var. 777 Max anlamında. Ama PMDC herhalde, yani iFly sanırım o kadar eski bir firma değil. PMDC çok köklü, yani 2004 Flight Simulator 2004'ten beridir ben bilirim ki belki daha öncesi de var. Yani Phoenix yokken bile vardı o. Peki bir soru, Flight Simulator 2004'te Airbus ne uçardık? Ne vardı dostlar? Hatırlar mısınız? Uçanlar var mıydı? PSS vardı. Phoenix Simulation Software. Phoenix. Phoenix değil, Phoenix. Hiç PSS Airbus'larla uçan var mı? Flight Simulator 2004. Yaklaşma chartımızı açalım. Evet, IMTAT'ta 6600 mi diyor? 6600 above diyor IMTAT'ta. Yüksek gibi görünebilir ama unutmayın, pist deniz seviyesinde değil dostlar. Pist deniz seviyesinden oldukça yukarıda. Ne kadar yukarıda işte. Şuradan görüyorsunuz. Bakın Airport Elevation 3782 runway 3779. Aerosoft vardı, Wilco vardı. Ama Flight Simulator 2004'te bir daha PSS vardı. PSS. Phoenix Simulation Software diye kısaltması. O zaman 6600'e çekelim. Altitude'umuzu. 6600 mü 6500 mü? 6600 tamam. Zaten 6600 ve above'dır. Evet, 30 mil aldı yaklaşık. Tabii böyle gözü çok yorar. Wing light'ları açalım. Bak gene böyle daha iyi.
Tabii şu an dostlar hava sahası olarak artık Uganda'dayız. Yani şu an Kumiyane şehrin üzerinden geçeceğiz. Yoga nehrine çok yakınız ama şöyle şu tam da baktığımız yöndedir aslında. Ama tabii gece şartları malum. Görüş alamıyoruz. Yani uçağın dışına çıkarsak da evet işte göl burada. Böyle kendini belli ediyor şu taraf burada. Bu tabii hangi göl? Kyoga Gölü değil, daha gelmedik oraya. Bu Bisina Gölü'dür. Altımızda ne kadar yayınlabildiğini bilmiyorum tabii gece şartlarında ama birazdan Kyoga Gölü'nden geçeceğiz ve ilerleyeceğiz. Birazdan Entebbe için alçalmaya başlayacağız. Umarım bu uçuşun keyfini çıkarmışsınızdır. Yerde hava durumuna baktığımızda, son hava koşullarına baktığımızda dostlar, son meteor bilgisine rüzgarda bir değişiklik yok. 210 knot, görüş 10 kilometre, biraz 2500'de ve 2700'de, hatta 2700'de CB var. 25 derecelik bir hava sıcaklığı, mahalle altimetremiz 10-14 ve bunun dışında başka da bir belirgin bir durum yok. Yani hava aslında son derece güzel ki tropik bölgede olduğumuzu unutmayın. Dolayısıyla her zaman bir miktar bir bulut olur ama sorunsuz bir iniş bekliyoruz. Tek yapmanız gereken arkanıza yaslanıp inişi keyifle izlemek. Önümüzde bir trafik var, EasyJet. Onunla konjesyon olmayalım. Olmayız ya, rahat separasyon olur. Oldukça önümüzde çünkü. Evet. Tikası blow yapalım, blow. Evet. Entebbe iniş için alçalmaya başladık. Bu meydan bölgenin yapısı gereği biraz dikkat gerektirir dostlar. Coğrafya değişir. Gündüz şartlarında olsaydı daha net göreceğimiz bir çöl tonlarından tropik yeşillikler, kuru havadan yoğun neme, malum göl, düz arazilerden Rif Vadisi yumuşak tepelerine geçiş yapıyoruz ki buradan ayrılış yapacağımız uçuşta mutlaka gündüz yine olacak. O muhteşem manzaraları sizlere aktaracağım. Entebbe, Afrika'nın en büyük göllerinden biri olan Victoria Gölü'nün kuzeybatı kıyısında yer alıyor. Final yaklaşmamızın büyük kısmı göle doğru olacak. Kullandığımız pist itibariyle göl tarafından değil, gölün karşı tarafından geleceğiz. Şehir tabii ki Entebbe, Uganda'nın eski yönetim merkezi. Modern Kampala'ya komşu, daha sakin ama çok yeşil bir yerleşim. Tropik iklimi nedeniyle yılın büyük bölümünde yoğun bitki örtüsü görülüyor. Havadan baktığımızda aslında uçsuz bucaksız bir yeşil okyanus gibi. Entebbe Uluslararası Havalimanı Doğu Afrika'nın en önemli giriş kapılarından biri. Operasyonel olarak oldukça ilginç bir meydan. Her ne kadar teknik olarak iki pist de varsa uluslararası olarak tek pist 17-35 doğrultusunda operasyonlarını yapıyor. Hem sivil hem askeri operasyonların ortak kullanımında, dolayısıyla sürekli aktif. Çoğu zaman ki biz bugün onlardan biri olmayacak, yaklaşmalar göl üzerinden olduğu için aslında pilotlara gerçek anlamda bir lake approach hissi yaşatıyor. Meteorolojik olarak hızlı bir değişime tabi bölge. Nem yüksek olduğu için aniden gelişen cumulonimbus kümeleri ve kısa süreli sağanaklar normal ki şu an sağanağımız yok ama 500 miydi yoksa 4500'de evet 2700'de bir cumulonimbusumuz var FIF seviyesinde. Bulut tabanı zaman zaman alçalabilir ama bugün şu an için gayet iyi görünüyor. Rüzgarlar da oynak. Göl yüzeyinden gelen sürpriz bir rüzgar değişimi
finalde işleri biraz sıkıntıya sokabilir. Bakalım bizi ne karşılayacak. ATC olsaydı daha da iyi olurdu. Radar vektör yaklaşmaları da gerçek hayatta yaygın olarak kullanılıyor. Ama ATC şu an için yok ve muhtemelen olmayacak da. Dolayısıyla kendi kendimize chartlarda yayınlanmış prosedürlere göre şu an alçalmamızı, daha sonra yaklaşmamızı yapıp inişi planlıyoruz. Evet, şu an Descent Path'a 10 numara oturduk. Rüzgar kaç knot'tır? 10 knot. Şu an 10 değil, 10 knot verir meydanda. Landing'i 136 verir. 5 eklersek 141. Biz kaç girdiydik? Tamamdır. Descent'e aldık. Okey. Alçalmamız devam. Minimum sektör altitude circle avail oldu. Şu an ND'de 40 range'de. 6500 6600 fite doğru şu an alçalıyoruz. Full establish'imiz işte 5600'de olacak. Bir mesaj geçelim. Entebbe traffic Air Carrier 837 passing intersection IMVIP next optimal and executing IMVIP 2 Alpha procedure and descent via star. Next back let's runway 17 Entebbe traffic. Evet, kanalda mesajımızı da geçtik. ...4 saat 46 dakika olmuş dostlar. Pushback'e başlayalım. 4 saat 32 dakikada aktif uçuştayız.
Evet, otorik sonra diesel noktamız var. 250'ye düşecek. İmtatta 185. Auto brake love. Evet, landing light'ı da açtık. 13.000 feet ve üzeri olduğu için 3.000 feet üzeri olduğu için 13.000 feet civarı da açabilirdik. Çünkü 10.000 genelde biliyorsunuz. Aslında above ground level'a göredir. Sayın yolcularımız, son kez kokpitten sizlere sesleniyorum. İniş için yaklaşmaya başladık. Birazdan final hattına yerleşmiş olacağız. Ve inişte 1 numarayız. Desteğiniz için teşekkür ederim. Cabin crew, prepare for landing.
Şuradan bir mental check yapalım son. Değişen bir şey yok. Okey. Landing sistemi açalım. Activate approach. Airport checklist. Barrow 1014 set. 1014 set. Seatbelt signs on. Minimum 4000. Runway condition good. Dry. Auto brake low. Upper checklist completed. Diyaris, teşekkürler Erdem Kaptanım, teşekkürler. Honey Flower, hoş geldin. Writer, kargo operasyonu pek alanım değil. Ama 777 bu fikrimi değiştirdi. Elbet kargo operasyonları da gelecek ama 2026'da. Yani şu an için bir tarih veremem. Ne yazık ki şu an veremem. Şu an zaten yakın zamanda hangara 321'i Tolis'e aldık. Yani onun bir tadını çıkaralım. Sonra sıra ona da gelecek. Approach, localizer captured. Altimeter setting. Altimeter set 1014. Biraz yüksek kaldık. Enter traffic. Air carrier 837 on localizer runway 17, 10 miles on tepe traffic. Yes, şimdi glide slope'u capture ettik. 100 above. Minimum. Yes, now we are on glide slope. Runway in sight. Kapı ışıklarını görüyoruz dostlar. Flaps 2.
Oh my god. I have got a big problem. Very big problem. And they're unique. So going around. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts fastened. We want to have to cancel our code for safety reasons. Antepe traffic, Cargo 837 going around. Antepe traffic. Çok anormal bir durumla karşı karşıyayım ve bu bize bir ders olsun dostlar. Aram kaçtı? Bakalım ona 6000 tamam. Bir anormallik vardı fark ettiğim. Dikkatimi çekti. Şimdi dostlar. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayım ki mecburum ineyim. İnmeye mecburum. Ya bu uçuşu heba edip tekrar yapamam. Ve gündüze alacağım. Gündüze aldığımda zaten her şeyi göreceksiniz. Orto. Test etmemiştim. Keşke test edeydim. Şu an sonsuz bir okyanus üzerindeyim. Bakın ciddi bir mesh problemi var. Bu Entebbe Havalimanı'nın olduğu tile berbat durumda. Yayından önce bakmamıştım. Keşke bakaydım. Şu an yayın geldi mi? Lap bir alalım. Nasıl ineceğiz bilmem. Havalimanına gideceğim.
Şu manzaraya bakın ya. Explain'ciler orta kullanıyorsanız, orta 4xp kullanıyorsanız ve tile'ı siz customize indirdiyseniz uçmadan önce mutlaka doğru çalışıp çalışmadığına bakın. Tile berbat şu an. Şu an tile berbat. Erden kaptanım, işte sorun şu ki alternatif havalimanına gidersem dünya turu bacağı sayılmayacak. Problem o. Yoksa giderdim. Bu sefer bu uçuşu bir gün tekrar yapmam gerekecek. Şu hale bakın. Belli zaten. Yani out yapayım. Bakın şurada zaten belli. Bakın kalemle çizilip kesilmiş gibi. Tile problemli. Dostlar yani bakın. Burada bir problem yok. Şurada tile yok. Ha. Havalimanı var ise en azından pisti görürsem inip bir park pozisyonu yapayım ki uçuş sayılsın. Çünkü gerçekten bu uçuşu tekrar yapmak istemem. Tamamen teknik bir sorun yaşıyoruz. Yani alçalmada fark ettim bazı noktalarda ışıklar böyle yukarı doğru gibiydi sanki. Allah Allah dediğim. Hani ilk düşündüm acaba gökdelen ya da yüksek binalar olabilir mi diye. Sonra dedim var mı bilemedim. Ya sonra bir noktada fark ettim olayı. Ama ne yazık ki çok geçti artık. Yeter ki havalimanı olsun. İyi söyledin. Aa. Ah, gitti uçuş. Yoktur meydan.
Meydan yok. Açık mı oldu autosave? Evet, 5 dakikada bir autosave yapar. Yani bakın. Şu hale bakın. O zaman disconnect olalım, bir deneyelim şansımızı. Bu acaba olacak mı onu merak ettim. Geliyorum dostlar, şuradan çat diye kapattım biliyorum ama bir şansımızı deneyelim. Output resources. Evet, yoksa gidecektim şeye, nedir adı? Divert edecektim. Ama gerçekten yani bayağı bir yemek ettik ve bir şekilde tamamlamak istedim. Çünkü böyle çok uzun geçen bir uçuş bacağının ardına o bacağı tekrar uçmak gerçekten kolay değil dostlar. Diversion'ı işte saymıyorlar. Saysalar Kuven'den başlatayım bari. Burada tamam. Bir dakikacık. En tepeden başlatalım bari. Haydi bakalım Tolis. İnşallah çalışır. Bak şimdi tamam her şey. ICS panele gelelim.
Mini go around yapayım. Please stay your seat and fasten your seatbelt. And also make sure İşte Tolis Power. that ongoing trays are in their full operant position. If you are seated next to an emergency exit, please correct Erden Kaptanım sağ ol ya. instruction card Bak Erden Kaptan Microsoftçu ama Tolis'i ne kadar iyi bilir. Bravo. function described. In the event of an emergency, please ask the flight attendant to reset. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the sighted aircraft, including the lavatory. Tampering with, stamping, or destroying the lavatory smoke detector is prohibited by law. Yani aslında manzara bu. Gayet güzel. Şimdi gelin tekrar gerçeğe alalım da orijinalini asıl bitirelim. Hesitate to ask one of your flight attendants. Herhalde sayarlar ya. Umarım sayarlar uçuşum. Camera saved. Tabii illaki bir şeyler değişti dostlar. Toparlayacak merak etmeyin. Zaten ben uçayım da başıma bir şey gelmesin şaşarım. Nedir bu çektiğim anlamadım. Hep bir sınav, hep bir sınav. Ama bu sınavları sizlerle birlikte geçiyoruz dostlar. Sizin desteğiniz burada çok büyük bir etki doğuruyor. 2000. Bu arada tabii bittiği işime bakalım. 10-14 tamamdır. 210'dan 5 lat. İyi. Artı 24 derece olmuş. Biz kaçtık? 21. Tamam. 10-14 değil. Okey. Tamamdır. Orto for XP. Binde bir yapar böyle anormal yüklemeler. İşte o yine başıma geldi. Ama kabahat tabii bende maalesef. Kontrol etmeyin.
Kontrol etmemiz lazımdı uçmadan önce. Yani auto ya da map enhancement'te böyle problemler pek olmaz ama Autopor XP ile özellikle tile indirdiğinizde bu yaşanabilir dostlar. Ünlü kaptanım, bu arada scriptleri denedin mi? Throttle Quadrant için. Şimdi meydan adam gibi göründü orada. İşte meydan burada. Denediğinde olmazsa yaz kardeşle bakarım. Okay. Vallahi bakın, o kadar iyi bir özellik ki krono bile çalıştı kaldığı yerden. Her şey son olduğu yerdeki gibi. Up to full flap inecek. Gear down. APP, localizer captured. We've already started our descent to the airport. We expect to land on time and schedule. We wish you a pleasant stay, and we hope to see you again very soon. On behalf of all of our crew, thank you for choosing our company as your airline today. İşte bu ya, görmemiz gereken manzara bu. Teşekkürler. Speed Manage'da gidelim. Flap full.
Flight slop captured, full established. Entebbe traffic, Air Carrier 837, full established runway 176 miles. Landing checklist please, Eka memo, landing, nabali, and cabin ready. My airplane. Approaching 17. Above. Continue. 300. Minimum. Continue. 200. 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30. 20. Retard. 10. 5. 4,000 feet remaining. Welcome to Entebbe. Teşekkürler Neo Sirius. Ladies and gentlemen, welcome to your destination. For the safety and comfort, please remain seated secure. Entebbe traffic, Air Carrier 837, vacated runway 17. And fasten seatbelt sign. It will indicate that we have parked at the gate, and that is the space for you to move about. On behalf of the airline and the entire crew, we would like to thank you for joining us on the flight, and we are looking forward to seeing you on board again in the near future. G'ye göre. Skala G'ye göredir. G skalasının şu an kaç oldu aklıma değil kaptanım.
Evet, kalkışta bir trafik var. Brake falan açmamızı istedi. Kronoyu durduralım. Brake fanı kapatalım. APU'muz çalıştı zaten. Hava yıldır. Evet, 5 saat sürdü vallahi, öyle böyle. 5 saat. Evet, apron ufukta göründü. Replay'imizi de yapıp yangını kapatacağız. Buradan girelim aprona. Cross Afrika etkinliklerinin göz bebeğidir burası. Mutlaka yer alır. Yani çoğunlukla bu havalimanı da etkinliklerde bir destinasyon olur. İyi bakın, otoda bile, yani lazım map enhancement'te bile bir mesh problemi var. Gitmez uçak. Bizim marşalar bekler, oraya gidip park edelim. Okay, parking brake set. İpi zaten hava yıldı. Light'ı da kapatalım. SP10 numaralı ve 2 numaralı motoru kapatalım. Bulletimizi açalım. Beacon'ımızı kapatalım. Seatbelts'i kapatalım. 1-2 dakika bekleyelim. Ondan sonra replay'imizi yapacağız dostlar. Vay be, ne malzeme. Terledik ha. Açmadın mı Blidi? Açtım. Tamamdır. Brake fan gene verdi. Neredeki sorun? Brake verir. Sol tarafta.
Park alanına geldik. İki bacağı bir şekilde tamamladık dostlar. 3 farklı hava sahası, daha doğrusu 3'ten fazla farklı hava sahası. 3 ülkedeyim. Ermenistan, Mısır ve Uganda. 3 farklı kültürü, 3 farklı coğrafya. Tolis kesinlikle bir daha neden çok iyi olduğunu bize kanıtladı. Muhteşem bir iş çıkardı. Hem uçuş anlamında hem de yaşanılan bir sorunda kaldığımız son noktaya geri gelme anlamındaki bu özelliği de bana hatırlatan Erden Kaptan'a teşekkür ederim. Evet, stresli ve gergin geçen başlangıç ve son. Bugünün yani bu yayında hem başlangıcımız hem sonumuz biraz stresli oldu. Bugünkü uçuşlara dostlar yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Kemerlerinizi çözebilirsiniz. Uçuş resmen tamamlandı. Birazdan replay'e geçeceğiz. Nereye kaydeder? Bakayım bir dakikacık söyleyeyim. Bulursam tabii hiç daha önce bakmadım ha. Plugin'de mi acaba? Sasıl'da mı? Yok, datada ne var? Output. Output olabilir mi acaba? Background card. Bakacağım kaptan. Tam plugins de Tolis data içine atar. Şaka gibi. 7 megabayt. Plugin klasörü var. Onun içinde de Tolis data var. O data içine atar. Yani şu an benim sahip olduğum 3 uçak modeli var. 319, 20, 21 bunların toplamı şu an sadece ve sadece 40 megabayt. 40 megabayt. Nasıl ama rakam? Muhtemelen her uçuşta açtığımda yeniler. Çünkü şey var. Bak iki şurada ICS panelde startup'ta bak 2 tane var. Autosave ve current situation. Yani 2 tane file var şu an görünen. Bu ikisi var. Bunu her bir uçak için yapıyor. 319, 20 ve 21. Toplamda 40 megabayt. Yani hepsi 19, 20, 21 mevcutları 40 megabayt. Ki 5 dakikada bir autosave. Allah'tan 5 dakikada bir, 30 dakika olsaydı ya da 1 saatte bir, bu ne kadar geri gelirdik. Yani hayat kurtarıcı. Ben bir kere daha oldu başıma bu. Online uçuştu hatta. Geri gelince de devam ettim yani. ATC'ye de söyledim durumu. Problem yok dedi. Devam et dedim. Ne yapalım? Gerçek dünyadaki gibi değil bizde işte. Gerçek dünyada böyle crash verme, terrain yüklenmemesi gibi sorunlar yok. Evet dostlar, bence artık offline olup replay'imizi yapabiliriz. Minimum 100 above.
şu görüntüyü çok severim. 200. 190, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, Erdem Kaptan teşekkür ederim. İyi istirahatler. Görüşmek üzere. Bir de dışarıdan izleyelim. Evet dostlar. Böyle gidelim. Yes. Ve uçuşumuzu kapatalım. Pilot kaptanım. Görüşürük. Sizlere de iyi istirahatler. Çok teşekkürler kaptanım. İyi ki varsınız. Evet, park alanına geldik. 2 bacarığı tamamladık dostlar.
Bir sürü badireler atlattık ama günün sonunda Entebbe finalini de tamamladık. Bugünkü uçuşta benimle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Yorum, beğeni ve yayına verdiğiniz her türlü destek çok değerli. Bir sonraki World Tour bacağında tekrar buluşmak üzere. Uçuşumuz resmen tamamlanmıştır. Hoşça kalın.